Öncelikle yıllardır beklediğim fırsat bu. Yıllardır bir gün bana da Mehmet abi soracaklar diye bekledim. Şimdi gerçekleri söyleme vakti geldi. Çok güzel soru. Şu an belki de Türkiye'de binlerce insanın merak ettiği bir soru. Kim bu adam? Mehmet Yıldız kim? Şimdi bunu en iyi cevaplayacaklardan biri benim. Mehmet Yıldız kendisi müvekkilim olur. Mehmet Yıldız benim abimdir. Ana baba ayrı abimdir yani. Mehmet Yıldız 15 yıllık en yakın dost ve kardeşim. 10 yıllık da hocamdır. Yani bizim toplam aslında geçmişimiz ortalama bir 25 yıla dayanıyor. Yani gerçekten Türkiye'de bunu bilmeyen varsa hala iki elini başının arasına koyup düşünmesi lazım. Mehmet Yıldız dertli bir insan ya. Vallahi çok dertli bir insan. Şimdi normalde videoyu izliyorsun, Mehmet abi dersi veriyor. İşte ondan sonra belki hayalle bağlantın bir nebze kesilir. Fakat gel de burada gör. Mehmet Yıldız hizmeti çocuğu gibi görüyor. Yani bir çocuk yetiştirir gibi ilmik ilmik. Yani bana diyorum ki mesela ne verseler bu kadar gençliğimi feda edebilirim. Bana 50 tane apartman verseler, 7 tane uçak verseler, 40 tane araba verseler bununla baş edemem ben. Yani yapamam. Ama bu insan belki günde 2 saat, 3 saat uykuyla ilim çalışıyor, ders çalışıyor. Daha kaliteli işler ortaya çıkartabilmek için. Bugüne kadar Mehmet Yıldız abiyi her zaman Allah'ı anlatırken, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken gördünüz. Şimdi ise bizlerin gözünden, yani Mehmet abinin en yakın arkadaşlarının gözünden dinlemiş olacaksınız. Ne mi anlatacağız? Mehmet abi aslında kimdir? Mehmet abiyi ne üzer, ne sevindirir, hayalhanemi nasıl kurdu, günlük hayatta geçimini nasıl sağlar gibi bütün soruları cevaplayacağımız bir video olacak ve oldukça uzun bir video alacak. Başlayalım. Onur Akkız, 2014 yılında arkadaşının zoruyla Mehmet Yıldız sohbetine katılan Onur, arkası dönük dinlediği sohbet anısını anlatınca gerçekten yüzünüzde bir tebessüm oluşacak. Ben Onur Akkız, Mersin doğumluyum. Yaklaşık 9,5-10 sene falan oldu hayalhanemle tanışalı. Ticaretle uğraşıyorum. Raf ticareti yapıyorum, böyle konfeksiyonlara, marketlere ya da yeni iş yeri açmak isteyen insanlar bize geliyor. Biz de o insanların iş yerlerinin ölçülerini alıyoruz. Ne iş yapacaksa ona uygun dizayn, dekorasyon yapıyoruz. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Şimdi eski hayat biraz hızlıydı bizim. Benim bir tane arkadaşım vardı. O da Mehmet abiyle KPSS'ye hazırlanırken aynı sınıfa denk gelmiş. Bununla falan muhabbet ederken baktım bu böyle hayatı biraz daha ahirete yöneltmiş yani. Ben de sordum, hayırdır dedim yani, bir şey mi? Ben namaza başladım dedi. Neyse, ondan sonrasında Ramazan ayıydı. Dedi ki ya benim bir arkadaşım gelecek, onu misafir edebilir miyiz? Yani ederiz, senin misafirin bizim misafirimiz. İftardan sonra Mehmet abiyle arkadaşmış yani. O geldi bir kafede sabaha kadar, sahura kadar bize Allah anlattı ama ben daha şimdiye kadar hiç böyle bir Allah dinlemedim yani hayatımda. Tabii o sırada şey olmadı, hani benim hayatımda bir değişiklik istemediğimden dolayı, kendim hayatımı değiştirmek istemediğimden dolayı bir etkisi olmadı ama orada bir tohum atmış içimize. Sonradan farkına varıyorsun bazı şeylerin. Ondan sonrasında o gece öyle bitti. Orada bir iletişim aldık. O sırada da ben tatile gidiyordum galiba. Beni aradı. Dedi ki ben aradığına şaşırdım açıkçası, yani beni niye arasın ki diyordum. Efendim dedim. Alo Onur sen misin dedi. Evet dedim. Siz kimdiniz? Dedi ben Mehmet Yıldız. Mehmet Yıldız dedim. Hani bir ara yaylada oturmuştuk ya dedi. Oradan işte hatırlattı bana kendisini. Dönüşte dedi mutlaka dedi gel yanımıza dedi. Olur gelmeye o esnaf inşallah var ya, inşallah gelirim abi dedim yani. Esnaf inşallah. Bak dedi gelmezsen dedi arabanızın tekeri patlasın gibisinden bir dua etmişti. Teker patlamadı dönüşte. Biraz geç de olsa gittik. Onu hiç unutmuyorum. İkincisi o süreçte işte Ramazan ayında geldiler. Bir de Kurban Bayramı'nda yine ekip böyle birilerine bir şeyler anlatma cihetiyle bizim köye gelmişlerdi. Beni de arkadaşlarım yine oraya zorla götürdüler. Ben gitmek istemiyordum açıkçası. Çünkü az önce dedim yani hayatımı değiştirmek istemiyorum diye. Öyle olunca yine zorla götürdüler. O süreçte ekipten bir arkadaş yanıma gelmişti. Hani bana adamın derdi tebliğ yapmak, bir şeyler anlatmak. Ben dinlemek istemiyordum. Adamı yanımdan kibarca gönderdim. Ondan sonra aynı gün böyle Mehmet abi yaklaşık 25-30 kişi falan vardı galiba. Ortamda yine tebliğ yapıyor. Ben de dinlemek istemediğimden dolayı şurada ekip oturuyor 25-30 kişi. Mehmet abi şurada ders yapıyor. Ben de sırtımı dönmüşüm Mehmet abinin arkasında oturuyorum. Tek başıma. Bunun fotoğrafı da var. Orada da böyle adamın dertli olduğunu az çok anlıyorsun ama işte insanın kendi bakış açısı, kendi içindeki niyeti farklı olduğundan dolayı ne o adamın niyetini görüyorsun, ne davasını görüyorsun, ne anlattıklarına kulak asıyorsun. O gün de öyle bir hatıramız olmuştu. Ondan sonrasında ilk hayale geldiğim dönem var. O süreçte hayale ilk girdim böyle. Tenkit niyetiyle girmiştim açıkçası. Girdikten sonra oradaki insanların samimiyetini görünce bir hoş oldu yani içim. Farklı bir hale büründüm.
Akşam namazı oldu. Onlar namaz kılar. Ben namaz kılmıyordum. Oturdum onları izledim yani. Sonra ders başladı. Ders de şeydi. Bence bunu izleyenler mutlaka hatırlayacaktır. Birçok gencin namaza başladığı video. Başlıklı bir dersti. O sırada oradaydım ben. O an hidayet verdi Allah. O dersle hidayet nasip oldu. Namaz o dersle oldu açıkçası. O benim hiç unutamadığım bir hatıradır. Çünkü manevi anlamda ahirete yönelik bir hayatında yaşıyor. İnsanın mesela şöyle bir örnek verecek olursak, mesela bir hastalık geçirsen ya da bir trafik kazası geçirsen bir organa ihtiyacın olsa, ben de sana o organı versem, sen beni unutmazsın hayatın boyunca. Şimdi ahirete yönelik dokunan adamları da unutmak mümkün mü? Mutlaka senin hayatını öyle bir değiştirmiş ki, onun böyle senin içinde, hatıranda ayrı bir yeri var. O cihetle benim hayatımı ahirete yöneltmemde Mehmet abinin çok büyük rolü vardır. Ondan sonrasında şimdi o gün sohbetler o zamanlar salı günleriydi. Benim salı akşam namaza başladım. Çarşamba günü hayatımı değiştirmek için adımlar attım ben. Bir de ekibin kendi arasında yaptığı cuma dersleri, özel dersler vardı o süreçlerde. Beni de misafir olarak çağırdılar. Girdim 7-8 saat. Hani böyle bir çocuk aç olur da anasının memesine yapışır ya süt süt diye. Öyle şeyler anlatıyorlar ki ben hayatımda hiç böyle şeyler duymamışım. Çok şaşırdım yani öyle şeyler duyunca. Anlattı. Bir de Mehmet abinin huyu vardır bilirsiniz yani. Böyle birisi iyi dinliyor mu dinlemiyor mu gibisinden odama ayık tutmak için durmadan soru cevap yapar. Orada beni çok kullandı. Çok sordu. Ben de her anladığımı cevap verdim. Çok sordu, her anladığımı cevap verdim. Herhalde orada da bunun algısı açık. Sorulara cevap veriyor. O cihetle bir sohbet oldu. Bizde de şöyle bir durum var. O özel ders sonraları herkesin üzerinde sorumluluklar olduğundan dolayı toplantılar yaparız. Örnek veriyorum. Fatih Koyuncu sosyal medyada nasıl gidiyor? İşte İrfan Aykut iletişim ekibinde bir sıkıntı var mı? İnsanlara cevapları güzel veriyoruz mu? Hani kardeşler bu insanlara yardımcı olmada bir eksiklik var mı yok mu? Onu tamamlamak için hani hizmetin menfaati uğruna toplantılar yapardık. Şimdi ben de ilk defa girmişim. Beni daha önce kimse tanımıyor yani. Orada belki beni sadece Mehmet abi tanıyordur. O çağırmıştı. Ondan sonrasında ders bitti. Sabah saat 3.30-4 falan bir toplantı yapacaklardı. Doğal olarak şey yaptılar. Hani misafir arkadaşları dışarı alabilir miyiz diye ricada bulundular. Diğer misafirler çıktı. Ben duydum ama çıkmadım. Herhalde duymadı dediler. Bir daha söylediler. Dediler ki hani misafir arkadaşları dışarı alabilir miyiz? Ben de dedim ki hani bana söylediğinizi biliyorum. Ben dışarı çıkmak istemiyorum. Sizi tanımak istiyorum. Sizde olmak istiyorum. Benim elimi bırakırsanız ben düşerim dedim. Benim elimi bırakmayın. Tamam dediler. Bir 9-10 senelik bir hizmet süreci var ya. Daha şimdiye kadar böyle bir şeyle de karşılaşmadım açıkçası yani. O süreçte Allah orada olmayı nasip etti. Toplantı bitti. Ondan sonrasında yine Mehmet abi ilgileniyor yani benimle. Hani yolcu edecek beni. Nasıl Onur diye sordu. Abi dedim ben hiç böyle şeyler duymadım şimdiye kadar. Allah razı olsun. Sağ olsunlar elimden tuttular yani. O cihetle böyle bir sıralamaya soktuğunda Mehmet abinin hem dünyadaki hayatındaki rahatlığım hem de ahiret cihetiyle inşallah bunu öbür tarafta göreceğiz. Dokunması çok olduğundan dolayı yere ayrı. 10 yılda birçok zorlukla milyonlara ulaşıldı. İleride hayal hanemi nerede görüyorsun? Bu soru çok tevafuk etti. Dün biriyle konuşuyordum. Şimdi Mehmet abi ilk hizmete geldiğinde ben hizmet bilmiyorum, dava bilmiyorum. Ama Mehmet abinin de hep şey vardı. İleride bir gün çok güzel gençlik merkezlerimiz olacak, külliyelerimiz olacak. O bunları söylerken ben diyorum ya bu neyin hayaliyle yaşıyor diyordum yani. Hiç inanmıyordum çünkü böyle şeylerin olacağına. Çünkü 280 metrekare bir yerdesin, Mersin'desin. Mersin gibi bir yerde insanlar buna ihtiyaç duyacak da, gelecek de, dinleyecek de, hayatlarını değiştirecek de böyle. Açıkçası Mehmet abinin o gayesinin hep böyle hayal olduğunu, kendisini avuttuğunu hissetmiştim. Yani olmaz diye bakıyordum yani. Ama belli bir zamandan sonra, hele o geceden sonra, o arsayı aldıktan sonra biz şehir şehir gezdik. O arsada o inşaat 4 katlı gençlik merkezi olsun diye 3 sene, 3,5 sene o inşaat bitsin diye uğraştık. Van'dan Antalya'ya kadar çoğu şehre gittik. Kermesler yaptık. İnsanlara derdimizi anlattık, davamızı anlattık. O medrese bittikten sonra inanç arttı. Çünkü hani Allah vermiş ya, verdiği vereceklerinin aslında bir delili gibi oluyor. Yine İstanbul'da 200 metrekare bir yer açtık. Orada biraz hizmet ettik. Ondan sonra şu an İstanbul'da bulunduğumuz, Şişli'de bulunduğumuz o 6 katlı medreseyi nasip etti. Hamdolsun. İleride nerede görüyorum? Şimdi bu kadar kısacık bir zamanda milyonlara ulaştırdı Allah bizleri. Böyle her şehirde olan bu Mehmet abinin bir duası var ya Yar-ı Sadıklar diye. Yar-ı Sadıklar geldikçe belki her şehrin her mahallesine girecek bir hayalhanemin olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Avrupa'da olsun, Avrupa'nın her ülkesinde olsun. Şu an kısacık vakitte bunları veren Allah hani böyle hizmet kartopu böyle yavaş yavaş çığdan düşerken büyür ya. Hizmeti Allah şu an o şekilde büyütüyor ve büyüdükçe daha hızlı büyümeyi bize gösterdi açıkçası. O cihetle her şehirde olacağını, Avrupa'nın her ülkesinde olacağını ben hissediyorum çünkü sistem kurma üzerine bir hayalhanem var. Kişiden, şahıslardan ziyade. Böyle de giderse verdiklerine de baktığında Allah'ın çok şey vereceğine inanıyorum. Ek olarak inşallah biz buradayken bize de nasip olur bunları görmek diye de dua ediyorum açıkçası yani. Mehmet Yıldız kaç gün hayalhanemde? Ne zaman çıkıyor? Derslere ne kadar çalışıyor? Mehmet abi her gün hayalde. Yani bizler böyle
evle ilgilenmek için pazar günlerimizi açıkçası ayırıyoruz. Ama Mehmet abinin bir pazar günü ayırdığına çok şahit oldum mu? Olmadım. Senede belki medreseye gelmediği gün sayısı o hizmetler dışında. Mersin'deyken hayale gelmediği sayısı ya 3'tür ya 5'tir tahmin ettiğim. Her gün medresede. Derslere ne kadar çalışıyor? Mehmet abi bize ders çalışmayı da açıkçası öğretti. Sistemde nasıl çalışması gerektiğini de çok öğretti. Notlarında mesela lemalardan yapılması gereken dersler, yaptığı dersler. Ya da şualarda yapması gereken dersler, yapacağı dersler. Yaptığı dersler. Sahabe efendilerimizle ilgili yaptığı dersler, yapacağı dersler böyle sıralıdır, çok sistemlidir. Ders çalışması da şu şekildedir. Örnek veriyorum, mesela şu an Tesettür Risalesi'ne başlandı. Ama bu Tesettür Risalesi Mehmet abinin gündeminde belki en az 2 aydır, 3 aydır vardır. Orayı okur, kafasında devamlı orayı gezdirir. Her aklına geldiğinde de çıkartıp o telefonuna notlar alır. En sonunda da onları düzenleyip derse o şekilde çıkar. Genelde derse çıkacağı günlerde odasından çıkmaz, o moda girmeye çalışır. O hissiyatı yakalamaya çalışır. Çünkü bir şeyleri belki anlatmak çok kolay. Ama hissedip anlatmak en çok da tesir eden budur. O cihetle Mehmet abi derslerini çok önceden gündemine alıp hazırlığını da yolda, spor yaparken, mesela özellikle kendi aramızda böyle 8-10 kişi oturuyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, muhabbet ediyoruz. Aklına bir şey geldiğinde hemen oradan bir çıkıyor. Oradan çıkıyor derken kendisi orada da aklını oradan böyle soyutlayıp telefondan çıkarıp notlar aldığına da çok şahitler olduk. Yani dersi yaparken gündemi uzun zaman o derste oluyor, meşgul oluyor. Ders yapacağı günde o hissiyatı yakalamak için odasından çıkmıyor diyebilirim yani. Çok ciddi bir hazırlığı var yani derslere. Çünkü kainattaki en ehemmiyetli meseleler. Bunu da hem bize bakan yönü var, hem kendine bakan yönü var. Bir de o kadar izleyen var, onlara da bakan yönü olunca o cihetle çok ciddiye alır yani. Belki hayatının en çok ciddiye aldığı şeylerden bir tanesidir yani Mehmet abinin. Mehmet Yıldız nasıl geçinir? Mehmet abinin geçimi, eşi diş hekimi. Aileden de varlıklı bir aileden geliyor. Ek olarak kitapları zaten yaklaşık 20 tane falan kitabı var şu an yani. Oradan da telif gelirleri var ama şöyle bir durum var. Mehmet abinin hayatının gayesi, davası hizmet olduğundan dolayı böyle nereden ne gelirse gelsin hep hizmet uğruna harcamayı tercih etmiştir. Örnek veriyorum, bizim o Mersin'deki 4 katlıyı alacağımız süreçte bir odada bizim bir 5-6 saatlik bir toplantımız oldu. O toplantıda bir anda Allah, şu an Mersin'deki 4 katlı gençlik merkezinin olduğu arsanın satılık olduğunu duyduk. Gece girdik ki hep konuştuğumuz mevzuyu şu an yapma zamanı diye konuştuk. Hani artık fedakarlık zamanı. Konuşma değil, fedakarlık zamanı. O toplantıda Mehmet abinin artık elimizde ev varsa ev, altımızda araba varsa arabaları koyma zamanı dediğini ve arabasını feda etmesini duyduktan sonra insanlar fedanın ne demek olduğunu orada anladı açıkçası. Yani nasıl şu an bir liderlik vasfı var. Yapması gereken ne fedakarlık varsa, arabaysa araba, evse, bu onun ağzında dilindeki cümleler değil, amel ettiği cümleler. Gelir cihetiyle hiçbir sıkıntısı yok Mehmet abinin. Ama dediğim gibi hizmet odaklı, hayat, dava, gaye hizmet olunca hep ne geldiyse, ne ettiyse, içeride kimin ne ihtiyacı varsa. Bakıyor bir kardeşim, bir ihtiyacı var. Onu ona söyletmeden, pantolonsa pantolon, gömlekse gömlek, çorapsa çorap, ayakkabıysa ayakkabı, defalarca, yüzlerce, belki 100 çok az kalır ya. Ne geliyorsa bunu hizmet uğruna harcayan bir adam zaten Mehmet abi. Gelirleri de az önce bahsettiğim gibi yani Mehmet abinin davası, gayesi, hizmeti bu. Ablası zaten çok söylemiştir, bilirsiniz. Eczacı kendisi. Onunla birlikte de bir ortaklıkları var. O cihetle bir sıkıntısı olmadı yani şimdiye kadar, ben hissetmedim. Ama hep dediğim gibi o hizmetteki insanlara ya da davayla hizmetle ilgili yapılması gereken bir şey varsa en başta o vardır. Söylediği cümlede ne varsa amelde de o vardır yani Mehmet abinin. O cihetle herhalde yeterli bu cevap. Bu arada biz o gece olanları hep böyle anlatmışızdır ama bu kadar açık bir şekilde de söylemedik yani kimseye. Hiç uluslararası bir avukatla tanıştınız mı? Avukat Burak'ın da Mehmet Yıldız'la tanışma hikayesi oldukça ilginç. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Abim ismim Burak Nazlım. Sivaslıyım. Mehmet abinin tabiriyle Suvaslıyım. 3 yıllık evliyim. Bir 45-50 günlük çocuğum var. İsmi Yahya Deniz. 4 erkek kardeşiz. Bizim kendimize ait bir hukuk büromuz var. Ankara, İstanbul ve Londra'da hukuk hizmeti icra ediyoruz. Aslında biraz hukuk ihraç ediyoruz diyebiliriz yani. Hem yurt dışındaki Türkiye'ye yatırım yapacak kişilere, hem Türkiye'den yurt dışına yatırım yapacak olan firmalara hukuki danışmanlık yapıyoruz. Birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Dediğim gibi 4 erkek biraderiz zaten. Üçümüz aynı işte iştikal ettiğimiz için ofiste de böyle bir birlikteliğimiz elhamdülillah devam ediyor. İstanbul'da, Ankara'da ve Londra'da çalışmaya çalışıyoruz. Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız kendisi müvekkilim olur. Şöyle, Mehmet Yıldız abimizdir. Özel avukatlığında, şahsi avukatlığını da yapıyorum. Hem de İstanbul'daki derneğin işi oldukça dernek avukatlığını da yapmaya çalışıyoruz. Mehmet Yıldız kimdir? Valla bundan 1 yıl önce, 2 yıl önce yapsan
böyle çok güzel sohbet yapan YouTube'daki bir abi derdik ama şimdi o kısmını tamamen ön kısmını çıkarıyorum. Hakikaten abimiz yani böyle samimiyetiyle Allah razı olsun. Bize sağlamış bize o dert verme boyutuyla algılarımızı açmasıyla tamamen abim diyebilirim yani. Yani çok kısa ve öz olduğuna inanıyorum bunu. Gerçekten Allah razı olsun ondan. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Abi anımız elhamdülillah böyle çok bazı arkadaşlar var burada imrendiğimiz, özendiğimiz 10 yıl diyorlar, 8 yıldır buradayız, 10 yıldır buradayız. Onlar kadar anımız yoktur belki ama ben ilk geldim Hayal'e. Mehmet abi sordu, kardeş hoş geldin, nerelisin dedi. Sivaslıyım dedi. Aa Sivaslı mısın dedi. Sivaslıyım, anne katmer yapmayı biliyor mu dedi. İlk bizim muhabbetimiz katmerle başladı. Biliyor abi dedik. Allah'a çok şükür birkaç ay önce de eve çağırdık. Anne bir katmer yaptı. Bizim anne benden önce belki takip ediyordu YouTube'da. Ben de Mehmet Yıldız'ı dinliyorum. Ben de o tevafuk edip Mehmet abiyle tanışınca dedim annem dedim abi seni çok izliyor. Çok selam söyle dedi falan ve benim aklımda hani bir katmer muhabbeti kaldı. Bir de o ilk sarılma var ya abi Hayal'e geldiğinde. Evet. Hayal anneme geldiğinde zaten o samimi karşılamayı böyle şeyi görüyorsun. Mehmet abiyle de ayrılırken böyle bir saate yakın falan muhabbet ettik. Gel sana bir sarılayım ya dedi böyle. Çıkarken o sarılmayı unutmuyorum abi mesela. Ya dedim ne kadar muhabbet ettik, bu samimiyet nasıl oldu? Orada tamamen Allah'ın inayeti olduğunu hissettim yani bu mevzu. Mehmet abiyle anımız çok. Hani o boyutta baktığında katmer tabii çok o ama katmerle başladı diyebilirim yani. Mehmet abinin bir videosunu izliyorum. Farklı bir konu anlatıyor. Umre ile alakalı değil aslında ya da Umre'de çekilmiş bir video değil bu. Dedi ki işte Umre'deyken dua ediyorum. Allah'ım yarı sadık nasip eyle, yarı sadık nasip eyle diye dua ediyorum. Sonra bir baktım etrafta binler Mehmet var. Allah hepsiyle birebir irtibatta. Bu boyutu anlatırken o video böyle o yarı sadık nasip eyle dua ediyorum kısmı beni çok etkiledi. Böyle 3-4 defa geri aldım. Umre'deyim dua ediyorum. Allah'ım yarı sadık nasip eyle. Allah'ım yarı sadık nasip eyle. Mehmet abinin böyle ikileme şeklindeki sohbet tarzı var. Oraya belki 4-5 defa böyle geriye aldım dinledim. Ben de o dönemlerde Umre'den yeni gelmiştim. Bir insan dedim Umre'ye gidecek. Yarı sadık nasip eyle diye dua edecek. Genelde böyle hani dua edince nefsimize bir şeyler istiyoruz ya. Ya ailemize, ya çok yakınımıza istiyoruz en fazla yani böyle. Ümmeti Muhammed için dua ediyor olsak da duanın merkezi ya kendin oluyor. Maalesef yani kendi nefsin boyutuyla söylüyorum. Ya da yakınların oluyor. Ya Umre'ye gidip dedim böyle dua etmek, yarı sadık nasip eyle diye çok ya dikkat çekici geldi bana. Sonra bunu böyle düşünürken ya dedim ben de böyle hani gitsem mi gelsem onun tedirginliğini yaşıyorum. Hani bir gün ayırabilir miyim? İster istemez hesap yapıyorsun, işler ne oluyor? Zaten çok yoğun çalışıyoruz, eve bile gidemiyorum falan. Sonra o yarı sadık nasip eyleyi duyunca dedim ki ya bir insan Kabe'de dua etmiş olsun. Allah da bu duayı kabul etmiş olsun ve neticesi sen ol. Ya hedef olarak dedim hani bunu alsan kendine ne olur? Mehmet abi yarı sadık diye bir dua ediyor Umre'de. Ben de böyle bir karar almaya çalışıyorum. Allah inşallah hepimizi yarı sadıklardan etsin de. En azından o yolda bir hedef olarak onu düşündüm yani ilk buraya geldiğimde. Allah'ım yarı sadık olmayı nasip eyle diye neticede baktığında Kabe'de bir dua edildi. Bu Kabe'de edilen duanın kabulünün neticesi olabilme ihtimalim var diye düşündüm yani. O sebepten ilk böyle o bir günlük kararı almamdaki şey buydu yani. O video beni çok etkilemiş. O videodaki bir yer. Sonrasında hatta birkaç ay önce daha yeni denk geldim. Mehmet abi o konuyla alakalı hususi bir video çekmiş. Ben onu hiç görmemiştim. Umre'de böyle ihramlı falan Kabe arkasında. Yarı sadık nasip eyle diye sürekli dua ediyoruz. Ben o videoyu sonra gördüm yani. Videonun içinde geçen bir cümle bana o kararı aldırdı diyebilirim yani. Mehmet Yıldız en çok neye sevinir veya en çok neye üzülür? Bir hatıranız var mı? Derse gidersen sevinir, gitmezsen üzülür. Bunun başka şeyi yok yani. Derse gitmene ya da gitmemene üzülür, seni de üzer. O var hani tabii kesin üzer yani. Ben işten sonra Özbek'e gitmeden önce Özbek'te bir hafta kalacağımız belli olunca normalde çarşamba döneceğiz diye düşünüyordum. Cuma dönüş bileti Ülke abi gönderdi. Yani Ülke abi gidiş tarihini öyle söyleyince baktım haftanın bütün işleri kaldı. Bir hafta yokuz. Çarşamba ya da Perşembe günü belli oldu bu da. Bir hafta sonraki şeyde ben Cuma günü Bursa'da olmam lazım. Bursa'ya da gideceğim. Cuma geldi. Dedim ben mecburen Cuma günü gideyim. O da gidip 2 günlük normalde bir işti. Bir günde halletmem gerekti işte Özbek'e gideceğiz diye. Bursa'ya gittim. Gittim ama işler yetişmedi. Cuma sohbetine de yetişemedim. Yani İstanbul'a geldiğimde saat 11 falandı. 11'de de geldim. Tekrar işte sohbete yetişemedik ama bari muhabbete dahil olayım diye dışarı falan çıkardım. İşte 10 gün oldu. 10 gündür her gün söylüyor Mehmet abi. Şu gelmediğin ders var ya, gelmediğin cuma dersi var diye. O yüzden üzüldüğü şey o abi. Anı boyutuyla da bu var. Yani derse girersen, dersle alakalı Mehmet abinin en çok üzüldüğü sevindi. Bir de yemek yerken çok güzel seviniyor ya. Seviyor yemek yemeye böyle katmerler, etler falan. Daha doğrusu yemesi de değil, anlatması çok güzel yani. Mehmet Yıldız ile karşılaştığında bir olumlu, bir olumsuz anını anlatır mısın? Olumsuz anı ya, bizim çocuk oldu. İşte çarşamba günü mü, perşembe günü mü doğdu. Sonrasında eve çıktık. Çocuğun hastalık durumu var. Bir de hanım da yine hastaneden çıktı.
Çocuğun da böyle sarılıkla alakalı şeyler hiç durmuyor. Cuma günü sohbetine işte çocuk falan yeni doğdu diye ben gelemedim. Zaten 2 tane sohbet kaçırdım. Biri az önce anlattım. Ne kadar böyle şey olduysa ikincisi de bu. Sohbete gelemedim. Çocuğun o işte durumu, hanım yeni çıktı hastaneden, çocuk durmuyor falan. Sonrasında işte hafta sonu zaten gittik. Cumartesi günü çocuğu hastaneye yatırdılar falan. Yeni doğmuş çocuğu. Bir gün hastanede kaldı, bize vermediler falan. Pazartesi günü Mehmet abiler yola çıkacak diye ofisteydim. Dedim saat 10.30-11 gibi bir gideyim göreyim. Abi gittim. Selamünaleyküm abi, nasılsın dedim. İstanbul'daki medresede. Vallahi hiç iyi değilim Burak dedi böyle bana. Ama suratı görme abi, böyle o kadar sert. Bir de Mehmet abi ilk defa öyle bir yüzünü gördüm diyeyim yani. O sert tarafını böyle şey. Hiç ne demek dedi derse gelmemek dedi. Dedim abi çocuk falan. Ya dedi olmaz, bir saat de olsa gelip Allah'a ben buradayım diyeceksin. Derse gelmemek ne demek? Çok enteresan burası. O dedi derse gelmediğin cihette Allah seni tokatlar o dedi. Gelmediğin neye engel olduysa onlar eliyle tokatlar Allah, dikkat et dedi. 45-50 saniye anca görüşebildik. Bir sarıldık ama ortam çok gergin yani. Az önce de dedim ya tekne turuna ben katılmadım diye. Bunun sabahında olduğu için ben daha tekne turu falan hiçbir şey olmadan eyvallah dedim. Ama mevzu şu abi, ben o gün Cuma günü sohbetine gelemedim. 1 saatlik sohbet aslında baktığında. Kendime bakan boyutunu aldım. Seni o sohbete gelemediğin şeyler eliyle tokatlar dedi ya Allah. Ben Cuma günü sohbete gelemedim. 1 saat belki çocuktan ayrılamadım. Cumartesi günü sabah hastaneye götürdük çocuğu. Doktor dedi ki çocuğu bize bırakın gidin, ertesi gün gelirsiniz. Sarılık falan durumlar, fototerapiye girecek falan dedi. 1 saat ayıramadım diye sohbete, belki çocukla vakit geçireceğim diye orada. Bir gün çocuğu hiç göremedim. Hani onun eliyle tokatlar dedi ya Allah, ben biraz ona yordum. Yani zaten bunu yaşamıştım. Bunu Mehmet abi anlatmadım tabii. Abi zaten böyle bir olay oldu demedim. Mehmet Yıldız'ın 10 yıldır bahsettiği tantuniyi ısmarladığı şanslı kişilerden misin? Tabii. Tantuni, sade tantuni değil ya. Allah razı olsun. Mersin'in yöresel lezzetlerin hepsini tattırdılar, Allah razı olsun. Tereyağlı tavuğuna kadar yedik yani. Tantunidir, kerebiçtir, cigerdir. Bir Ünal abinin karışık çorbası var, Allah razı olsun. Odur. Ama sadece bana şu nasip olmadı. Ben hayalin içinde tantuni yemedim abi. O tantuninin en efsane olanın o olduğunu söylüyorlar. O yüzden inşallah onu da çözeceğiz. Bir o kaldı yani. Evet, en iyisi oymuş, daha iyi yemedik. O da nasip olacak inşallah. Bir 3-5 defa geldik Mersin'e ama hiç denk gelmedi. Hep de şöyle tevafuk bir gün öncesine denk geldi. Ben geldim abi dün tantuni var diyor. Dedim imtihan sebebi midir nedir yani. Öyle elhamdülillah yedik, tantuniyi yedik. Şanslı kişiler olarak o listeye girdik inşallah. Fatih Koyuncu. Yeni açılan bir medreseyi görmek için 2013 yılında hayalhaneme gelen Fatih, ilk günden bu yana Mehmet abinin yanı başında. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben Fatih Koyuncu. 20 Eylül 1983. Yani bu videonun paylaşılacağı gün doğum günüm. Kayseri doğumluyum, Kayseriliyim. Tabii biraz ilk suyu oradan içtik. Belki onun da bir etkisi var, bir Kayserilik var. Bunun haricinde Mersinli sayılırız. Çocukluğumuz, gençliğimiz, ihtiyarlığımız burada geçiyor. Evliyim, 2 tane çocuğum var. Bir kız, bir erkek. Kız Elif Lamra, erkek Musab. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Endüstriyel Teknoloji Eğitimi bölümü okudum. Okul bitti. Tabii dedim ya bir Kayserilik var. O yüzden dedim biz en iyisi ticarete girelim. Zaten baba mesleği bir işimiz vardı. O işi devam ettirdik abimle beraber. Yaklaşık babamın da çocukluk mesleği olduğunu sayarsak herhalde bir 50 yıldır bu işi yapıyoruz. Özellikle son zamanlarda, son yıllarda savunma sanayiye ağırlık verdik. 10 yıla yakındır savunma sanayiye doğrudan üretim yapıyoruz. Mesela Milli Savunma Bakanlığı'na doğrudan ürün veriyoruz. İçişleri Bakanlığı'na, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Roketsan. Bunun yanında yurt dışındaki ülkelerin savunma bakanlıklarıyla çalışıyoruz. Oralara savunma sanayi ürünleri veriyoruz, mühimmat depoları veriyoruz. Yurt içi firmalara da iş yapıyoruz. Sondaj gemilerine iş yapıyoruz. Burada Mersin'de taşıyıcı limanına gelen Fatih, Yavuz, Kanuni sondaj gemilerimize onların revizyon bakım işlerini yapıyoruz. Böyle bir ticari faaliyetlerimiz var. Savunma sanayi alanında Mersin'de nihai ürün veren tek firmayız şu an. Yurt dışına ihracat yapan da tek firmayız. Şu an Mersin'de 3 tane fabrikamız var. 160'ın üzerinde personelimiz var. Onlarla beraber ürünler üretiyoruz. Sürekli savunma fuarlarına katılıyoruz. O şekilde iş faaliyetlerimiz devam ediyor. Tabii bunun yanı sıra bizim asıl işimiz iman hizmeti olduğu için öğleden sonraya kadar iş yerindeyim. Öğleden sonra da hayalhaneme geçiyoruz. Asıl işimiz orada çünkü. Orada da gece yarısına kadar sosyal medya işlerimiz oluyor. Yoğun ders çalışma işlerimiz oluyor. Ya da oradaki inşaat işlerimiz, yeni projelerin toplantıları oluyor. Onlara giriyoruz. Oradaki Kur'an dersleri, Risale dersleri onlara giriyoruz. Onların da bir yoğunluğu oluyor. Mehmet Yıldız en çok neye sevinir veya en çok neye üzülür? Bir hatıranız var mı? Vallahi Mehmet Yıldız en çok dediğim gibi hani günde 12 saat beraber olduğumuz için bunu maalesef diye söyleyeyim en çok fitnelere üzülüyor.
İster istemez arada belli başlı fitnelere maruz kalıyoruz. Şimdi adetullah cihetiyle bu zamana kadar Efendimiz Aleyhisselam'dan beri bu fitneler hep yaşanmış. Yani geçmiş dönem sahabeler olsun, evliyalar olsun hep bir fitne içerisinde kalmışlar. O yüzden adetullah cihetiyle bunu aklen kabul ediyoruz. Ama ister istemez tabii zamanında getirdiği şartlardan dolayı bu fitneler ister istemez üzüyor bizi. Özellikle Mehmet abi bir fitne haberi çıktığı zaman, ki bu fitne haberini de biraz açayım. Biz de sosyal medyayla uğraştığımız için bunu gayet iyi biliyoruz yani. Mesela Mehmet abinin bir sohbetinden bir parçayı cımbızlıyorlar. Başka bir sohbetten başka bir parçayı cımbızlıyorlar. Onları birleştiriyorlar. Arkaya efektli müzik veriyorlar. Alt yazı yazıyorlar. Yani hiç ummadık bir şekilde bir şey örneği vardır. Biraz trajikomik bir örnek de bir ünlü anlatmıştı. Sabah uyanıyorum, gazeteleri açıyorum diyor. Akşam da erken yatmışım diyor. Diyorlar ki işte bu ünlü gece işte şurada şununlaydı. Vay be diyor, ben evde uyurken bunları nasıl yapmışım diye diyor. Ben hayret ediyordum diyor. Aynı o hesap yani, biz gecemizi gündüzümüzü hayal alemde geçiriyoruz. Başka hiçbir gündemimiz yok. Ama bir bakıyoruz bir haber çıkıyor. Ne bileyim bir video çıkıyor. Yani hiç bizle alakası olmayan, hiç bizim gündemimizde bile barınmayan bir haber. Bunlara maruz kalınca ister istemez Mehmet abinin en çok müteessir olduğu konular bunlar oluyor. En çok bunlardan etkileniyor. Bunu da hissettirmemeye çalışsa bile, çünkü dediğim gibi hani böyle konular bizim gündemimiz olmuyor hiçbir zaman. Hani gündemimiz yapmıyoruz. Bir haber çıksa bile, bir ne bileyim bir fitne çıksa bile, bir karalama kampanyası çıksa bile bunları hiçbir zaman biz gündem etmiyoruz ama ister istemez bunu Mehmet abiden anlayabiliyorum. Bazen odasına giriyorum, sormaya çalışıyorum. Yani o da dediğim gibi hani yansıtmamaya çalışıyor ama maalesef en çok bunlara üzülüyor. Çünkü insan bir yanda yani İslam adına koşturmaya çalışıyor. Bir yandan da İslam cenahından görünüp karalama kampanyası yaparak belli başlı işte fesatlar, belli başlı hasetler, belli başlı çekememezlikler. Hani bunlar tabii çok dediğim gibi gündem yaptığımız şeyler değil ama bunlarla yani asıl kaynağı bunlar olarak böyle fitneler bizi, özellikle Mehmet abiyi çok üzüyor. Bazen oluyor bütün o şeyi kendi üzerine alabiliyor yani. Mesela Mehmet abinin bir fotoğrafını alıyorlar. Bir de bir vefat eden bir İslam adına önderlik eden bir kanaat lideri, bir cemaat lideri, bir tarikat liderinin fotoğrafını alıyorlar. Altına da kendi istedikleri bir yorumu yazıyorlar. Şimdi bunu bilmeyen kişi hemen inanıyor yani. Şimdi sürekli bunlarla maruz kalıyor. Mehmet abinin işte 10 yıl önceki fotoğraf. İşte o vefat eden mübareğin işte yeni fotoğraf. İkisini birleştiriyor. Halbuki biz geçen sene o mübareğe, o zatı ziyarete gitmişiz. Ondan önceki sene öbür vefat eden yanına gitmişiz. Şimdi öyle bir fitne ki bunu yayanlar, bunu servis edenler diyeyim, biraz daha açık konuşayım. Çünkü bilinçli yapılan bir şey olduğu için bunu servis edenler bizim cenahtan, yani İslami bir cenahtan gösteriyor kendini. Öyle olunca tabii araştırmadan inanan kişiler bununla ilgili dönüşler yaptığı zaman, bununla ilgili yorumlar yaptığı zaman Mehmet abi çok üzülüyor. Ve bununla ilgili de geçen bir şey yaşadık. Çok taze. Bunu da anlatayım. Yine bizim İslami camiadan bir hocamız Mehmet abiye bu iftiralar atıldığında, bu karalama kampanyaları yapıldığında bunu görmüş. Mehmet abiyi aramış. Bunun gerçekliği var mı? Ya şimdi Mehmet abi demiş ki hocam yani böyle bir şey mümkün mü hani? Ya biliyorum olmadığını da işte bir arayayım dedim. Aradın, eyvallah, Allah razı olsun da. Yani bunun gerçekliği var mı diye bir şey sorman ne derece doğru? O da demiş ki ya işte paylaşan kişi ehli sünnet adı altında paylaşıyor demiş. Ya paylaşan kişi istediği gibi adını değiştirebilir. Neyse karşı taraftaki hocamız tabii doğru, haklısın falan filan deyip kapatmışlar. Aynı kişiler o ehli sünnet sayfası adı altında geçtiğimiz hafta Mehmet abi arayıp da işte böyle bir haber var doğru mu diyen hocaya aynı karalama kampanyasını yapmışlar. Bu hoca da Mehmet abi aramış, ya işte ben seni şimdi anladım. İşte bunlar beni tanımazlar, etmezler. Benim bunlarla hiçbir bağlantım yok. Bu anlattıkları şeylerle benim hiçbir ilgim yok. Mehmet abi demiş işte bizim de ilgimiz yok yani. Yani bunlar fitne, iftira, bizim de hiçbir alakamız yok. Biz zaten 7/24 buradayız. Biz sürekli buradayız. Bizim yani bunlarla hiçbir bağımız yok deyip yani o hocamız da maalesef yaşayarak gerçeği anlamış. Keşke böyle bir şey olmasa. Ama maalesef bu fitneler, bu karalama kampanyaları, bu cımbızlamalar Mehmet abiyi çok üzüyor. Ben şöyle düşünüyorum, yani biz dediğimiz gibi hani adetullah cihetiyle bunu aklen kabul ediyoruz. Kalben kabul etmekte bazen zorlanıyoruz. Ama tabii bu olaylar bizi şöyle etkiliyor. Şimdi Mehmet abi gündemini almamak için çok uğraşıyor. Ama yeri geliyor bu ders çalışmasını engelliyor. Yeri geliyor ders yapmasını engelliyor. Yeri geliyor hizmetteki odaklandığı bir şeye etkiliyor. O yüzden Allah ıslah etsin diyeyim ya bu fitne atanları. Çünkü hizmeti sekteye uğratıyorlar. Mehmet abi bizden ameliyat oldu ve çok zorlu bir ameliyat diye. Sakat kalma, yürüyememe ihtimali vardı. Çok da acılı bir ameliyat. Ondan sonra tabii bacağına bir makine taktılar. Yürürken
diz kapaklarını düzenli bir şekilde oynatabilsin diye. Normalde doktor evden çıkma dedi. Ona rağmen Mehmet abi geldi, yine derslere devam etti. Biz koltuk değneğiyle olmasına rağmen koluna giriyorduk, geldi derslere devam etti. Yani o süreçte bile Mehmet abinin fotoğrafını alıp yine fitneye alet ettiler. Mehmet abinin 10-15 yıl önceki bir videosunun bir kısmını bir gülüşürlerken ki, bir muhabbet ederken ki yeri kesiyorlar. Arkasına bir müzik veriyorlar, efekt veriyorlar ya da ne bileyim bizim ders esnasında, muhabbet esnasındaki güldüğümüz bir yere alıyorlar. Sanki o derste tamamıyla hani ders öyle geçiyormuş gibi. Bir sahabeden bahsediyoruz. Ders esnasında bir derse girişte bir gülüşmeler var, bir muhabbetler var. O dersin tamamına baksalar zaten attıkları iftiradan da fitneden de utanacaklar da dersin devamına bakmadan sadece o parçayı alarak vicdansızlık ediyorlar. Çok üzüyorlar gerçekten. Neyse Allah ıslah etsin ya. Mehmet abinin yıllardır belli başlı hastalıkları var. İşte bel ağrısı, diz ağrısı. Bir ara yüz felci olmuştu. Geçenlerde durduk yere gözü şişti. Bu şekilde bazı hastalıkların yükseliyor. Hastaneye sık sık gitmesi gerekiyor. Kendini çok kötü hissediyor. Oturduğu yerde oturamıyor, ayağa kalkıyor, yürüdüğü zaman ayağı uyuşuyor. Ders yapamadığı zamanlar oluyor. Gruba ders yok diye yazmak bile çok üzüyor yani. Zaten odalarımızda yan yana. Sürekli temas halinde olduğumuz için gözlemleyebiliyorum. Özellikle bel ağrısı. 2-3 güne bir bel ağrısından dolayı doktora gittiği oluyor. Diz ağrısından dolayı sürekli işte ayak uyuşması, bel uyuşması. Bu hastalıkları yüzünden şehir dışı programlarını ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalıyoruz. Yurt dışı programlarını iptal etmek zorunda kalıyoruz. Diyoruz ki hadi bir çıkalım böyle. 5 konferans yapıp gelelim. Bir bakıyoruz o hafta Mehmet abi doktora gitmesi gerekiyor. İşte beli uyuşuyor. Uzun seyahat yapamıyor. Gittiği aracı bile ona göre ayarlıyoruz ki hani daha rahat otursun. Ona göre koltuk ayarlıyoruz. Ona göre yastık ayarlıyoruz. Bunlar çok yoruyor uzun seyahatler. Uzun seyahatlerde yolda birkaç kere durmamız icap ediyor. Çünkü ayağı uyuşuyor. Ayağını uzatması gerekiyor. Bu planların bozulması, planlı derslerin yapılmaması Mehmet abiyi çok üzüyor. Çok temasta olduğum için bunlar çok dikkatimi çekiyor benim maalesef. Mehmet Yıldız kaç gün hayalhanemde? Ne zaman çıkıyor? Derslere ne kadar çalışıyor? Hemen hemen her gün hayalhanemde. Şehir dışına gittiğimiz zamanlar hayalhanemde olamıyor. Ondan dolayı hemen hemen her gün diyorum. Yani hasta olduğu günde geliyor. Bacağında o dizini rahat hareket ettirsin diye makine takıldığında da hayalhaneme geldi. Çocuğu olduğunda geldi. Evlendiği gün geldi. Günün rahat en az 12 saati hayalhanemde. Günlük kendi yaptığı ticari faaliyetleri var. Onları yapıyor. Öyle geliyor hayale. Bu 12 saatte de çoğunlukla ders çalışıyor zaten. Ders hazırlıyor. Ders yetiştirmeye çalışıyor. Sürekli gündeminde ders var. Gündeminde bir ders yok. Mesela dün 33. pencere dersini yaparken bir yandan da Tesettür Risalesi dersine devam ediyor. Oradan bir sahabe dersine başlamış, ona devam ediyor. Oradan bir peygamber hayatı dersine başlamış, ona devam ediyor. Yani aynı anda 3-4 tane derse başlayıp hepsiyle ilgili ilerletiyor ve hangisi biterse de ona göre dersi yapıyor. Gelenler oluyor şehir dışından, yurt dışından, onlarla muhabbet oluyor. Bizle beraber yaptığımız muhabbetler, dersler oluyor. Bahçeye inip bahçede yaptığımız dersler oluyor. Hep böyle derslerle ve muhabbetlerle geçiyor. Mehmet Yıldız neden fotoğraf çekilmeyi sevmiyor? Mehmet Yıldız fotoğraf çekilmeyi sevmiyor çünkü fotoğraflarda güzel çıkmadığını düşünüyor. Tabii öyle bir şey yok. Yani şimdi neden sevmiyor? Aslında fotoğraf çekmeyi sevmiyor değil. Konu fotoğraf çekilip çekilmemek değil aslında. Gelen kişilerin o kadar hakikati bir yana bırakıp o kadar dertlenecek şey varken bir fotoğrafın derdine düşmesi aslında Mehmet abiyi çok üzüyor. Ondan dolayı istemiyor. Yoksa biz fotoğraf çekiyoruz. Mehmet abiyi de çekiyoruz. Derslerden sonra çekiyoruz. Konu fotoğraf çekilmek değil. Konu ay değil de bir Mehmet abiye denk gelmiş. Hani oturup bir muhabbet etmek, bir tanışmak, bir derdini paylaşmak varken tutup hemen bir fotoğraf çekebilir miyiz diye bütün hakikati ezip işi şahsileştirmek, işi kişiselleştirmek. Bunlar Mehmet abinin üzüldüğü şeyler aslında. Buna çok üzüldüğü için tepki veriyor. Çünkü dediğim gibi biz hem şehir içinde hem şehir dışında hem yurt dışında hep beraber olduğumuz için tam böyle bir yere gidiyoruz ya da bir yerden geliyoruz ya da bazen çok yoğun olduğumuz zaman oluyor. Hani gelip bir selamünaleyküm demek yerine daha selam demeden abi fotoğraf çekebilir miyiz? Hatta böyle direkt fotoğrafı tutup gelenler oluyor. Onun tepkisi ona yani. Binlerce dakika dersi anlatılmış. Ve bu derslerde de bu hayatın en önemli odak noktası iman olduğu anlatılmış. Belli başlı dertlerden bahsedilmiş. Buna rağmen hani Mehmet abiyi görüp de aklına fotoğraf geldiği için kişinin o yüzden Mehmet abi biraz tepki gösteriyor. Yoksa dediğim gibi mevzu fotoğraf çekmek, çekilmek değil yani. Beraber dert çekmediği adamla beraber fotoğraf çekmek de istemiyor. Asıl konu bu. Mehmet Yıldız nasıl geçinir? Şimdi bu mahrem bir soru aslında da hani çok yorumlarda gördüğümüz için herhalde siz bunu sorma ihtiyacı duydunuz. Ben şimdi Fatih Koyuncu. Yani benim bir şirketim var. İşte şu kadar çalışanım var. Yani olmadı şey mi yapalım yani bütün yılın mizanından ne sattık ne kazandık onları mı sergileyelim? Yani bu kişilerin kendi şahıslarına has bir şeydir yani. Mal varlığımı kimseye gelir beyanı yapmak zorunda değilim. İslami olarak da kimsenin kimseye ne kadar geliri olduğunu, nereden ne kazandığını söyleme, beyan etme zorunluluğu da yok. Cevap verir
verilmemesi gereken bir soru da neyse, dediğim gibi madem çok yorumlarda merak ediliyor ondan dolayı cevaplayayım. Şimdi Mehmet abinin en başta zaten yıllardır süregelen ailesiyle yaptığı ticaretler var. Alsatlar var. Mesela Mehmet abi yıllardır zaten arabalardan da çok iyi anlıyor. Ben bile geçen araba aldım. Almadan önce Mehmet abiyle sürekli istişare ettim. Hani hangi araba daha uygun, fiyat performans hangisi daha iyi? Şimdi alsam ileride satacak olsam değere düşer mi düşmez mi? Zaten eskiden beri, yani hayal ve öncesinden beri süregelen belli başlı background'ı var yani. Bunlarla ilgili zaten yıllardır alsat yaptığı için bilgisi var. Bunun haricinde kira gelirleri var. Zaten uzun yıllardır ailesinden de devam eden. Ailesiyle de belli başlı alsat ticaretleri yapıyor. Eşi diş hekimi, kendisi zaten matematik öğretmeni. Onun haricinde kitaplarla ilgili telif gelirleri var. Yani 20 tane kitabı var. Bu kitaplarda sürekli yurt dışında bile satılan kitaplar. Özbekistan'da en çok okunan kitaplar arasına girmiş. Aynı şekilde Avrupa'da en çok okunanlar arasına giriyor. Dün mesela haber geldi. Kazakistan'da Mehmet abinin kitapları basıma başlamış. Bu kitapların yurt içi ve yurt dışı telif gelirleri var. Bu telif gelirlerinden dolayı bir geliri var. Zaten o telif gelirlerinin de kendiyle ilgili ihtiyacı olan alıyor. Kalanı yine hayalhaneme bırakıyor. Çoğu gelirini. Hayalinde çünkü sürekli ihtiyaçları oluyor. Büyük bir kısmını da hayalhanemdeki kardeşlere hediyelerle bitiriyor zaten. Ben alışveriş yapmayı çok sevmeyen biriyim. Hatta hiç sevmeyen biriyim. Öyle olunca Mehmet abi sağ olsun benim alışverişim bile yapıyor, bana hediye ediyor. Mesela MY Collection'dan giyiniyorum. Biz kendi aramızda MY Collection diyoruz. Hayalhaneme gitsek hangi kardeşe baksak üzerinde ya Mehmet abinin hediye ettiği bir tişört. Hani bu gömlek bile Mehmet abinin hediye ettiği gömlek. Pantolona bakıyorsun Mehmet abinin hediye ettiği. Hayalhanemdeki kardeşlere de bir bakıyorsun Mehmet abinin kıyafetleri. Ya hiç giymeden hediye etmiş. Ya bir kere giymiş, birinin hoşuna gitmiş, hediye etmiş. Ya böyle paketinde hiç açmadan hediye etmiş. Sürekli böyle hayalhanemde kendi o telif gelirlerinden kalanlarla da zaten hayalhanemdeki kardeşlere hediyeler alıyor. Tam bir Zeynel Abidin Hazretleri gibi yani. Bazen geliyor sırtında poşetiyle. Hediyeleri odasında açıyor, gruba resimler atıyor. İhtiyacı olan varsa ilk gelen kazanır diye. Böyle böyle hayalhanemdekilere de hediyeler veriyor gelirlerinden. Bazen böyle sermaye ortaklığı olabiliyor. O sermaye ortaklığına giriyor. Diyelim ki bir işe girilecek, müspet bir iş. O işten de işte hani başta bir maliyet hesabı yapılır. Bu işten ne kadar masraf vardır, ne kadar geliri vardır. Onunla ilgili baştan hesaplar yapıldıktan sonra o işle ilgili işte belli başlı hedef gelirler var. O gelirlere göre beraber girdiğimiz sermaye ortaklığı yaptığımız işler de oluyor. Burayla ilgili gelirler oluyor. Dediğim gibi araba alsat, ev alsat işleri var. Gayrimenkul alım satım işleri var. Kira gelirleri var. Mesela ablasıyla iş ortaklığı var. Dediğim gibi gelirleri çok. Gününün 12 saati hayalde. Ondan önce mesela hayale gelmeden önce bu ticari faaliyetlerini yapıyor. Bazen oluyor işte araç alım satım, bazen işte ev alım satım, onunla ilgili notere gittiği oluyor, onunla ilgili tapuya gittiği oluyor. Yani hayale gelmeden önce bu işlerini yapıyor. Ondan sonra hayale geliyor. Ve tabii telefonda hallettiği iş de çok. Telefonda işte bazı alsatları telefonda yapıyor. İş ortaklıklarında işleri nasıl yürüdüğünü telefonda hallediyor. Bu şekilde gelirleri var. Arabalardan çok iyi anladığı için mesela bazen alıyor arabaya, biniyor, geri satıyor. Alıyor, biniyor, geri satıyor. O yüzden bazen Mehmet abiye yetişemiyoruz yani. Bir geliyor çok güzel bir arabayla. Diyoruz abi bu, diyor yok diyor alsat için aldım diyor. Öyle alıp sattığı arabaları da kullanıyor. Günlük araba ihtiyacını da öyle karşılıyor. Şimdi mesela güzel bir long bir arabaya biniyor. Dün söyledi hani bunu müşteri çıktı satacağım diye. İşte onu satıyor, onu alıyor. İşte oradan belli başlı karlar elde ediyor. O yüzden sürekli böyle güzel arabalara biniyor. Sağ olsun bizi de bindiriyor. Bir de şöyle bir riske giriyor. Hayalhanemde çoğu kardeşe de arabasını kullandırtıyor. Aynen. Yeni ehliyet alanlara bile bazen araba kullandırttığı oluyor. Ben diyorum abi bak riske girme. Bu senin sermayen. Yani bunu geri satacaksın. Girme. Ama çok şükür işte bir şey olmadı yani bugüne kadar. İnşallah da olmaz. Hatta bir ara şöyle oldu. Bir ara çok tıkandık maddi açıdan. Çok büyük ödemeler vardı. Çünkü hayalhanem olarak biz zaten 10 yıldır en hassasiyet gösterdiğimiz konu da bu. Yani bir yere bir ödeme sözü verdiysek o ödemeyi gününde yapmamız lazım. Neticede çünkü İslam'ı temsil ediyoruz. Öyle olunca yine bir gün çok sıkıştık, bir ödeme günü geldi. O dönemde hani elde nakit para yok. Oturduk böyle toplanıyoruz. Orada hemen ilk masaya anahtarını koyan Mehmet abi oldu. Dedi benim arabayı satalım. Hemen dedi bu borcu ödeyelim dedi. Aynı şekilde yine arabalarını ve bütün birikimlerini koyanlar oldu. Böyle zamanlarda da hani kendi ticaretinden elde ettiğini ya da kendi sermayesini, kendi birikimlerini bu şekilde hayalhaneme de yeri geldiğinde hep gözünü kırpmadan kullandı. Ve kullanıyor yani. Serdar Hoca, bir iftar programıyla başlayan bu dostluk Mersin Adana arasındaki mesafeyi sıfıra indiriyor.
Öncelikle ne iş yapıyorsun sorusuna ben talebelere de şunu söylüyorum. Bizim asıl işimiz davet. Kendim bizatihi motor meslek lisesi mezunuyum. Özellikle makine teknikeri olarak görevler yaptım. Satış temsilciliği yaptım belli yerlerde, şirketlerde. Şu an yaklaşık 12 yıldan beri de hem ilim alıyorum hem davetçi yetiştiriyoruz ve davet işleriyle uğraşıyoruz. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Mehmet Yıldız'da yaklaşık 4 yıl falan zannedersem bir arkadaşlığımız var, kardeşliğimiz var. Allah razı olsun. Onunla ilk tanıştığımız dönemde Allah razı olsun. O da ahlakı gereği zannedersem gelmiş olduğu, özellikle tanışmış olduğu kardeşlere hediye getirirdi. Tabii bize de Mersin'in özellikle kerebiç denilen zannedersem bir tatlısı var. Üzerinde köpük helvası olan bir tatlısı var. Bize de getirdi sağ olsun. Tabii Mehmet Yıldız ailece bunu hediye ediyorum. Evde yersin dedi. Tabii akşam oldu, eve gittik. Tabii ilk defa görüyoruz kerebiç tatlısını. Üstte köpükler dolu tabii ki. Beyaz köpük helvalar dolu. Hanımla beraber köpüğü yiyoruz ama yani Allah Allah diyorum ya, Mehmet böyle hikmetli bir iş yapar yani. Bu tabiri caizse yemiş olduğumuz şeyin altında tatlı falan yok dedik yani. Acaba sadece köpük mü yiyeceğiz? Tabii köpüğü yedik. Bir baktık en son altta bir tatlı var. Meğer oradaymış hazine. Sonra onu parçaladık, yedik. Yani gerçekten hala onu anlatıyor ve gülüyoruz, muhabbet ediyoruz. Her yan yana geldiğimizde hala köpükle kerebiç tatlısını talep ediyoruz. Allah razı olsun. Onunla öyle bir muhabbetimiz oldu. Unutmadığımız. Tabii çok anımız var kendisiyle, Allah razı olsun. Sabahlara kadar muhabbet ettiğimiz, dertleştiğimiz çok anımız var. Hayalhanem hayatında neler değiştirdi? Hayalhanemle dediğim gibi sosyal medya üzerinden tanıyorum. Biz de İslami çalışmalar yürütme hasebiyle ister istemez meslektaşlarımızı, bir anlamda dava arkadaşlarımızı tanıma noktasında elhamdülillah bir çabanın içindeyiz. Bu da özellikle sosyal medya üzerinden Hayalhanem ve Hayalhanem'in içerisinde var olan Mehmet Hoca'nın sohbetlerini dinledik. Ve tabii ki meselelere bakış açımız noktasında bizler dersler yapıyorduk. Bir takım sohbetler, akide dersleri, siyer dersleri yapıyorduk ama gerçekten iman boyutuyla insanların kalplerine dokunacak, özellikle çağın gerçekten dilini yakalayacak bir ufuk gördüm ben. Geleceğe dair bu ufkun gerçekten çok faydalı olacağını, belki dünyaya hitap edecek, olumlu anlamda, davet anlamda bir proje olacağını ve bütün insanların kalplerine değecek gerçekten olumlu yanlarını gördüm. Yani Hayalhanem'in bu ufku beni gerçekten hem heyecanlandırdı hem İslam'a hizmet eden bu kardeşlerin varlığı özellikle Hayalhanem üzerinden sevindirdi. Yani Hayalhanem'i görünce ki iştiyakım, Allah'a hamdolsun, umudum biraz daha arttı bu noktada. Mehmet Yıldız'ın duygulandığın bir sohbeti oldu mu? Tabii biz Mehmet Yıldız'da yakın zamanda bir ortak arkadaşımız kanserde. Kanser olma sebebiyle ziyarete gelmişlerdi kendileri. Allah razı olsun, ben de orada bulunuyordum. Orada bir arkadaşımız geldi. Kendisi Suriyeliydi. 2 kolu yoktu. Yani 2 kolu da şuradan kesikti. Bu kardeşimizin özellikle orada hayatını kısmen anlattık Mehmet Yıldız'a. Bu kardeşimiz işte elleri koptu kaza sebebiyle. Bundan mütevelli orada hayatını anlatınca gerçekten tabii oradaki olayları özellikle Mehmet Yıldız'ın daha sonra bir hasta risalesi dersinde bu olaya değindiğinde gerçekten beni çok duygulandırmıştı. Hem hasta ziyareti olma sebebiyle oradaki olayı tahlil etmesi, hem o 2 eli kopuk olan insanın varlığının gerçekten ikame noktasında ve hayatındaki o değişikliği, imandan taviz vermeyişindeki o heyecanı anlattığı bir video var. Ama bu anlamda beni çok etkilemişti. Yani aslında Mehmet Yıldız'da bizim ortak bir kaderimiz var. Zaza bir eş almamız. İkimizin de eşi Zaza. O yüzden bunu nasıl başarabiliyor? Bu kadar temponun içerisinde nasıl böyle bir işin içerisine giriyor? O açıdan böyle elhamdülillah, ama onun o başarısını görünce de hamdolsun. Tabii Allah razı olsun, eşlerimiz bu noktada, benim de onun da bu tempolu işlerimizde bize destek olması ayrı bir güzellik. Bu açıdan onda bunun olumlu yanlarını en azından ortak özellik olarak birinci gördüğüm şey. İkinci olarak ise en önemlisi, ikimiz de aynı kaderi paylaşıyoruz. Ben de anne tarafından hem de baba tarafından Alevi bir aileden dünyaya geliyorum. Mehmet Yıldız'ı görmeden önce beklentin neydi? Gördükten sonra ne oldu? Hayal tarzı yapılarla çok fazla beraber olmayışımızdan dolayı böyle bir şeyim vardı. Acaba yani sadece samimiyet var mı burada? Yani sadece bu anlatım mı? Bunun ötesi var mı diye böyle merak ederdim. Yani çünkü konsept farklı, konuşma farklı, tarz farklı ama gerçekten bunun arkasında, background'ında şey var mı? O samimiyet var mı diye.
Hep merak ederdim. Yani bunun ötesini ben Mehmet'le tanışınca gördüm açıkçası. Bunu hasbi olarak söyleyeyim. Hiçbir hesabı düşünce olmadan söyleyeyim kardeşime. Yani onun ufkundaki güzelliği, gerçekten samimiyeti, Adana'da uzakta olmamıza rağmen en ufak bir sarsıntı, Adana'da deprem olduğunda, hasta olduğumuzda, sıkıntı çektiğimizde, bayramlarda, seyranlarda o kadar yoğunluğuna rağmen araması, bir sıkıntınız var mı, bir ihtiyacınız var mı deyip o samimiyeti, özel ilgilenmesi, gittiğimiz zaman gerçekten kendi birikimlerini aktarması, söylemiş olduğu şey noktasında gerçekten o samimiyeti benim dünyamda olgunlaşmış bir ağaç. Şu anki konum itibariyle söyleyeceğim Mehmet'in. Bana sorduklarında da söylüyorum. Çünkü şu an üzerine tabiri caizse taze meyve dökülen bir olgunlaşmış ağaç gibi görüyorum ben onun. O yüzden konuştuğu zaman aslında o meyvelerden istifade etmeye, o konuşmalarındaki en azından o samimiyetinden istifade etmeye çalışıyorum. Bana samimiyet veriyor. Bir de heyecanı, Allah'a hamdolsun, benim davet sürecimde bana katkıda bulunuyor. Yani elhamdülillah davasına olan samimiyeti, davasına olan iştiyakı, bunun altında yatan o motive aracı, o heyecanı, gerçekten özellikle motivesi düşmüş olan, heyecanını yitirmiş olan şu dönemde, hatta birçok camianın belki gardını indirmiş olduğu şu dönemde bir heyecan aşılaması yapıyor. Böyle insanlara bir ufuk kazandırıyor, insanlara böyle bir moral veriyor. Onun hem samimiyeti hem samimiyetiyle beraber o heyecanı gerçekten beni özellikle olumlu noktada çok üst noktaya taşıdı yani. Öyle söyleyebilirim. Yaklaşık 9 yıl önce Mehmet abiyle tanıştım ve tanıştığımdan bugüne bir sürü şeyler yaşadım. Şimdi onları anlattım sizlere. Birlikte izleyelim. Öncelikle yıllardır beklediğim fırsat bu. Yıllardır bir gün bana da Mehmet abiyi soracaklar diye bekledim. Şimdi gerçekleri söyleme vakti geldi. Ben bu videoyu Mehmet abi vefat edince çekmeyi planlıyordum aslında. Yani böyle bir planım vardı, yani Mehmet abi kimdir, Mehmet Yıldız kimdir diye. Bir projem vardı ama arkadaşlar biraz acele ettiler. Daha Mehmet abi vefat etmeden bunu çekelim demişler. Ben de tamam dedim, yani ne diyeyim. Projemizi aldılar. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Adım Sinan, soyadım Çetin, Sinan Çetin. Yaklaşık 9 yıldır hayalhanemin bir parçası olmaya çalışıyorum. Bunun yanında Sinopluyum. Babamın Sinop'ta bir fabrikası var. İstanbul'da yatırımları var, kira gelirleri vesaire. Durum böyleyken tabii ailem de istiyor ki ben de onlarla çalışayım. Onlarla birlikte bu işleri yürüteyim diye istiyorlar onlar da, ama bizler hayalhanemde yol yürümek istedik. Öyle bir yol çizdik. Çok şükür ki öyle oldu yani. Mehmet Yıldız kimdir? 9 yıldır her adımda birlikte olduğum, omuz omuza olduğum, dirsek dirseğe olduğum bir abimdir. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Mehmet abi dertli birisi. Gerçekten dertli yani. Çünkü daha 15'li 16'lı yaşlarda imana tam yakalayamamış. Bunun mücadelesini ama vermiş, yani anlatabildim mi? İşte birçok yere gitmiş, birçok hocaya gitmiş, sormuş, soruşturmuş, araştırmış. Hani ya var mı yok mu ben bilmiyorum arkadaş deyip kenara çekilmemiş. Ciddi şekilde imanının peşinde koşmuş. İmanı için mücadele etmiş. O yüzden onun kıymetini biliyor. O imansızlığın verdiği azabı biliyor. Anlatabildim mi? O elemi biliyor. Yani bir insan tam olarak bir tek zata iman etmeyince herkesin kulu olma durumu oluyor yani. Herkeste bir teveccüh etme, herkesten bir teveccüh bekleme durumu. Anlatabildim mi? Şimdi bu bunalımları yaşamış o dönemlerinde, işte bir ergenlik yaşlarında. Bunları yaşayınca, sonra da imana erince insan onun kıymetini biliyor, anlatabildim mi? Mehmet abi gerçekten imanın değerini biliyor yani. Mehmet abi mesela bir namazsız bir çocuk gelse hayale, ya kardeş diyor, ya ben sizi anlamıyorum yani, nasıl o adama namazı anlatmıyorsunuz? Nasıl dertlenmiyorsunuz bu adamın namazı için? Niye sabah namazında adamı aramıyorsun sabah namazına kaldırmak için yani? Çünkü dertli, imana, hidayete veyahut işte namaza başlayamamış insanlar olduğundan ve yıllardır onların namazı için ciddi şekilde mücadele ettiğinden dolayı bir insanın namaza başlamasının ne kadar kıymetli olduğunu çok daha iyi hissediyor. Biliyor değil, hissediyor yani. O yüzden dertli. Mesela şu halının bu kadar düzgün ve nizami olması, o buna dertli yani. Mesela şu anda o Mersin'de ama İstanbul'daki halının lekelenmesiyle de dertli. Anlatabildim mi? İçeri giren biriyle tam olarak ilgileniliyor mu? Hangi dersler yapılıyor? Ne yapıyorsunuz? Nasıl ilgileniyorsunuz? Her şeyiyle böyle didik didik ediyor ki bu onun derdinden yani.
Bazen uykusunun kaçmasından. O yüzden yani bu kadar dertli olması onu Mehmet abi yapıyor yani. Allah bin kere razı olsun ya. Her şeyimizle ilgilendi. Mesela sallıyorum yani şimdi tam anlaşılsın diye söylüyorum. Hayalhanemde işte ben içeride çay dağıtıyorum diyen bir arkadaşın çorabı delinse bunu ilk fark eden genelde Mehmet abi olur. Bu neden olur yani? Neden Allah o insana gösterdi, diğer kişilere göstermez? Çünkü o dertli, anlatabildim mi? İslam'ı temsil eden bir çocuğun çorabı delik olmamalı. İslam'ı temsil eden bir arkadaş tamamen şıkır şıkır olmalı. Tamamen temiz olmalı. Kesinlikle öyle. Yani İslamiyet'e hiçbir zaman şöyle ezik, kenara durmuş, sessiz sakin böyle hani kendini hiç etmiş ama vakarını da kaybetmiş durumu var ya yani. Onu hiç istemez. İslam'ı temsil edecek arkadaşların böyle giyim kuşamıyla da temsil etmesi. İslam karizmasını üzerimizde göstermek istiyoruz. Ki hamdolsun yani Mehmet abi bunu da çok güzel örnek olan bir insan, anlatabildim mi? İslam'ı anlatan birinin güzel bir gömlek giymesi, güzel duruş sergilemesi, sakalının, saçının. Zaten bunlar sünnet yani bu anlattığım şeyler sünnet de. Yani dikkat ettiğimiz şeylerin aslında altında dert var. Onu anlatmaya çalışıyorum. O dikkat edilen şeylerin, o ince ince düşünülen şeyler var ya, o ince ince düşünülen şeyler bir gün bir çocuk da aynı bu karizma gibi Allah'ın yolunda adım atmak istiyorum arkadaş. Ben de böyle bir yolda kendimi disipline etmek istiyorum, nefsimi terbiye etmek istiyorum arkadaş der mi diye. Onun altındaki dert olmazsa Allah muhafaza etsin yani. Gömlekte riya olabilir, şeyde riya olabilir ama Mehmet abiyi tanıyan bir insan onu anlar yani. Ya zaten İslam kendisi kusursuz ya. Gerçekten yani İslam'da bir kusur yok. Kusurlu olanlar bizleriz. O yüzden o bizdeki kusurları törpüleyip İslam'a, ümmete faydalı hale getirmeye çalışıyor bizi. Yani bunu yalnız başına yapmak değil de birlik olup yapmak ve bunu yaparken, bak çok önemli bir şey söyleyeceğim Emin. Bunu yaparken dost olabilmeyi başarmak. Bak bu çok zor bir ayar, biliyor musun? Yönetici olacaksın hem de o arkadaşı dost olacaksın. Bence bu zor bir ayar. Tam dert gerektiren bir şey yani. Hem yönetici olacaksın, sözünü geçireceksin hem de gülüşeceksin, eğleneceksin, birlikte yola gideceksin, yol arkadaşı olacaksın vesaire. Bu ehli dünyanın tadabildiği bir lezzet değil. Hamdolsun biz Mehmet abiyle hem güldük hem iş yaptık. Yine bir gün böyle Mehmet abiyle çok karşılaşamadığımız ama ben içeride tutunmak istediğim böyle cırmaladığım dönemler. Bir gün ayakkabımı bağlıyorum işte. Mehmet abi de o gün hayalden çıkacak. Ben hayalden çıkmışım, ayakkabımı bağlıyorum. Orada merdivende yakaladı beni, böyle omzuna attı elini. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, hizmetlere koşturuyor musun falan bir şeyler soruyor böyle. Ben de işte neden bahsettim hatırlamıyorum ama şunu sorduğumu hatırlıyorum. Abi dedim ya bu aile imtihanı çok acılı oluyor mu dedim. Tamam mı? Yani daha gireceğim, hazırlık yapıyorum kendime. Mehmet abi dedi ki yani zaten yine çok vakti yok. Ama o yüzden de çok vakti olmadığı halde Allah öyle bir söz söylettiriyor ki tesir ediyor işte. Sinan dedi, aile imtihanı zor olmazsa dedi, ihlaslı olmuyor ya dedi. Allah Allah. Yani sonra düşüne yani insan tabii ki imtihan olacak yani burada kaliteli bir adam mı, ne bileyim öyle eğlencesine mi gelmiş, anlatabildim mi? Öyle kafası esmiş, ortam güzel diye mi gelmiş, anlatabildim mi? Yani bunu Cenab-ı Allah imtihan ediyor. Yani anlayabilmek için değil. Allah zaten biliyor da bize bu kendimizi gösteriyor yani bir anlamda. O imtihanları yaratıyor işte. Aile imtihanıdır, başka imtihandır, şu imtihandır, bu imtihandır. Ne? Yani samimi miyiz gerçekten? Yani o samimiyetimiz olacak mı? Yoksa öyle sadece eğlencesine geldim. İçerisi çok güzel zaten. Devamlı güzel dersler görüyorsun. Güzel iman hakikatleri görüyorsun. Hiç imtihanda belli olacak yani o güzellikler. Hani okula her gün gitmek aslında eğlencelidir değil mi? Ama sınav dönemi gitmek işte biraz koyar. Onun gibi o imtihan döneminde de öyle bir iki cümle etmişti. Beni iyi motive etmişti yani. Hayalhanem hayatında neler değiştirdi? 7. ayımdayım, tamam mı? Artık böyle hizmetlere tutmaya çalışıyorum. Sosyal medyaya girmişim, cırmalıyorum. Uykusuz geçen geceler filan. Mehmet abi bir gün dedi ki bu hafta kürsüye sen çıkıyorsun. Nasıl yani abi? Kürsüye çıkmak ne demek? Tozunu mu alacağım yani falan. Yok dedi, işte sen ders anlatacaksın dedi filan. Allah Allah. Ya şimdilik ilkten şey yapamadım böyle. Abi gözünü seveyim ne anlatacağım ben millete filan.
Sinan dedi naz yapma dedi işte falan, orada biraz yükseldi bana. Yani istiyor ki Mehmet abi, Allah bin kere razı olsun, istiyor ki içeride istenmeyen, zorlanılan işleri yapan adam geçsin kürsüde de millete anlatsın istiyor. Çünkü abi amelle gözüküyor işler. Bir insanı en güzel amelle tanırsın yani. Ki Cenab-ı Allah bize kendisini göstermeden önce kendi yaptığı fiillerini gösteriyor kainattan. Anlatabildim mi? Kainatı yaratmış, dünyayı yaratmış, güneşi yaratmış. Kendi yarattıklarıyla, yani kendi yaptıklarıyla bizim onu tanımamızı istiyor. Yani demek ki tanımanın en güzel yollarından birisi yapılan fiillerden, eylemlerden o zatı tanımak. O yüzden Mehmet abi de mücadele eden adamı gidip böyle tamam kardeşim sen konuş bakalım diye zorluyor yani. İstemesen de zorluyor. De öyle bir şey var. Abi diyorsun işte olur mu olmaz mı filan. Yok diye çıkacaksın. Tamam abi diyorsun, o zaman ne yapıyorsun? Mehmet Yıldız'ın duygulandığın bir sohbeti oldu mu? Olduysa hangisi? Eskilerden bir video var. Herkesin bildiği bir video olabilir. Bu sohbeti sakın izleme. Onu hayale geldikten sonra izlemiştim böyle. Hayalin bir köşesindeyim. Allah'ım saklanamıyorsun da, ufacık yer, her taraf insan kaynıyor. Ya arkadaş öte dön ağla, beri dön ağla, hani gizlemeye çalışıyorum filan ama perişan olmuştum yani o videoda. Bence eski videoları izlemeyen vardır kesin. Bu sohbeti sakın izleme diye yazarsanız çıkar. Bir de yalnız izleyin. Ağlayabileceğiniz bir ortam oluşturun, öyle izleyin. Bence insanın kendini sorguladığı bir sohbet. 10 yılda birçok zorlukla milyonlara ulaşıldı. İleride hayalhanemi nerede görüyorsun? İleride hayalhanemi nerede görüyorum? Vallahi abi çok acayip çılgın. Mars'ta bile olabiliriz yani. Cenab-ı Allah biz ne hayal ettiysek, adımızda hayalhanem. Biz ne hayal ettiysek bizimkinin üstüne koydu verdi ya. Gerçekten ben ilk duyduğumda hayalhanemin 4 katlısı olacağını, bak yıl 2015, anlatan arkadaş diyordu ki 10 yıl sonra falan bu hayaller olur diyordu. Hayalhanem 4 katlıyı bizim hayal ettiğimizden daha güzel bir şekilde 6 yıl önce verdi yani. 3-4 yıl içinde biz geçtik hayalhanem 4 katlıya. Şimdi hayalhanem İstanbul'u daha hayal edemeden Mehmet abi hikaye attı. Yani hayalhanem İstanbul'u hikayede gördük yani biz hayalhanem İstanbul'u. Dünyadaki birçok insanın imanına vesile olacak ve sistemini oturtmuş, birkaç jenerasyon sonrası bile buradan iman anlamında beslenebileceği bir kuruluş olarak görüyorum yani hayalhanemi. Biz öldüğümüzde bile bu yaptığımız hayırların devam etmesini istiyoruz. Büyümesini, yeni insanlara ulaşmasını istiyoruz. Ve inşallah ulaşacaktır da. Zaten dava Allah'ın davası. Bu hayalhanem Allah'ın evi, Allah'ın hanesi inşallah. Öyle kabul ederse Allah. Allah inşallah bu hizmeti bir yerlere ulaştıracak. Biz olsak da ölsek de. Hayalhanem bugün büyük bir projeye girse, senin yapacağın fedakarlık ne olurdu? Hayalhanemin şöyle bir ihtiyacı var diyelim. Bulutların yakalanması lazım. Birisi tutup yakalayacak onu. Sinan sana da bu vazife düştü deseler ben ne yapacağım? Tamam abi. Hemen zıplayacağım. Netice Allah'tan. Biz sebeplere başvurmakla mesulüz. O yüzden yani gelecek projeler ne olursa ben de bir ucundan tutmak isterim. Villa, dubleks, buildinglerden sonra artık sıra külliye inşaatında. Bu süreçte Mimar Furkan'a da oldukça vazife düşecek gibi duruyor. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben Furkan, mimarım. Gümüşhaneliyim. İstanbul'da inşaat işleriyle uğraşıyoruz. Gümüşhaneli bir ailenin 3. nesil inşaatçı çocuğuyum. İstanbul'da görevim arsa geliştirmek, proje üretmek. Kat karşılığı inşaat işleri yapıyoruz. Avrupa yakasında özellikle konut, otel, alışveriş merkezi, ofis binaları yaptık. Bununla birlikte villa projelerimiz de var son dönemde. Pandemi sonrası ve deprem sonrası villa projeleri de revaçta. Genel olarak proje üretiyorum diyelim. Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet abiyle ilk tanıştığımda ben çok yoğun bir iş temposu içerisinden geliyordum hayalhaneme. Ve gerçekten dünya cihetiyle inkişaf eden işlerimiz vardı. Yani bir şantiye, 2 şantiye devamı da geliyordu. Bu işlerin yoğunluğundan artık benim ruhum kabz olmuş hale gelmişti. Yani stres, dünya cihetiyle sıkıntılar hep üst üste biniyordu. İlk sohbetimizi hiç unutmuyorum. Bana bu kalbe ve ruha gelen sıkıntıların vazifesizlik ve gıdasızlıktan da ötürü olduğunu, yani nasıl cesedimizi her gün besliyorsak ruhumuzu da beslememiz gerektiğini anlatmıştı. O ilk günü bir yaz akşamıydı. O akşamı hiç unutmuyorum. Yani
İki sebepten ötürü bu kaps halinin geldiğini, gıdasızlık ve vazifesizlik, yani ruhu beslememiz gerektiğini ve İslam davası adına bir vazife almamız gerektiğini anlatmıştı. Elhamdülillah biz de Mehmet abiyi tanıdıkça, Hayalhanem'i tanıdıkça bir şeyler yapmaya, bir vazife almaya çalışıyoruz. İlk tanışmamız da böyle olmuştu. Mehmet Yıldız'ın duygulandığın bir sohbeti oldu mu? Bizim gece muhabbetleri, gece sohbetlerimiz olurdu. Böyle geç saatlere sabah namazını kılıp giderdik. Evime öyle giderdim. Yani saat 4'lere 5'lere kadar sürekli sohbet ederdik. Orada yani yeri gelirdi o kadar içimde böyle bir hani dert noktasında, dava noktasında, yapmamız gereken bir şeyler noktasında hani bir yerimden kalkıp yürümeye başladığımı hatırlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar böyle insanın içine samimiyetle bir dert veren meselesi var ki, mesela demişti ki bir gün, ya burada oturduğumuz 5 kişi gibi niye şimdi İstanbul'da oturulan gibi Ankara'da da oturulmasın, Almanya'da da oturulmasın? Yani niye bu medreselerin sayıları artmasın? Sizler geldikçe gittikçe, bu davaya birileri daha omuz verdikçe hani buralarda da olsa güzel olmaz mı demişti. O beni etkilemişti. 10 yılda birçok zorlukla milyonlara ulaşıldı. İleride Hayalhanem'i nerede görüyoruz? Vallahi inşallah ileriki projelerde külliye projesi, Almanya, yurt dışı, diğer iller, bence çok güzel bir iklim geliyor. Yani orada üstadın dediği, ben erken geldim, siz cennet asa baharda geleceksiniz. Ben ona inanıyorum. Mehmet abi de inanıyor. Bundan eminim. İnşallah ileride biz Semerkant'a gittik geziye. Orada külliye komplekslerini gördük. Biz şimdi İstanbul'da hep AVM, ofis, konut, residence, mixed use building, yani karışık binalar yapıyoruz, kompleksler yapıyoruz. İnşallah bir gün yani böyle medrese namına, külliye namına, camisi, içinde ibadet yeri olan, konferans salonu olan, yani AVM değil de bir külliye projesi olur ve inşallah başka şehirlerde, başka kardeşlerle omuz omuza yürütülen bir dava, bir Hayalhanem olarak büyüyerek devam eder inşallah. Şimdi İstanbul'dayız, Boğaz hattındayız ve etrafımızda şöyle içinde bulunduğumuz ilçede bile bir sürü alışveriş merkezi var. Yani bu kadar alışveriş merkezi varken sonlu bir dünya cihetiyle içine girilip zaman kaybedilip para harcanacak ve zeval olup gidecekken niye bir tane külliye olmasın ve sadece uhrevi dava, ahiret davası konuşulan, içeride dert edilinen bir dava olmasın. Yani insanın bunu düşündüğü zaman gerçekten öyle değil mi ya? Yani bu kadar onlu bir şeye yatırım varken sonsuz bir şeye neden hiç yatırım yapılmıyor? Ya da niye tüccarlar, ahiret namına esnaflar ya da iş adamları bu konuda dertlenmiyor? Bunu kendimize sormamız lazım. Yani Mehmet abi çok güzel diyor ya, evden işe, işten eve gidenlerin kulakları çınlasın. Bence çınlamalı. Öleceksek, içimizde iman varsa ve bizi harekete geçirmiyorsa bence herkes kendini sorulaması gerekiyor. Mehmet Yıldız en çok neye sevinir veya en çok neye üzülür? Bir İçimden hatıranız geçeni var mı? söyleyeyim. En çok neye sevinir? Bence davasında ona yol arkadaşı olacak böyle sadık bir yaren bulursa en çok ona sevinir. Bence omuz omuza bu yolda yürüyebileceği, sırtını dayanabileceği bir kardeş kapıdan içeri girerse en çok ona sevinir. Ve diğeri de tam tersi. Yani ona yarenlik yapmış bir dava arkadaşı ona sırtını dönürse, üzerine bu davadan çekilirse ya da dünya cihetiyle bir şeyler yapmak için bu davadan ayrılırsa bence ona üzülür. Aslında bu kadar net. Yani bu kadar dert ve dava odaklı olduğunu buradan da anlayabiliriz. Hayalhanem bugün büyük bir projeye girse senin yapacağın Yani fedakarlık şöyle ne olur? düşünüyorum ben. Hani dünya cihetiyle bir şeyleri başaranlar insanların ahiret cihetiyle, iman cihetiyle ya da öteki dünyaya bakan noktada o anda geri adım atması olmuyor. Eğer elinden bir şey geliyorsa. Tabii kiminin maddi infak yoluyla gelir. Kimi bir yerde bir şey görmüştür, onun faydası olur, onu koyar ortaya. Veya kimi gider orada o inşaatın bir yerinden tutar, bir yerinden çalışmaya, tabii inşaat cihetiyle düşünüyoruz biz hep, maddi cihetle. Yani elimden ne geliyorsa proje noktasında, proje çizdirebiliyorsam proje ya da yapım noktasında ne kadarına gücüm yetiyorsa bence her Müslümanın bir vazife alması, bir dert alması gerekiyor. Yani Hayalhanem projelerine de destek olması gerekiyor diye düşünüyorum. Mehmet abiyle 10 yıllık bir geçmişi olan ve Hayalhanem'le birlikte binlerce eve yardım kolisi dağıtmaya vesile olan Murat abi de Mehmet Yıldız'ın en iyi tanıyanlar arasında. Birlikte seni tanıyabilir miyiz? Adım Murat Yılmaz. Doğma büyüme Mersinliyim ve Mersin Yenipazar'da oturmaktayım. Oturduğumuz bölge biraz kenar bir mahalle olması itibariyle birçok yoksul insanı barındıran, ihtiyaç sahibi insanları barındıran bir mahalle. Yani burada Allah'ın izniyle bu insanlara ulaşabilmek için ne yapabiliriz diye uğraştığımız bir dönemde Hayalhanem vesilesiyle kurbanda et olsun, Ramazan'da koli olsun dağıtmak suretiyle birçok insana ulaşıp buranın sorunlarını daha iyi anladık. Bunun vesilelerinden biridir Hayalhanem. Hani burada bulunduğumuz, hizmet ettiğimiz
dönemlerde imkanlar oluyordu bu insanlara ulaşmak için. Yani çok şükür şimdi binlerce insana ulaşabiliyoruz. Kenar mahalle olduğu için dediğim gibi buralara çok yardıma ihtiyacı var. Bayağı fakir insan var, ihtiyaç sahibi insan var. Yani biz de bunu da bir hizmet bildik. Hayalhanemle beraber bu işlere yoğunlaşıyoruz elhamdülillah. Mehmet Yıldız kimdir? Çok güzel soru. Şu an belki de Türkiye'de binlerce insanı merak ettiği bir soru. Kim bu adam? Mehmet Yıldız kim? Şimdi bunu en iyi cevaplayacaklardan biri benim. Çünkü yaklaşık 10 yıldır tanıyorum. İç içeyiz, evlerimize misafir olduk. Yani dolayısıyla çok iyi tanıma fırsatım oldu. Ben diğer kişiliklerinden ziyade hizmet bölümünden bahsetmek istiyorum. Şöyle düşünün, sanki hizmet için kurgulanmış bir bilgisayar gibi düşünün. Yani sadece hizmete programlanmış, oturmasını, kalkmasını, kurduğu aileyi dahi hizmete göre ayarlayan bir insan. Niye bilgisayardan bahsediyoruz? Çünkü hayalhanem ilk başladığında sıfırdan başlamıştı. Bugün sıfırla geldiği nokta arasında yüz binlerce büyüme var. Şimdi bu büyüme insanları ister istemez değiştirebilir. Bu işin başında olan bir insan Mehmet Yıldız. Hani birçok insan bu büyümede kendini kaybedebiliyor, değişebiliyor, davranışları değişebiliyor. Ama ben 2013'teki Mehmet Yıldız'la 2023'teki Mehmet Yıldız arasında hiçbir fark görmüyorum. Oturması, kalkmasında, muhabbeti, aramızdaki ilişki, diğer insanlarla ilişkisi. Bir tek fark hizmette. Hizmetle beraber kendi de çok gelişti. Zaten bunu görebiliyoruz yani yaptığı projelerle. Biz 2013'te hayalhanemde daha doğru düzgün elektrik lambaları yokken, halılar yokken sohbet verdiğinde şöyle diyordu. Bir 4 katlımız olacak, bunun şöyle bir terası olacak, böyle bir bahçesi olacak, sosyal medyası olacak, vakıf alanları olacak, çok büyüyeceğiz ve ondan sonra da külliyemiz olacak dediğinde biz hayal bile edemiyorduk bunun söyledikleri şeyleri ama aradan birkaç sonra geçtikten sonra baktık ki bu adam ciddi yani sadece söylemiyor. Bunu bir proje olarak görmüş. Hayali ve kendisi öyle güzel çalıştı ki etrafındaki insanları da buna inandırdı. Hani düşünsene 10 yıl önce kürsüden edilen bir dua bugün gerçekleşiyor. Yani şimdi bir insana desen ki ayda bir medrese kurulacak ya da cami kurulacak, insanlar bir sürü soru sorar. Ya oraya nasıl gideceğiz? Elektriği, suyu nasıl götüreceksin? Ulaşım nasıl olacak? Binlerce soru sorar. Ama bana deseler ki, Mehmet Yıldız dese ki abi orada bir medrese kuracağız. Ne zaman derim? Tek soracağım soru bu. Hani aklımda olur mu, olmaz mı, gidilmez? Böyle bir soru kesinlikle yok. Çünkü daha önce yaptıkları benim için bundan daha zordu. Yani 4 katlı projesi, şu an İstanbul ve külliye projeleri. Hani sıfırdan başladığımızda bu ayda medrese açmaktan daha zor bir hayaldi. Şimdi bunların yapıldığını gördükten sonra yani neden veya nasıl diye sormam. Ne zaman abi? Ya da bizim üzerimize ne düşüyor diye sorarım. Yani bütün her şeyle hizmete adanmış bir adam. Hani ben bazen merak ediyorum. Diyorum ki bir insan bu kadar şeyin üstesinden nasıl gelebilir? Hani biz de konum itibariyle dernek işletiyorum. Bir derneğin başkanıyım mesela. Bizde de sorumluluklar var ama 3-5 sorumluluk üst üste geldiğinde zorlanıyoruz, bocalıyoruz. Şimdi hayalhanem Mersin, hayalhanem İstanbul, videolar, konferanslar, tüm bunlara bakıyorsun adam hala hayalhanemde halıya damlamış bir damla kahvenin hesabını sorabiliyor. Onunla ilgilenebiliyor. Yani bu demektir ki bu adam sadece hizmet için var. Yani benim gözümde Mehmet Yıldız kimdir dediğinizde bence Allah hizmet için yaratmış. Bu yolda ilerleyen bir insan. Allah inşallah başka Mehmet Yıldızlar da bu ülkeye nasip eder. Daha çok insan faydalanır. Hayalhanem hayatında neler değiştirdi? Bir gün Mehmet Yıldız'la yayladan dönüyorduk. Hani bir yarım saatlik bir yol vardı. Hasbeli kadar aynı arabaya da binmiştik. Yan yana oturuyorduk. O zamanlar hani her Müslüman genç gibi bizim de şehit olma isteği vardı. O zamanlar işte Bosna Hersek'te o taraflarda zulüm vardı. Bir kendisine açtım dedim ya dedim ki ben oralara gidip şehit olmak istiyorum ya dedim. Bir Müslüman olarak hem de cenneti kısa yoldan garantileriz. Abi dedi kolaya kaçıyorsun o zaman. Nasıl kolaya kaçıyorsun dedim yani. Şehit olmak istiyoruz. Bunun bir üst noktası var mı dedim. Kolaya kaçmak bunun neresinde? Ya dedi abi dedi. Binlerce genç dedi ateşe doğru sürükleniyor dedi. İmansız gitme ihtimalleri yüksek dedi. Yani durup bunlarla mücadele etmek, bunlara yardımcı, faydalı olmak varken sence kendini düşünüp sadece ben cennete gideyim demek kolaylık değil mi dediğinde hani kendimi sorgulamaya başladım. Ya ne diyor bu adam? Hani sonra zamanla anlıyorsun ne demek istediğini. Çünkü artık hizmetin içine girince hani bir sürü İslam'dan uzak, İslam'a soğuk, imana uzak insanları görüyorsun, gençleri görüyorsun hem de. Bakıyorsun ki bunlar gerçekten helak olup gidecekler yani. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Bakıyorsun gerçekten de diyorsun yani şehit olmak tamam çok güzel ama bu zamanda, bu asırda kolay olanı. Delikanlılık dedi, burada kalıp mücadele etmek dedi. Yani elhamdülillah 10 yıldır buradayız. Belki de bu hizmette defalarca şehit olma sevabı var yani. Şehit sevabı alabiliriz. Belki bir kere şehit olmadık ama yapılan hizmetlerde onlarca kez şehit sevabı alabiliriz. Yani iyi ki de o zaman bu muhabbeti yapmışız. Çünkü beni hizmete bağladı. Yani
Evet doğru söylüyor. Gene ben sevabı alayım ama uzun yoldan alayım dedim. Yani bu çok dikkatimi çekmişti. Bir de 10 yıl önce söylediği bir sözdü. Bugün hala diyorum ki hala gene bir tarafta şehitlik olsa çok isterim şehit olmayı ama yine dönüp mücadele etmeyi tercih ederim yani. Çünkü hani bir kere şehit olup kurtulmak, cenneti garantilemek olabilir ama burada binlerce insanın imanına vesile olup binlerce şehit sevabı alma ihtimali var. Allah razı olsun. O zaman çok güzel bir konuya değinmiş. Yani bize de rehber oldu yani. Şimdi biz hayalde kendisiyle şöyle bir muhabbetimiz oldu. Abi dedik hani tamam hizmet çok güzel, insanların imanına vesile olmak güzel ama bizim bulunduğumuz çevrede çok ihtiyaç sahibi insanlar var. Hani bir lokma ekmeğe, bir yarım kilo ete muhtaç insanlar var. Hani biz kendimiz bazı şeyleri yapıyoruz ama çok kısıtlı imkanlar var. Acaba dedim hayal olarak bir şeyler yapabilir miyiz? Aslında olabilir mantığı çıktı yani, yapılabilir. Hayalin asıl işi yardım derneği olmasa bile hani bunlarla da ilgilenilebilir gibisinden. Elhamdülillah bir niyetlendiğimizde Ramazan kolisi olarak bir Ramazan ayında 3000 erzak kolisi toplandığını gördüğümüzde ya Rabbi dedik bu nasıl bir şey? Düşünsenize 3000 eve gideceksin ihtiyaç sahibi. Yani benim hayalim 30, 40, 50 eve gidebilmekti. Çünkü ben buradaki insanları birebir tanıyorum, birebir biliyorum. Gezdiğim, tozduğum mahallemdeki insanlar yani bir koliye, bir yarım kilo ete ne kadar ihtiyaç duyduklarını biliyordum. 3000 koliyi görünce çok farklı bir heyecan oldu. Yani sadece bizde değil, hayaldeki bütün gençlerde. Gece gündüz bunun dağıtımını yaptık. Daha sonra işte et dağıtımı vardı. Kurbanda et dağıtabiliriz dedik. Şimdi biz etleri dağıtımız da burada insanlar et dağıtırken işte yarım kilo, 1 kiloluk paketler yapıyordu. O zaman Mehmet madem yapıyoruz bu işi en iyisini yapalım dediğinde etlerimiz 3'er kiloydu. Yani bu mahallede 3'er kiloluk eti verdiğinde insanlar şaşırıyordu. Bu sadece bizim mi diyordu mesela. Yanlış gelmiş olmasın diyordu. Yok diyorduk hani. Bu hayalhanem böyle dağıtıyor. Hatta bizim bir sene dağıtımızda insanlar bizim numaralarımızı kaydetmişler. Herkese de söylemişler. Bir sene boyunca hayalhanemi bekliyorlardı. Bunlar et dağıtacak. Bunlar en az 3 kilo dağıtıyor. 3,5 kilo dağıtıyor. Kurban sayısı, bağış sayısı, erzak sayısı çoğalınca bu işi daha organize yapmak gerekiyordu. Yani hizmete yeni gelen gençler, onlarla ekipler kurarak çok farklı mahallelere, çok farklı bölgelere yayıldığımızda hem aileler bundan faydalanıyordu hem de gelen insanların, gelen gençlerin hizmete olan aşkı büyüyordu yani. Bir insanın bir ihtiyacını giderebilmek ya da bir işe yarayabilmek duygusu çok önemlidir yani. Çünkü oraya gelen gençlerin birçoğu böyle bir ailelerin varlığından bile haberi yoktu. Düşünsene şöyle bir mahallede, bir bölgede çocuk bir senedir et yememiş. Çikolata aylardır yememiş mesela. Onlara film gibi geliyordu. Ama birebir gelip gördüklerinde gerçekten çok iyi mücadele etmek gerekiyor diyordu. O konuda da büyük ilerlemeler kaydedildi. Hala şu an bile mesela deprem zamanında o zamandan olunmuş organizeyle, alınan tecrübeyle buraya göç eden, gelen misafirlere, depremzedelere, binlerce aileye ulaşabilmek nasip oldu. Yani bu hizmetin içerisinde olabilmek de çok güzel bir duygu. Yani ben de çok farklı mutluluk duyuyorum. Bunları görünce de benim hassasiyetim, ben dediğim gibi dernek kurmuş, bu işlere kendini adamış biri olarak hassasiyetim bu benim. Hayale olan saygım çok daha büyüdü, çok daha artıyor. Çünkü tamam sen imani meseleler, senin birinci asli vazifen ama hani bu tarafı da es geçmemek, yani bu yaraya da bir merhem olabilme gayreti çok farklı yani. Benim gözümde hayallerimi çok daha farklı yere getirdi. Çünkü bu insanlar bizim insanlarımız, bizim vatandaşlarımız. Ve inan bunu yaparken de sadece ekstra kendinden birkaç saat fazla zaman ayırman gerekiyor. Ekstra çok fazla bir şey yapmana da gerek yok. 3000 koli, 2750 koli ya da her kurbanda 6-7 ton, 8 ton et dağıtılması da buralara çok ayrı bir hizmet yani. Ve Allah razı olsun. Sebep olanlardan, gönderenlerden, buraya gelen gençlerden. Çünkü gençleri de görüyorum yani hizmet ettikçe daha fazla yararlı olma çabasına giriyorlar. Daha fazla tutunuyorlar. Hani hayalhanimin bu yönü de hiç göz ardı edilmemeli yani. Binlerce insana ulaşılıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban'da onun haricinde insanlar güvenip emanetlerini gönderiyorlar. Kıyafet gönderiyorlar, ayakkabı gönderiyorlar, temizlik malzemeleri gönderiyorlar. Hani çok ince ayıklamalarla, çalışmalarla birebir evlere teslim ediliyor. Birebir ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Yani bu da hiç göz ardı edilmeyecek bir hizmet. İnşallah iman hakikatleri yanında bu hizmetlerde devam eder böyle. Hani bir yerlerin dikkatini çekmiş. Onunla ilgili de işte bir ay olmadı, bir 15-20 gün önce İstanbul'da Yılın İyilik Hareketi ödülüne layık görülmüştük. Ödülümüzü aldık. Yani bu da bize büyük bir şevk oldu. Yani hizmet konusunda altyapısını hayalhanemden aldığımız, hizmet nasıl edilir, hizmette nasıl sabit kalınır, böyle büyük tecrübeler var. Yani bu bizim için sadece bir nazar boncuğu olur. Sadece bizi daha iyi hizmet etmeye sürükler yani. O hayalhaneme ilk geldiğinde daha tabelamız bile yoktu. Ta o günlerden bugünlere kadar bir omuz olarak gelen Yusuf yıllar içerisinde neler yaptığını bize anlatacak.
Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Adım Yusuf Arslangiray. Bitlisliyim. 30 yaşına gelmek üzereyim. 2 üniversite okudum. Üçüncüsüne niyetliyim. Bakalım nasip. Genelde soyadımla hitap ederler. Tabii asıl adım Muhammed Yusuf Arslangiray ama Mehmet abi sinirlendiği zaman tek sefer söylediği nefessiz kaldığı için Muhammed, ondan sonra Yusuf olmadı Arslangiray derken şimdi Aslan'a evrildi. Yıllardır Aslan diyorlar bana. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Çok var. Tost mevzusu var. Şimdi Mehmet abinin Urfa'da öğretmenlik yaptığı zamanlar haftanın 3 günü gidiyordu, 4 günü Mersin'deydi. O 3 günlüğünde de yanına yoldaş arıyor. Hani gel bu hafta seni götüreyim, gel bu hafta seni götüreyim, gel işte bu hafta seninle gidelim diye. İşte bir haftada beni davet etti, birlikte gidelim dedi. Bindik arabaya, hazırlıkları yaptık. Mehmet abiyle Urfa'da 3 gün geçireceğim. Birebir yani şu noktadan da heyecanlıyım. Yoğun olduğundan ötürü çok böyle hususi meseleleri çok soramıyorum. Hizmetle alakalı olsun, kendi şahsımla alakalı olsun, yani hayatıma katabileceğim bir şey. Hani yolculuk zaten ayrı bir macera, ayrı bir hikaye. O yüzden Mehmet abiyle böyle birebir 3 gün boyunca vakit geçirmeyi de çok değerli buluyorum. 2 defa ya da 3 defa bu şekilde oldu bir sene içerisinde. 9 gün geçirmiş oldum yani 3-3-3 diye. Neyse Urfa'ya gittik. Urfa'da da Mehmet abi bir ev tutmadı. Hani zaten 12 gün kalıp geri kalanında da bir kira vesaire masraf yapmak istemedi. Böyle butik bir otel ayarlamıştı. Anlaşmayı da yapmıştı. Dedi ki bakın ben sabah 7'de okula gidiyorum. Kahvaltı yok, öğle yemeği yok, başka bir şey. Benden sadece konaklama ücreti alın diye. Böyle bir anlaşma yapmış. Onlar da anlayışla karşılamıştı. Bu detayı niye anlatıyorum? Şundan ötürü. Şimdi Mehmet abi gitti. Kahvaltı opsiyonu değil bizim odamız. Benim de karnım acıktı. Ben de tabii tost istedim. Tost geldi. Çok da böyle otellerde kalmış biri de değilim. Tabii son dönemlerde hep dışarılardayız. Şehir dışarı, yurt dışarı. Biraz daha işin raconunu anladık. Yani racon şu, Nimetullah aklında bulunsun. Otelden asla bir şey yemeyeceksin. Tamam mı? Böyle bir papatyalı, güllü bir sunum yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. O portakal suyu falan. Sonra yanına da bir kağıt koyuyorlar. İmzalamanız yeterli diyorlar. Sen de mutlu bir şekilde imzalıyorsun. Yapmayın onu. O kağıdı imzalamayın. Neyse tost geldi. Ben de uykuluyum böyle. Tost aldım, yanındaki kağıdı da imzaladım. Birinci ya da ikinci günü tam hatırlamıyorum. Olay şu, 3. günü öğleden sonra çıkış yapacağız. Mehmet abi öğleden sonra okula gidecek. Oradan birkaç derse gidip sonra Mersin'e döneceğiz. Ve Mersin'de de ciddi bir toplantı var. 4 katlı toplantısı. Bizim medresemizi bilenler bilir. Hani 4 katlı da diyoruz. O dönemler arsa dönemleri. Hani gideceğiz, arsayı alacağız, meşveret edeceğiz, istişare edeceğiz. O yüzden acil Mersin'e hızlı bir şekilde işleri bitirip çıkmamız lazım. Lobiye geldik, resepsiyona. Çıkış yapacak, sadece konaklama ücreti. Mehmet Bey, size işte ekstralar var dedi adam. Mehmet abi dedi ki yani ne ekstrası dedi. Tost yemiş efendim dedi. Allah Allah nasıl, ne kadar dedi. Bir tost 55 lira dedi. Bu anlattığım da 6 sene önce. 6 sene önce bir tost 55 lira. Mehmet abi bana bakıyor, ben resepsiyondaki adama bakıyorum. Resepsiyondaki adam ikimiz aynı anda bakmaya çalışıyor. Sonra ben mevzuyu anlıyorum ya 55 lira çok büyük para. Sonrasında adam şey dedi abi özür dileriz işte yanlışlık olmuş sizden ekstra olmayacaktı vesaire falan. Mehmet abi dedi yok kardeşim ben mevzuyu anladım dedi. Çıkarttı orada ödedi ama ben nasıl mahcubum böyle. Aynı otelin bir tane odası var, tuz odası. Şimdi Mehmet abi sürekli Urfa'ya gidip gel yaptığı zamanlarda arkadaşlar diyor ki bir oteli ayarladım. Hani fiyatı da uygun. Haftada 3 gün kalıyorum ama bir odası var, tuz odası çok güzel. Her geldiğini anlatıyor. Çok güzel diyor. Tuz odası sakinleşiyorsun diyor. Tenine iyi geliyor diyor. Stresini atıyor falan diyor. Ben de merak ediyorum. Bir odanın içerisinde komple tuz mu var abi? Evet diyor. Komple tuz var. Ha falan böyle anlamaya çalışıyorum. Anlayamıyorum. Tavanda da mı var? Evet tavanda da var. Duvarda mı? Evet duvarda da. Her yer tuz mu? Evet tuz. Herkese de anlatıyor. Bir de yani o kadar merak ediyoruz ki. Şimdi herkes diyor abi beni götürdüğünde o odaya da götürsene, o odaya da götürsene tamam diyor. Gidenler geldiklerinde de güzel şey anlatıyorlar ediyorlar. Bir gün sıra bana geldi. Gittik otele. O tost mevzusundan sonra tabii biraz streslenmişiz şey yapmışız. 55 lira. Girdik odaya. Dedi ki bak dedi yanımdan ayrılma hiçbir şey elini sürme. Elime attığım en az 55 liradan var. Gel dedi seni bir odaya götüreceğim dedi. Neresi abi tuz odası? Ha dedim tamam. Mersin'de çok anlatıyordunuz. Hadi gidelim abi odaya. Girdik odaya. Mehmet abi girer girmez yine böyle biraz tuzları elledi şey yaptı şöyle. Sonra şezlong gibi bir şey var orada. Oraya oturdu. Oda da normal oda. Her yerinde de tuz koymuşlar. Küçük bir yer. 5 metre 6 metrekare bir yer. Mehmet abi gözünü kapattı böyle. Ben de olayı anlamaya çalışıyorum. Elimi yere sürüyorum. Normal tuz. Duvara şöyle elimi sürtüyorum. Tuz dökülüyor. Normal tuz. Tavana bakıyorum. Biraz sarkıt yapmışlar. Böyle mağaralar var ya eski mağara. Orada da tuz var. Baktım böyle Mehmet abi dedim. Gözünü aç efendim dedi. Abi benim tuz odası burası mı? Evet dedi.
Dedim övdüğünüz oda burası mıydı abi dedim. Evet dedi. Abi dedim bence bizi koparıyorlar dedim. O da baktı böyle. Doğru söylüyorsun dedi. Hadi gidelim dedi. Kalktık gittik ondan sonra öğle yemeği mi ne yedik kahvaltıya mı ne geçtik hatırlamıyorum. Ondan sonra tuz odası hani o açıklamadan o abi bizi koparıyorlar dedikten sonra hiçbir havası kalmadı o tuz odasının. Giden de bir daha Mehmet abi şey diyor. Abi vakit kaybı ya diyor. Gel başka etkinliklere gidelim falan diyor böyle. Öyle bir mevzu var. Bir umre anım var Mehmet abiyle. Tek anım zaten. Onun da benimle umreyle tek anısı. İkimiz de ilk defa gittik. Aynı döneme denk geldik. Şimdi şöyle oldu. Medine'nin son gününe kadar çok iyiydi. Her şey rüya gibiydi. Yani ben o Medine'deki Mescid-i Nebevi'de o milyonlarca insanın sığdığı o büyük mescidin içerisinde tek başıma bir alan yakaladım. Gecenin bir vakti. Orada vakit geçiriyorum. Bizim diğer arkadaşlar başka mescidin diğer alanlarında vakit geçiriyorlar. Dualar ediyoruz, videolar çekiyoruz. Sonra ben 2 defa, 3 defa Efendimizin kabrini ziyaret etme nasip oldu. Hatta bunun bir tanesi çok tevafuk. Sürekli Medine'nin orada bariyerlerin yerini değiştiriyorlar. Sabah buradan girdim dediğin yol aslında artık o yol olmuyor. Bariyerleri değiştiriyorlar. Lego gibi, labirent gibi. Sonra bu bariyerleri hatırladım dediğim yerden bir girdim. Efendimizin kabri hiç tahmin etmediğim bir şey. Geride çıkmak hiç aklıma da gelmiyor. Olmaz yani girmişim tevafuk. Hatta arkadaşlar şey dedi. Sen dedi manevi davet almışsın dedi. O tesadüf değil falan dediler böyle. Ayrı bir mesaj. Yani Medine böyle dolu dolu geçti. Yarın da Mekke'ye gitme hayalini kuruyoruz. Ama yatarken bile ellerim hep böyle. Hayal kuruyorum. Neyse o da arkadaşım da Vedat. Tam bir ölüm makinesi. Yani böyle enteresan bir arkadaş. Uyuma noktasında hani uyur. İkinci bir şuur sahibi varlığın onu temasla hareket ettirmesi gelene kadar uyanmaz. Yani garip bir şey. Enteresan. Arkadaşlar tanırlar Vedat'ı. Hani metafiziksel alemdeki varlıkları bile rahatsız ediyor. Enteresan bir arkadaş. Yani o uykudaki derinliği, ses çıkarması, hani nefes alamaması falan çok derin bir arkadaş. Benim de biraz var ama onun kadar değil. Ve bizi aynı odaya koymuşlar. Fakat gel gör ki Medine'de ve yarın Mekke programının heyecanıyla hiç böyle uykudan zaaf yaşayacağımız aklımıza gelmiyor. Arabistan'da sıcak, klimaları açmışız, perdeyi de kapatmışız, odada kapkaranlık. Neyse uyuduk. Saat 10 oldu. Biz uyuyakalmışız. Rehberimiz zaten tam çılgın bir adam. Şey demiş ya bırakın ya demiş bunları. Diğer otobüslerle gelsin. Biz yolumuza devam edelim. Fatih Koyucu'nun odaya bir girişi var. Yani hala o ses tonu travması var. Bazen Fatih abiyi gülerken görüyorum. Biraz o bağırdığı sese doğru yaklaşır gibi oluyor. Herkes gülerken ben biraz böyle bir enteresan oluyor. Travmayı yaşamışım çünkü. Abi şöyle söyleyeyim. Fatih abinin odaya girmesiyle benim otobüse ışınlanmam aynı zaman. İhramı ne ara girdim hatırlamıyorum. İhramı ne ara girdim hatırlamıyorum yani. Sonrasında Vedat'ın uyanması yani anlık ışınlanmışız böyle direkt otobüse gelmişiz. Fakat şöyle bir şey var Mehmet abi biraz gergin öfkeli. O uykunun vermiş olduğu hani programı ertelemişiz. O otobüste 40 kadar adam var. Hepsi bizi beklemiş. Bir de hepsini görsen melek gibi ama buradan aşağısı. Buradan yukarısı çok acayip insan. Kafalarını bile hatırlamak istemiyorum. Özellikle Osman abinin falan enteresan yani. Neyse otobüse bindik. Herkes böyle enteresan böyle. Sebep biziz. Geç kalmanın sebebi biziz. Rehber zaten ayrı çıldırmış. Mehmet abiyle zaten hiç göz göze gelmek istemiyorum. Çünkü az çok hayal ediyorum. Yani en mülayimi öyle görünce Mehmet abiyi hiç yapamadım. Hayal bile edemedim. Neyse mikat alanına kadar kaçmaya çalışırım otobüsün içerisinde. Otobüs doldu bir araçla gidiyorlardı onlar. Araçla otobüs arasında biraz mesafe var. Mikat alanında buluştuk. Mikat sınırında da Mehmet abi bu tarafa bakıyor ben buraya kaçıyorum. Bu tarafa bakıyor ben buraya kaçıyorum. Amacım şunu öğrendim ben. Mikat alanında yani ihram namazı kılarsan ve umreye niyet getirirsen ondan sonra ihram haramları başlıyor. Umre haramları başlıyor. Kimsenin kalbini kıramazsın. Hiçbir canlıya zarar veremezsin. Bir karıncayı dahi ezemezsin. Onu öldüremezsin. Hani şöyle haram çok dikkatimi çekmişti. Mesela kaşıdın, bilerek kaşıdın kıl düştü ya. Onunla bile sadaka vermen lazım. Günah yani. Hiçbir şekilde hiçbir şeye zarar veremezsin. O anı bekliyorum. Hani ortama oh be diyebileceğim an o umre niyetini ettikten sonraki an. Tabii Mehmet abi belli bayağı böyle sinirlenmiş, öfkelenmiş ama bu tarafa baktığımda yan profilden anlıyorum. Hiç göz göze gelmemeye çalışıyorum. Ondan sonra namazı kıldık, umreye niyet ettik.
Abi 5 dakika boyunca Mehmet abiyi görüş alanımdan kaybettim. Biraz böyle kalabalığa bakıyorum. Diğer milletlerden insanlar var. Onları anlamaya çalışıyorum. Derken birden böyle omzumda şu var. Şöyle bir hareket oldu. Arkamı döndüm. Mehmet abi. Gülümsüyor ama nasıl gülümsüyor biliyor musun? Böyle dişlerini sıkmış. Konuşuyor ama dişleri açılmıyor. Sinirden. Canım kardeşim dedi. Böyle böyle hiç konuşmuyor. Canım kardeşim dedi. Buyur abi dedim. Elinde sonunda dedi bu ihramı çıkaracağız dedi. Evet abi dedim. O zaman bir görüşmemiz lazım dedi, tamam mı? Ben dedim ki abi sen Umre'ye niyet ettin mi dedim. Ettim dedi. Ben de niyet ettim. Ne oldu dedi. Dedim şu an biraz imalı konuşuyorsun abi. Gönlümü kıracak gibi beni tehdit mi ediyorsun? Ne yapıyorsun dedim ya. Kardeşim tehdit etmiyorum ya dedi. Hani neyse dedi benim cüzdan yanımda değil şimdi dedi. Böyle uzaklaşıyor. Hani çünkü kalbimi kırsa sadaka vermek zorunda kalacak. Ama niyet de etmiş, günaha da girmek istiyor. Sadaka da veremeyeceksin, cüzdan yanında değil. Böyle abi dedim imalı konuşuyorsun ama kalbimi kıracak gibi oldun dedim. Sonra Mehmet abi şey yaptı böyle. Seninle dedi akşama güzel güzel görüşeceğiz. Dedi gitti oradan. Fatih abi de zaten hala o sabahki şeyi ben unutamadım, o da unutamadı. Akşam vakti Umre bittikten sonra Umre'nin bitirişi de şöyle oluyor. Tüm ibadetleri yapıyorsun. Safa Merve'yi de git gel yaptıktan sonra 7 defa saçının 4 yerinden bir tutam saç kestiriyorsun. Fatih abi ilk dedi ki lütfen, bak o kadar da kibar ki, lütfen hani ilk beni yapar mısınız diye, ibadetimi bitireyim tamamlayayım dedi. Ben de böyle uzaktan bakıyorum ne olacak diye. Biri böyle kesti. Buradan bir kesti. Şuradan bir kesti. Tam bu makası kestikten sonra bitiyor ya, ihram yasakları bitecek. Şöyle Fatih abi göz göze geldik. Çat! O kıl ağır çekimde düştü buradan, tamam mı? Ben anladım. Gel buraya dedim. Hemen ben kaçtım, böyle koştum. 8.'ye gidiyorum. Safa Merve. 7'de bitmesi gerekiyor. 8.'ye doğru gidiyordum yani. Abi kaçacaksın yoksa. Çünkü onun için yasaklar bitmiş. İstediğini yapabilir artık. Öyle bir hatıramız var Umre'de. Tabii bunların arasında bazı mobbingler uygulandı. O uyku meselesinden sonra bir yerde mola verdik. Yusuf git yemekleri al. İşte Yusuf içecekler eksik olmuş. Yusuf soslar eksik. İşte Yusuf otobüsü toparla. Eksik var mı, gedik var mı? Onlar da bir takım hediye nevinden, ceza değil hediye olarak bana kaldı. Binlerce kez 39 kişiyi saydım. Mehmet abi diyor ki say bakayım diyor. Çünkü uyuyakalmışım ya, tatlı tatlı benden de intikam almak istiyor. Ekibi say diyor. Dükkana giriyoruz. 39 kişiyi sayıyorum. Dükkandan çıkıyoruz. Bir daha 39 kişiyi sayıyorum. Otobüse 2'den sonra otobüse binince 39 kişiyi sayıyorum. Böyle her yerde binlerce defa 39 kişiyi saydığım oldu. Şöyle ek bir bilgi vereyim. 2022 Aralık ayında ben İstanbul'a nöbetçi olarak gittim. Nöbetçiyi şöyle açayım. Bizim orada bir medresemiz var Şişli'de. Orada bir sistem oluşturmak, dahil olunan sistemi biraz daha geliştirmek adına böyle yıllardır hayalhanem içerisinde olan arkadaşlar 2 kişi, 3 kişiyi bir aylığına gönderdiğimiz oluyor. Bir ay mesela Arda sen gidiyorsun, ben, Nimetullah'ın olduğu bir üçlü düşün. Gidiyoruz, bir ay kalıyoruz, bir ay sonra başka bir üçlü, bir ay sonra başka bir üçlü derken Aralık ayında bana sıra geldi. Bir ekiple birlikte gittik. Gittikten sonra da baktım evet işler gerçekten çok sıkışık. İstanbul hem kalabalık hem çok talebin olduğu bir yer. Sürekli misafirlerin, ziyaretçilerin olduğu bir yer ve bir sistemin de muhafaza edilmesi bir yer. O yüzden sayıya gerçekten ihtiyaç var. O ekipteki sayıya. Ben de böyle düşünürken böyle şakayla karışık şey dedim Mehmet abi. Abi dedim ben İstanbul'da kalabilirim dedim yani. Burada ihtiyaç var belli malum. Daha şey olmadan benim onaylandı. Tamam kardeşim dedi. Sıkıntı yok sen kendin yorma oradasın. Bitti. Bu kadar diye böyle. Cümleyi bitirmeden ben artık İstanbullu oldum. Yıllardır adamı yormuşuz etmişiz herhalde. O da fırsat bu fırsat kurtulmak adına. Hani uzaklarda sen iyisin aramız iyi diye böyle. Aralıktan bu yana da İstanbul'dayım. Bu videoda Mersin'de çekiliyor. Mehmet abi de kapıyı gözlüyor ne zaman gideceğim diye. Daha fazla zarar vermemek için herhalde. Olsun seviyor beni ya. Mehmet Yıldız en çok neye sevinir veya en çok neye üzülür? En çok neye üzülür? Bana üzülür. Bak en çok neye sevinir biliyor musun? Şöyle stadyum dolusu insanlara sohbet vermesine sevinmez. Üniversitelerde, konferanslarda yüzlerce, binlerce kişinin önünde herkesin gözyaşı dökeceği bir seminer versin, ona çok sevinmez. Hayalhanem medresesi dolsun taşsın, orada mükemmel bir sohbet verirse ona sevinmez. Neye sevinir biliyor musun? Birisi, bir abla olsun, bir abi olsun, bir çocuk olsun, bir genç olsun. Mehmet abiye denk geldiğinde, abi bak bunlar 20. mektup videolarında not aldığım kısımlar. Abi bak işte bu Kader Risalesi vardı ya, 26. söz.
İşte bak buralarda not aldığım yerler. Abi bak işte İhlas dersi yapmışsınız 21. lema. Abi bak burası oradan not aldığım işte var ya Mehmet abiye dünyaları vermiş oluyoruz. Çünkü anlatılan şeyin sadece duygusallıkta kalmayıp amele geçirildiğini görünce tamam bu arkadaş dertlenmiş. Kendi ahireti için, kendi akıbeti için, kabri için bu videoları izleyip nasihat nevinden almamış. Tutmuş kendine defter çıkartmış, renkli kalemler almış. Renkli kalemlere de çok dikkat eder. Yani birisi bazen sadece siyah kalemle yazar ya ona da çok sevinir. Ama tutup birisi başlığı ayrı renk yazsın, hadisi ayrı renk, ayeti ayrı renk, kendi tefekkürlerini ayrı renk alsın. Mehmet abiye dünyaları vermiş oluyorsun. Mehmet abi buna çok sevinir. 3 silahşörden biri olmak yıllar içerisinde onu yordu diye düşünebilirsiniz. Yaşadıklarını duyunca hiç de öyle olmadığını kendiniz gözlerinizle göreceksiniz. O bir Çeçen lider. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben İrfan Aykut, 1985 doğumluyum. Aslen Kahramanmaraş Göksunluyum. Daha öncesi Kafkasya'dan göç eden bir ailenin çocuğuyum. Şirket sahibiyim, ticaretle uğraşıyorum çok uzun yıllardır. Üniversitede falan da ufak ölçekli yaptığım ticaretler vardı. Halen devam ediyorum. Mehmet Yıldız en çok neye sevinir veya en çok neye üzülür? Bir hatıranız var mı? Hizmetin ilk zamanlarında çok beraber zaman geçirebiliyorduk yani. İşte saat akşam tam emin değilim kaç olduğundan. Yani 10'dur, 10.30'dur böyle. O barlardan, publardan çıkan çocukları görünce neredeyse kaza yapıyorduk, onu hatırlıyorum. Bir morali bozuldu. Arabanın biraz hakimiyetini kaybetti. Sonra ben dedim başkan bizim daha çalışmamız lazım. Helak edeceğim bizi, sakin ol. Öyle bir olay olmuştu. O tür şeylere çok üzülüyor. Ya yüzlerce örnek var şimdi ben eskiden beri tanıdığım için. Böyle mesela namaz kılmayan veya İslami gereklilik yapmayan arkadaşları gördüğü zaman ruhunda çok derin yaralar açıldığına şahidim. Buna çok üzülür. Çok sevindiği şeylerden biri mesela hizmetsel noktalarda güzel bir terakki olması. Buna sevinir. Ondan sonra birinin namaza başlamasına sevinir. Elhamdülillah. Tabii dışarıdan bakışlar doğruyu yansıtmaz. Herkes zahire şey yapar ama çok böyle dünyevi şeylerle ilişkim olsun, şey yapayım falan. Zaten yediği içtiği bir şey de yok doğru düzgün. Mesela masaya otur, imani bir hakikat konuş, bütün yemeğini yersin yani. Kopar orada o ara. Genelde o manevi inişler ve çıkışlar onu çok üzer ve sevindirir. Hayalhanem bugün büyük bir projeye girse, senin yapacağın fedakarlık ne olur? Zamanımı, ömrümü verme duam var. İnşallah başka bir şeyim de yok, hedefim de yok. Küçükken de benim aklımda böyle yoğun olduğu şey bir şeyin uğruna ölmek, sürekli mücadele etmem lazım falan düşüncesi. Bu vardı yani. Şimdi annem babam Çeçen, dedelerim nenelerim Çeçen, bir şeye kendimi feda etmeliyim düşüncesi olduğu için dava odaklıydım yani. Aklımda başka bir şey yoktu. O yüzden yine inşallah Allah ömür verdikçe, imkan verdikçe, ben de niyetimi sağlıklı, sağlam tuttukça ömrümü veririm yani. Büyük bir arsa, miras işimiz var. Devasa bir arsa. Yani o çıkarsa üstüme düşenin hepsini veririm. İnşallah düşüncelerim değişmez. Niyetim bozulmaz. Allah muhafaza etsin. Ölene kadar amacım bu yani. Mehmet Yıldız neden fotoğraf çekilmeyi sevmiyor? Bunun evveliyatı var. Şimdi biz sokaklarda belli başlı raconlar çerçevesinde yaşarken fotoğraf çekinmek o racona ters olduğundan, icap etmediğinden eskiden beri sevdiğimiz bir şey değil işin açıkçası. Hani bu işin şakası. Yani kardeşimle muhabbet etmek varken niye fotoğraf çekeyim? Anım mı olacak? Yani belki toplasan 3 tane fotoğrafımız yoktur yani eskiden. Şahsi olarak da bu tip şeyleri önceden ne ehemmiyet veren ne de seven bir karakteri vardı. Tabii işte hayalhanem vesilesiyle tanındıktan sonra 3000-4000 tane toplasam belki farklı farklı yerlerde video, kısa videolar, paylaşımlar atılmış. Anlatılan şey fotoğraf çekme mi mevzusu. Sadece fotoğraf mı? Bunu mu anladınız yani? Yani tabii insanların bir farklı niyetleri olabilir yani. Hani bir hatıra kalsın. Mehmet abiyle beraber falan da. Şimdi zaten göreceğim 1-2 dakikalık bir şey. Dualaşın. Değil mi? Ahirete gidecek bir şey. Abi işte şunu da yapabilir misiniz diye ricada bulunun. Veyahut da işte hadi şunlara da sen dikkat et desin gibi böyle samimi, dostane, ahbapvari, kardeş gibi bir şeyler konuşup yapmak varken abi işte bir fotoğraf çekinelim, selfie.
birisi çeksin falan. İğreti geliyor yani. Bunu ben rahat söyleyebilirim. Programdan çıkmışsın. Biz 2 kişi Türkiye'den gittik. 3 kişi Avrupa'da, toplam 5 kişi gitmişiz, harpten çıkmışız. Adam zaten beli tutmuyor. Diz tutmuyor. Romatizma var. Kulunç var. Bileği ağrıyor, başı ağrıyor. Uykusuzluktan zaten iptal olmuşuz. Birisi geldi işte fotoğraf. Yani bunu izah da edemiyor. Kardeşim ben fotoğraf çekinmeyi sevmiyorum dese. Şimdi yeni gelen bir adam tuhaf karşılıyor yani niye çekinmiyor yani. O da tuhaf karşılıyor. Bunun için mi yani? Yani bir fotoğraf çekinip Insta'ya atmak mı mevzu yani? Burada anlaşamıyoruz. İnsanlar biraz bizden farklı düşünüyorlar. Biraz böyle anlayışla karşılayınca her 100 metrede biri fotoğraf çekinelim mi deyince değil mi? Hali hazırda insan yürümekte bile zorluk çekiyor. Bu noktalarda biraz tabii anlayışlı olmakta fayda var yani. En neticede o da bir insan. İnan petrol ofisine giriyoruz benzin almaya. Araç yıkayan arkadaş, kasiyer, içeride görevli, dışarıdaki pompacı. Hepsi böyle abi fotoğraf. Yani şimdi hani abi Allah razı olsun, işiniz gücünüz rast gitsin, dua etmek varken insana böyle sürekli bunu yaşaması biraz yoruyor yani öyle söyleyeyim. Buraya dikkat etmekte fayda var. Mehmet Yıldız nasıl geçinir? En magazinel soru değil mi? Nasıl geçiniyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İşte söylüyorsun diyorsun ki kardeş rızkı Allah verir. Evet onu biliyorum ama nasıl yapıyorsunuz? O veriyor işte biz de bilmiyoruz yani. Tabii işin şakası. Vallahi şimdi Mehmet Yıldız'ın nasıl geçindiğini böyle madde söyleyeyim şöyle parmakla sayaraktan tam olsun. Böyle insanlar öğrenmiş olurlar bu vesileyle. Birincisi Mehmet Yıldız matematik öğretmeni, iyi bir matematik öğretmeni. İkincisi Mehmet Yıldız 20 tane kitap yayınlamış. Yaklaşık 10 senedir kitabı olan yazar. Bunun telif gelirleri var. Üçüncüsü çok iyi bir tüccar. Mesela biz küçükken de bize taso bilye satardı. Oradan başladı. Bir şeyleri çevirme kabiliyeti var. Ticareti 2 şekil yapıyor. Kendi ticaretini bahsedeyim. Kendi ticaretinin bir tanesi araba üzerine, bir tanesi ev üzerine. Bunları sürekli olaraktan işletiyor. Kendi yapmış olduğu ticaretin temelinde, merkezinde bunlar var. Bir de seviyor arabayı, evi. Bu estetik olan, minimalist olan şeylerle arası çok iyi. O cihetlerde meşguliyeti var. Üçüncüsü yenge hanım diş doktoru. O da uzun süredir diş doktorluğu yapan iyi bir diş hekimi kendisi. Dördüncüsü ablası eczacı. O da aynı zamanda Mehmet Yıldız gibi yoğun bir şekilde araba, ev işleriyle uğraşıyor. Onun da öyle bir ticareti var. Altıncısını söylüyorum. Madde gidiyoruz. Altıncısı ailecek yapmış oldukları, kendi aralarında çevirmiş oldukları bir ticaret var. Bunlarla da geçim cihetiyle ilgileniyor. Al, ver. O şekilde bir hayatı var. Hamdolsun iyi. Tabii bunun sorulmasının temelinde şu var yani ben bunu da izah edeyim. Herkesi katmıyorum işin içine. Samimi olanlar lafın meclisten dışarı onlara karşı. Tenzih ediyorum onlara. Şimdi nasıl geçiniyorsun? Şimdi adamın kafasında şu var. Sürekli kamera karşısında 24 saat YouTube'da yayın yapan bir adam düşünüyor. Yani onu bir YouTuber olarak görüyor. Veyahut da işte hiçbir şey yapmayan, aile geçindirmeyen, işte çocuk sahibi değil sanki, ailesi yokmuş gibi düşünüyor. İşte nasıl yapıyor? Ya şimdi ticareti bilen bir adamın sürekli olaraktan bir yere gitmesine gerek yok. Ben de uğraşıyorum. Telefonla, internet üzerinden, tabletten, bilgisayardan, kamyonla iş çözebiliyorsun. Yani bir adamda biraz kabiliyet varsa, çevre de varsa bu işleri çok kolay çevirebiliyor. Karşıdaki adam da diyor ki işte fakir olsun, bunu giymesin, bunu yapmasın, şöyle olsun, böyle olsun falan filan. Ya zaten adam imkanlarının çok büyük bir oranını hayalhaneme aktarıyor. Zaten bu işi yapmasının temelinde bu var zaten. Yoksa niye yorulsun ki o kadar? Bir kısmını da kendine harcıyor. Yani kendi tercihleri, kendi yaşamı. İktisadi olarak işte şunu israf edeyim diye bir amacı da yok. Amacına uygun kullanılan her şey zaten iktisatlı kullanılıyor demektir. Magazinel bir şey, çok gerekli bir şey de değil yani. Dünyada çok fazla para kazanan ve türlü işler yapan insanlar var. Bunun sorulmasına bile gerek yok yani. Adam işte çalışıyor, kazanıyor işte. Bahsettiğim 6 madde. 6. O maddeler üzerinden değerlendirebilir. Bundan sonra merakı olanlar burayı çevirip izlesin. Çözmüş olurlar olayı. Yakinen tanıdığım için rahat konuşuyorum.
Hatta şöyle bir anı da var mesela iş nasıl oluyor diye. Biz böyle bir gün çok sıkıştığımız bir dönemde masada oturuyorduk 3-4 arkadaş. Zaten en temelde birilerinin önden bir şey vermesi lazım ki diğer insanlar daha bunlar yapıyorlar. Demek ki güvenilir ve inanılır bir şey deyip kendileri de girsin işin içine. Yani temel mantık bu olmalı. Oturduk mesela Mehmet abi işte muhabbet ettik, sohbet ettik. Nasıl yaparız, nasıl çıkarız, bu darboğazı şey yapalım. Çat masaya koydu mesela arabanın anahtarını. Öbür arkadaşlar da işte orada kim varsa hepimiz dedik ki bunlar artık bizim bundan sonraki süreçte hizmetin kullanacağı mallar. Yani kazanılan şeyler bu şekilde harcanıyor yani. Oraya niye gittiniz, bunu niye yaptınız, bunu niye yediniz, bu niye buradasınız, niye bunu giydiniz, niye bunu giydiniz falan filan yani. Yani normal şartlarda dünyada verilecek cevap aslında sana ne? Yani ister giyerim, ister giymem oluyor ama kimileri samimi sorduğundan böyle bir cevap verme isteği duydum yani. Hani normal şartlarda özel hayata İslami olarak da kanuni olarak da birileri girip de bu niye böyle diyemez. Ama soruluyor bir sefer ben cevaplamış olayım yani. Belki biraz hadsizlik ettiysem de özür diliyorum, hakkınızı helal edin ama çok böyle merak edilen, sorulan bir şey. Bir kısım tarafından yani herkesin merak ettiği bir şey değil de. Cevabım bu yani hani bu şekilde. Yani öyle fedakarlık yapan bir adam da bunu niye giyiyor, bunu niye şey yapıyor düşün. Çocuğunu haftada bir gün gören bir adamdan bahsediyorsun. Yeri geliyor bir ay şehir dışına çıkıyoruz. Bu adama bunu niye yaptın falan dediğin zaman bu adam üzülür. Çok istediğin cevapları da alamayabilirsin. O yüzden çok zorlamaya da gerek yok diye düşünüyorum yani. Hudut meselesi, had meselesini iyi muhafaza etmek lazım. Yani ben bunda Mehmet Akif merhumun çok sevdiğim bir sözü var diyor. İnsan iki şeyi çok iyi bilmelidir. Bir, hesabını, iki, haddini. O noktalara dikkat etmekte fayda var. Yani sokaktan biri seni çevirip niye bunu yapıyorsun, niye şunu yapıyorsun diyemez. Sen de uygun oranda samimi görüp takip ediyorsan eğer noktalara takılma. Zaten inan %90'ının da bu soruyu soranın maalesef zaten bir hizmetsel bir hayrı da yok yani. Sormak için soruyor işte magazinci. Twitter'daki gündemci, hashtagçi yani. Ama bunu da böyle anlatmış olayım. Temel mevzular böyle yani hani adam zaten hem ömründen hem kazanmış olduğu gelirden diyeyim. Yani %90'dan fazlası belki buraya aktarıyor. Helal olsun. Allah istikamette isabet ettirsin sürekli. Fatih Ünal. Lise yıllarında başlayan dostluk şu an çeyrek asrı devirmiş durumda. Haydi gelin biraz da hayalhanemin kurulduğu ilk yıllara bir yolculuk yapalım. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben Fatih Ünal, doğma büyüme Mersinliyim. Haliyle Mersin'de yaşamaya devam ediyorum. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Uzun yıllardır hayalhanemde yöneticilik yapıyorum. Resmi işlerle ve diğer bir takım işlerle ilgilenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda ticaretle de uğraşıyorum. Hayalhanemin kuruluşundan beri hayalhanemde beraberiz, arkadaşlarla beraber. Burada yıllar içerisinde çok güzel anılarımız birikti, çok güzel hatıralarımız oluştu. İnşallah ümit ediyorum bundan sonra da ölene kadar Allah hayalhanem çatısı altında ömrümü devam ettirir. Hem kendim hem eşim fizyoterapistiz. Uzun yıllardır da bu şekilde devam ettik. Uzun bir dönem hastanelerde çalıştım. Daha sonra kendime ait ofisimi kurdum. Orada yine hastalarımı kabul ettim, hastalar almaya devam ettim. Daha sonra tabii hayalhanemle birlikte hastane beraber götürmek zor olduğu bir sürece denk geldim. Orada bir tercih yapmam gerekiyordu. Aşağı yukarı bir 5-6 yıl önce öyle bir tercih de yaptım. Yani ofis cihetiyle devam ediyorum, özel hasta cihetiyle. Onunla beraber tam o hastaneye bırakma kararı aldığım dönemde Allah öyle bir kapı açtı. Ticaretle de uğraşıyorum, bir şirketim var, reklam ajansı. Bu şekilde devam ediyoruz. Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız 15 yıllık en yakın dost ve kardeşim. 10 yıllık da hocamdır. Yani bizim toplam aslında geçmişimiz ortalama bir 25 yıla dayanıyor. Çocuktan beri beraberiz. Aynı lise yıllarında aynı sıraları paylaştık. Çok uzun yıllardır omuz omuza yol arkadaşlığı yaptık. Onun dışında iyi bir aile babasıdır, iyi bir kardeştir, iyi bir evlattır. Bunlar hep geride kalan çeyrek asır içerisinde yakın olmamızdan ötürü hep gözlemlediğim yönleridir. Çok ciddi bir şefkat yönü var Mehmet Yıldız'ın.
bilhassa merhameti ve şefkati ciddi şekilde yüksektir. Bunu belki de yüzüne karşı söylemedim de buradaki bu röportaj vesilesiyle bunu da ifade etmiş olayım. Ciddi bir şefkat ve merhamet kahramanı diyebilirim Mehmet Yıldız için. Onun dışında tabii çok şeyler paylaştık, çok yollar yaptık, çok belki dertleri, çileleri beraber yaşadık. O yüzden iyi bir çiledaş, iyi bir derttaş, iyi bir yoldaş, iyi bir kahır insanıdır Mehmet Yıldız. Dostunun, kardeşin kahrını çok iyi çeker. Bizim tanışma hikayemiz tabii daha böyle çok bir şeylerin farkında olmadığımız yıllara dayanıyor. Yani ortaokuldan daha yeni böyle geçiş yaptığımız yıllar aşağı yukarı 12-13'lü yaşlara tekabül ediyor. Aynı okula denk düştük. Sınavlar sonucunda aynı Anadolu Lisesi'nde okuduk. Daha sonra aynı sınıftaydık. Aynı sınıflardan mezun, aynı sıralardan mezun olduk. Lise ortamı biraz daha bizim çok iç içeydi. Anadolu Lisesi olduğu için sadece aynı sınıf dönemleri değil, diğer farklı sınıf dönemleriyle de beraber çok güzel bir iç içe ortam vardı. Aslında bizim lise döneminde çok böyle dost arkadaş problemi yaşanmazdı. Ama samimi ve daha uzun yıllı dostluklar kurabilmek şimdi daha iyi anlıyorum ki herkese nasip olmayan bir şeymiş. Bu işte hamdolsun yani Allah tarafından bize bu davanın da bir hediyesi niteliğinde o yıllardan başlayan o dostluk bugün dava kardeşliği, dava arkadaşlığı olarak devam ediyor. Bizim tanışma yıllarımız şu an belki çok anımsayamadığım o yıllara dayanıyor. Yani çocuktuk ama çok fazla lise yıllarından, üniversite dönemlerinden hatıralarımız çok fazla birikti. Onun dışında biz mesela ehliyetimiz daha olmadığı için altımıza araba alamıyorduk. Arabamız olmadığı için Mersin yaylaları meşhurdur Toroslar'da. Şimdi ya dedim hadi gelin beraber yaylaya gidelim. Ya yayla ne için filan? Ya dedim bir gidelim hava alalım, serinlik alalım. Dedim orada dedim mangal yakalım, biraz bir şeyler yeriz filan. Neyse biz atlardık köy otobüsüne, yayla dolmuşuna atlardık. Daha sonra 1 saat o zahmetli yolculuk sonrası yaylaya ulaşırdık. Yaylada da işte biraz hava alırdık, camide namazı kılardık. Daha sonra biraz daha acıkınca affedersin giderdik. Orada güzel bir kasaba. Kasapta haftalık bütün harçlıklarımızı birleştirirdik böyle. Kendi miktarınca böyle bir parça et alırdık, sucuk alırdık. Sucuğu çok severdik. Pide alırdık. Basit bir kuru soğan kırardık. Bununla beraber o kadar lezzetli gelirdi ki bize. Yani o yıllarda günümüzü öyle geçirmek. Sonra geçerdik bir yerde bir şeyler okurduk. Tekrar namaza giderdik. Orada çayımızı içerdik filan. Bizim belki de o yıllarda çok lezzet aldığımız aktivitelerden biri arabasız yaylaya gitmekti. Çok lezzetliydi. Hatta yine o yaylalardan birine beraber gittiğimiz zaman Mehmet abi duramaz, ona yad eder. Geçen hafta yine yad etti. Ya dedi Fatih hatırlıyor musun dedi. Biz dedi yaylaya gelirdik, kasaba gelirdik. Burada vakit geçirirdik diye. Hani bir şairin dediği gibi çok aç oturdum. Çok daha iyilerini yedim sonra diyor lahmacun için. Bizzat Urfa'da hatta diyor ama hiçbirinde o kadar aç oturmadım sofraya diye öğrencilik yıllarını ifade ediyor. Bizim de tabii ki o gençlik yıllarında, toyluk yıllarında kendi imkanlarımızı böyle zorlayarak bir yere gidebilmek, bir organizasyon yapabilmek bizim için hele hele böyle gönül gönüle, diz dize, göz göze olmak istediğin adamlarla bunları yapabilmek bizim için dünyaya bedel hatıralardı yani. Genelde şunu da çok sorarlar. Yani bunu Mehmet abi geride kalan yıllar içerisinde çok zikrettiği için ya işte Risale'yi ilk sen mi verdin diye. Hatta daha sonra bana nasıl Risale'yle tanıştığımı soruyorlar. Benim Risale'yle tanışmam ilk başta böyle 15-16 yaşlarındaydım. Yani lise 2, Allahu alem belki lise 3'tüm. Babamın kitaplığında bir gün 3 tane kırmızı kitap gördüm. 3 büyükler vardı. Sözler, lemalar ve mektubat vardı. O 3 büyük hala durur. Tabii kitabın kırmızı olması, ciltli olması böyle biraz dikkat çekiciydi. O üstünde sarı yaldızla yazıların olması, böyle değişik bir kaligrafiyle, fontla yazılması. İşte sözler, lemalar ne demek yani bunlar böyle bir şeyi de çağrıştırmıyor ama en çok dikkatimi çeken şey o kırmızı ve kırmızı üzerinde altta Bediüzzaman Said Nursi ifadesiydi. Yani Bediüzzaman kavramı böyle çok nazar dikkatimi çekmişti. Allah Allah dedim ney bu yani? O sözleri almıştım ilk. İşte birinci söz Bismillah meselesi. Tuttu beni kitap.
Daha sonra işte ikinci söz, üçüncü söz, o hani ilk Üstad Hazretleri ilk 9 sözde hep temsil yoluyla anlatıyor ya, o da çok çekti beni. Daha sonrasında ben namazlara başlama kararı aldım. Babama rica ettim, baba beni sabah namazlarına kaldır dedim. Babam bir süre beni kaldırdı. Daha sonra bir gün dedi ki ben artık seni sabah namazlarına kaldırmayacağım dedi. Dedim hayırdır, niye? Dedi ki artık bundan sonra sen kendin kalkacaksın dedi. Hatta bir süre sonra bana alarm kurmayı da yasakladı. Dedi sabah namazına alarm kurmadan kalkacaksın diye. Ben de sabah namazları sonrası babama tutuyordum. Babam işte çoğu zaman camiye gidip gelirdi sabah namazına. Geldiği zaman ben zaten açar bir şeyler okurdum orada. Babam gelince de sesli okurdum. Baba dinle derdim. Daha sonrasında da tabii lise dönemime denk geldiği için ben de böyle can dostu gördüğüm, yakın gördüğüm 2-3 arkadaşıma böyle denk geldikçe yani ben bir şeyler hissediyorum bunları okuyunca. Onlar da belki istifade ederler diye. Biraz da namaza başlamamın biraz daha böyle kendime çeki düzen verme sürecim vardı. Arkadaşlarıma da faydası olsun diye ben yanımda bazı zamanlar Risale götürüyordum buluştuğumuz yerlere. Oradan da açıp okuyordum. Öyle birkaç defa böyle okuyunca yapınca en son bir gün baktım Mehmet abinin dikkatini çekti yani bazı şeyler. Çünkü o da kitaba ciddi iştiyaklı ve meyilli biri normalde. Yani çok okur, bayağı okur. Öyle olunca dedim bunu sana vereyim o zaman, sen devam et oku. Eğer işin biterse verirsin, yoksa sende de kalabilir. Çünkü bende 2 tane daha vardı kitap olarak. Daha sonra tabii Mehmet abi aldı bırakmadı. Elhamdülillah işte yani o günden belki kaderi ilahi bir takım şeyleri bizleri sevk ederken bizim belki bugün hala anlayamayacağımız inceliklerde, dokunuşlarla bizi sevk etti. Hayalhanem hayatında neler değiştirdi? Bir gün Hayalhanem 4 katlıdayız. Mehmet abi benim kullandığım odaya geldi. Gece saat 12.1'di. Bir şeyleri dertleşmeye başladık böyle. Yani üzüldüğümüz şeyler o an oldu. Hayalhanem daha inşaatı da bitmemiş. Biraz da o dönem yavaşladığı dönemlerdi. Tabii bazı imtihanlar yaşamışız. Bazı insanların vefasızlığını görmüşüz. Böyle gecede tam o saatler yani böyle. Laf döndü öyle bir noktaya geldi. Mehmet abi dedi ki, ya dedi Fatih dedi, şu hayalhanem dedi, biliyor musun dedi, kimsesiz dedi ya. Sahipsiz kalıyor dedi. Bak dedi işler dedi böyle yavaş gidiyor. İnsanlara bir şeyi farkına vardırabilmek için dedi kılık kırk yarmaya çalışıyoruz. Duyurmak için. Yani dedi evdeki dedi ecmel veradan dedi daha sahipsiz geliyor bana dedi. Hani ecmel vera bebek daha küçüktü. Masum, aciz böyle değil mi? Dedi ki ecmel veradan dedi. Çok daha aciz geliyor bana dedi. Çok daha sahipsiz geliyor dedi. Ecmel veran dedi. Sahip çıkan ana babası var dedi. Hadi onları Allah alacak olsaydı. Nenesi var dedi, dedesi var dedi, babaannesi var. Değil mi? Büyük babası var, halası var, filankesi var. Yani dedi bir sahip çıkacak birileri var dedi. Şu hayalhanem, şu hizmet dedi. Yani dedi böyle sahipsiz kaldıkça çok üzülüyorum dedi. Arada inanır mısın aynı hissiyatı o an yine böyle yaşayıp çok böyle duygulanmıştım ben. Çok hissetmiştim onu. Nitekim benim de bir evladım o dönem yine çocuktu, küçüktü. Belki 1-2 yaşlarında. Onun dediği cümleler aynı şekilde gözümün önünde. Kendi kızım Zeynep Ela ile ilgili. Dedim hakikaten yani bugün bana bir şey olsa, anasına da bir şey olsa, öyle ya da böyle dayısı var, halası var vesaire var. Şu hizmete bir şey olsa, şu hayale bir şey olsa, şu inşaat tamamlanmayacak olsa kim sahip çıkacak diye. Böyle gecelerimiz hep böyle geçiyordu. Yani bence hayalhanem bana doğru şekilde dertlenmeyi de öğretti. Yani netice itibariyle faydası olacak, kabrime, ahiretime faydası olacak şeylere dertlenmeyi de öğretti. Gençtik, ne bileyim o yıllarda belki bir gömleğe, bir kotun yırtılmasına çok dertleniyorduk. Bir ayakkabının eskimesine çok dertleniyorduk. Eğer bu hakikatlerle tanışmamış olsak bunun yerini işte arabanın eskimesi, işte işteki maaşının artmaması, kurduğun işin ya da bir şirketin randımanlı gitmemesi bunların yerini bu alacaktı. Ama hamdolsun mesela şu an şirketim var ama kanaatkar olmaya çalışıyorum. Yine kendi ofisimde kanaatkar olmaya çalışıyorum. Bu tür noktalardaki meseleleri çok kalbimde, gönlümde, zihnimde yer ettirmeme artık bir adet haline geldi bende. Ama
hizmetteki bir kardeşin sıkıntısı oluyor bazen. Ya da hizmetle alakalı başka bir mesele oluyor. Bu tür şeyler çok daha fazla gece yoruyor. Geceleri bizi çok yoruyor, beni çok yoruyor. Diğer Mehmet abi, diğer abileri de çok yoruyor. Burada da bir kalp birliği, hissiyat birliği yakalamışız. Bana bunları kazandırdı hayalhanem. Çok şeyler var. Yani daha sayılabilecek çok şeyler var. Belki video buna dönebilir yani şu an devam etsem. Peki Mehmet Yıldız nasıl geçirir? En başta 20'den fazla kitabı var. Bu kitaplarla alakalı telif gelirleri oluyor. Aynı zamanda eşi diş hekimi, bir klinik işi var. Kendisinin yine aile işleri var. Aileyle beraber ticari işleri var. O ticari işlerde hem kira gelirleri bakımından hem de gayrimenkul ve araç alım satım işleri oluyor. Var bunlar onun devam ettirdiği diğer geçimle alakalı işleri. Ya bu zaten aslında şunu da ifade etmem gerekir. Yani Mehmet Yıldız ben dediğim gibi çocuktan beri beraber olduğumuz için daha önceki yıllarda da aile açısından müferrah bir hayat tarzı vardı. Hatta ve hatta lise yıllarında filan birçok arkadaşa hediyeler verirdi. Yani belki birçok arkadaşın o yıllarda tedarik etmekte zorlanacağı bir gömleği. Çünkü bugün dahi bile çok hediye vermeyi seven birisi kendisi. A'dan Z'ye herkese muhakkak bir hediye verir. O bir ahlak olmuş onda. Ben hatırlıyorum yani bana üniversite yıllarında gömlek hediye ederdi. Böyle güzel. Hatta bir tanesinin şunu kahverengiydi, böyle çizgiliydi falan. Çok hoş bir gömlekti. Yani o noktalarda oldum olası. Herhalde onların cihetiyle de bereketi var ona. Anlayabildiğim o hediye vermenin getirdiği bir özelliğin bir bereketi var. Ta o yıllarda, üniversite yıllarında mesela klavyeli telefon alan yine Mehmet abiydi. Şaşırmıştım böyle klavyeli telefon. Ki o yıllarda dahi bile not almak için almıştı onu yani not tutayım okuduğum şeylerden diye. Yine üniversite yıllarında mıydı, lise yıllarında mı ne? Mesela PlayStation'ın bir portable şeyi vardı, PSP. Böyle çok herkesin o dönemler çok elde edebileceği bir şey değildi. Mesela o uzun yolculuklar yaptığı için ta Mersin, İzmir vesaire. O dönemlerde mesela o yıllarda işini görecek diye mesela ondan almıştı. Onu kullanırdı. Demem o ki yani Mehmet abi yıllar içerisinde hep aynı Mehmet abi bu noktada. Geçimi de bugün daha demin saydığım birçok kalem işleri dönüyor. Bunların belki birçoğunu birçok insan bilmez. Bilmesine belki gerek de yok. Ama kitap gelirleri, eşinin ayrı hekimlik işi, onun dışında dediğim gibi aileyle olan hem yapsat, hem kirala, hem alsat tarzında işler. Mesela Mehmet Yıldız'ın ablası kendisi eczacı, bir de şirket hissedarlığı gibi biraz yelpazesi olan bir yani geçim sistemi var. Hamdolsun o da bunların çoğunu hizmete yönlendirmeye, kullanmaya da çalışıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Mesela bizim inşaatın durduğu dönemler olmuştu 4 katlının. Çevremizdeki arkadaşlarda da böyle bir hani ne olacak, ne bitecek noktasında birbirimize sormaya başlamıştık. Tam o esnada Mehmet abi tam o dönemde değiştirdiği bir arabası vardı. Öyle olunca bir anda böyle siz hiç dert etmeyin. Benim arabamın anahtarı burada diyerek ben bunu gönül rahatlığıyla hizmete koyarım dediği andan itibaren orada bulunan bizler için tabii ki mesele biraz daha farklı bir renge boyandı. Demek ki bir takım şeylerin ilk bizlerden başlaması gerektiğini tekrar hatırladık. Öyle olunca da içerimizdeki arkadaşlardan Mehmet abiyle birlikte bir takım feda etme noktalarını tekrardan ele alan arkadaşlarımız oldu. Daire parasını, hanımının gelinlik bileziklerini vesaire gibi şeyleri o sıkıntılı süreçlerde, darlık yaşadığımız dönemlerde ortaya konuldu bunlar. Tekrardan Allah bizlerdeki o ufaktan böyle yer etmeye çalışan, dürten bizi yeisi bizlerden böyle sıyırdı aldı. Ve bir daha da herhalde öyle bir reis gibi bir duruma Allah çok böyle derinlemesine düşürmedi. Yani o günkü o hamlesi ve açık yürekle, mertlikle bunu ortaya koyması. İşin enteresan yanı ben o gün yapılan o şeyin hani herhangi bir gösteriş için, herhangi bir işte wow
ne yaptı be gibi bir şey için yapılmadığını yani insan hisseder ya kalbinde. İşte o şekilde hissettim işin açıkçası. Bir yandan çok kıvanç duydum. Bir yandan da hem kendim hem diğer arkadaşların nasıl bundan kendimize ders çıkardığımızı görünce o şekilde bizlere güzel bir adım olmuştu. 10 yıl önce evlerinin bahçesinde başlayan muhabbet bugün artarak devam ediyordu. Şimdi Mehmet Yıldız'ı 10 yıllık dostu Alaaddin abiden dinleyelim. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Alaaddin. Mehmet abi ve İrfan Başkan sağ olsunlar. Kral diye hitap ederler bana. Allah razı olsun onlardan. Esas gönlümüzün kralı onlardır. 35 yaşındayım. Hayalhanemle yaklaşık bir 10 yıldır takribi 9-10 yıldır tanışıyorum. Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız kimdir? Benim hayatımın değişmesine vesile olan ana temel taşlardan bir tanesidir. İnanıyorum ki ben ve benim gibi milyonlarca insanın hayatının değişmesine vesile olan bir kişi. Hayatımda gördüğüm en samimi, en yürekten, en ciğerden insanlardan bir tanesi. 10 yılda birçok zorlukla milyonlara ulaşıldı. İleride hayalhanemi nerede görüyorsun? Şimdi ben hayalhaneme ilk girdiğimde o tantuncunun üstündeki ilk yere gitmiştim. İçeri girdiğimde sistem şöyleydi yani bir şeylerden kısılıp bir şeyler yapılmaya çalışıyordu. Yani bunu biraz daha açarsam şöyle oluyordu. Mesela elektrik faturası ödenecek. O gün mesela Mehmet abi, İrfan abi bir şeylerini kısmak zorundaydı. Belki bir öğünlerini, belki ne bileyim dolmuş paralarını vesaire vesaire. Ama medresenin elektrik faturası ödeniyordu. Mesela misafir alınacak. Pazartesi günü ders vardı o zaman. Pazartesi günü misafire bir ikramlık yapılacak. Bu çok güçlüklerle yapılıyordu. O tarihte de Mehmet abi bir eskiz çıkarttırmıştı. Koridora, küçük bir koridor vardı. Oraya konulmuştu o. 4 katlının bir çizim fotoğrafı vardı. Ya şimdi ben kendi kendime dedim daha hayalhanem nedir bilmiyorum. İşte bu insanların projeleri, hayalleri, duaları nedir bilmiyorum. Çok büyük zorluklarla da boğuşuyorlardı yani. Bu da bir gerçek. Allah hepsinden razı olsun. Yani hizmetin ne olduğunu bana öğreten temel kavramlardan bir tanesi de o günkü zorlukları görebilmekti. 2013 ya da 14'lü yıllar. İşte Mehmet abi anlatıyor. 4 katlı gençlik merkezimiz olsun. Terasında macchiato içelim bilmem ne. Tabii macchiato'yu da ben ilk defa o zaman Mehmet abiden duymuştum. Sonra Google'dan araştırdım ne olduğunu. İşte şöyle olsun, aşağıda çayımızı içelim, dersimizi yapalım, aşağı bahçemize inelim filan. Mehmet abi bunları böyle sürekli dua halinde anlatıyor. Ya ben de dedim kardeş yani elektriği, suyu zor hallediliyor burada. Yani ne 4 katlısı, ne 5 katlısı, ne İstanbul'u, ne Ankara'sı. Tabii o hizmet şuuru, bilinci, işte dua bilinci olmadığı için ben öyle bir düşündüm, gaflet. Sonra baktım bir anda bir arsa, yani verebilen tişörtünü, ayakkabısına kadar bıraktı. Bırakabilen, feda edebilen evini, arabasını vesaire kimin neyi varsa yani nikah yüzüğüne kadar masaya koyan oldu. O gün anladım ki bu işler fedakarlık işi. O gün anladım ki bu işler insan eliyle yapılan işler değil. Allah'ın nasip edeceği işler. Ve bugün 4 katlının karşısına her geçtiğimde o gün o gözümde canlanan böyle aklımdan geçen şey yani daha buranın elektriği zor ödeniyor da siz 4 katlıyı nasıl olacak diye düşündüğüm şeyi düşünüyorum. Bugün baktığım zaman gelinen noktaya elhamdülillah Allah samimi kullarına hamdolsun dualarını nasip ediyor. Ama bugün sorarsan hayalhanemi nerede görüyorsun diye 2 gün önce atılan bir kaydırmalı post vardı. Hayalhanem Afrika, hayalhanem Kenya, hayalhanem Amerika. Ben bunu gerçekten iman ederek söylüyorum. Gerçekten bunların olacağına inanıyorum ve dua ediyorum bunun için. Ki artık Mehmet abi ve hayalhanem bana şunu gösterdi. Yani imkansız yoktur, dua vardır. Dua edince oturduğum yerden dua edeyim Allah da bana versin olmadığını da Mehmet abinin dersleriyle anladım. O da şu, bir dua edeceksin ve bu duayı da amele dökeceksin. Yani istediğin için, istediğin istikamette istikrarlı bir şekilde yürüyeceksin. Düşeceksin, kalkacaksın, doğru yapacaksın, yanlış yapacaksın. Ama niyetin doğrultusunda, duan doğrultusunda istikrarlı bir şekilde devam ettiğin zaman Allah'ın nasip etmemesi için hiçbir neden yok. Bu konuda Mehmet abi beni birkaç kez uyarmıştı. Bazı noktalarda duygularınla bakma, icap ederse profesyonelce bak meselelere, hislerini karıştırmana gerek yok. Neticede burada bütün kardeşler ve bütün gönül verenler Allah rızası için bu işi yapıyorlar ki gerçekten de öyle. Burada baktığın zaman dünyevi bir olayın dışında gelişiyor her şey. Bunu herhangi bir sıradan ticarete dalmış, dünyaya dalmış bir adama anlatmak belki imkansız. Yani
Onu anlatırsan hep bir matematiksel karşılık bekler. Ama burada bugün gelinen noktada baktığın zaman kardeşlerin birbirine olan o uhuvveti, kardeşliği, birbirlerine olan samimiyeti, dünyanın birçok yerinde olmayan bir şey bu. Bu da bize öğretti, gösterdi ki hayalhanem Allah'ın izni inayetiyle sizin gibi güzel kardeşlerle, Mehmet abiyle, İrfan abiyle, diğer saydığım bütün abilerle Allah'ın izni inayetiyle dünyanın her köşesinde olacak, olması için de duamız hep devam edecek. Mehmet Yıldız en çok neye sevinir veya en çok neye üzülür? Bir hatıranız var mı? En çok sevineceği şey bir insanın imanına, namazına vesile olabilmek. Çünkü günün 22 saatini neredeyse hemen hemen 20 belki de 24 saatini muhtemelen bununla yatıyor, bununla kalkıyor çünkü. Birinin daha imanına vesile olabilmek, birinin daha namazına vesile olmak, birinin daha haramları terk edebilmesi, birinin daha hizmete adım atabilmesi. Çünkü Mehmet Yıldız hizmeti çocuğu gibi görüyor. Yani bir çocuk yetiştirir gibi, ilmik ilmik. Ben biliyorum ki Mehmet Yıldız günde ortalama 18 saat, 19 saat ilim çalışan bir adam. Ben de çocuk babasıyım. Yani ben de çocuk yetiştiriyorum. Kimse çocuğuyla bu kadar ilgilenmiyordur. Ve bu dünyada karşılığı olan bir şey değil bu. Yani bana diyorum ki mesela ne verseler bu kadar gençliğimi feda edebilirim. Bana 50 tane apartman verseler, 7 tane uçak verseler, 40 tane araba verseler bununla baş edemem ben. Yani yapamam. Ama bu insan belki günde 2 saat, 3 saat uykuyla bizzat şahit olduğum zamanlar ilim çalışıyor, ders çalışıyor. Daha kaliteli işler ortaya çıkartabilmek için. Bu sebeple Mehmet Yıldız neye en çok sevinir? Tabii ki de birinin daha imanına ve namazına vesile olduğu zaman bence bütün dünyanın acem mülkünü verseler bir namaza vesile olmaktan daha çok sevinmez. En çok neye üzülür? Bir insanın bu hakikatleri bilip bilmiyormuş gibi yapmasına, bir insanın hizmet edip daha sonra etmiyormuş gibi yapmasına. Tabii ki kişisel olarak insanlar nankörlükten, ihanetten her zaman acı duymuşlardır. Mehmet abi de hisli bir adam, çok duygularıyla yaşayan, hisleri kuvvetli olan bir insan. O da bu durumlarda çok üzülüyor. Ama maalesef dünyanın gerçeği bu. Bunlar var. Hayatın gerçekleri bunlar. Yani en çok üzülecek şey budur bence. Ama desen ki nedir? Hizmetteki bir kardeşinin tırnağının kanamasına bile çok üzülür. Hizmetteki bir kardeşinin hizmetten geri adım atmasına çok üzülür. Tabii hislerini belli eden bir adam. Neye en çok sinirlenir cevabı da şu. Bir hizmeti bir kardeş eline alacak. O hizmeti tamamlamadan devam etmeyecek. Yani hizmeti yarım bırakılırsa, hizmet ortada bırakılırsa ona çok sinirlenir. Mehmet Yıldız'ı görmeden önce beklentin neydi? Gördükten sonra ne oldu? Ben ilk dediğim gibi İrfan abiyle tanıştım. İrfan abi şöyle demişti, yani bana en samimi gelen nokta şuydu. Ben de Alevi kökenli bir aileden geliyorum. Mehmet abi de Alevi kökenli bir aileden geliyor ve bizim cenahta bazı şeyler çok böyle garip karşılanır. Allah Allah, bu olabiliyor muymuş ya, böyle olabiliyor mu? Çünkü benim hislerim, duygularım, zihnim, aklım, fikrim bu şekildeydi. Mehmet abi bize bunun yapılabilirliğini, olabilirliğini, bu zincirlerin kırılabilirliğini, hakkın hatrı âlidir, hiçbir hatıra değişilmez düsturunu fiili olarak hepimize gösterdi. Şimdi biz anladık ki hakikat bir yanda, örf, adet bir yanda. Hakikatin peşinden gitmenin doğru olduğunu öğretti bize. Kendi bu yolu oturduğu yerden anlatarak yapsaydı belki bu kadar etkili olmazdı. Ya yolculuğa çıkıyoruz, ders çalışıyor, kulaklığını takıyor. Molaya geçiyoruz, yemek yiyoruz, o arada ders hazırlıyor. Hayalde oluyoruz, ilim çalışıyor, Kur'an çalışıyor, sünnet çalışıyor, risale çalışıyor. Bu arada boş durmuyor, kardeşlere ders yapıyor. Bu arada boş durmuyor, yeni projeler üretip geliştirmeye çalışıyor ki yapıyordu, Allah ondan razı olsun. Şimdi ne oluyor böyle olunca? Tamam, önünde bir örnek olmuş oluyor. Sen 1000 tane bahane üretiyorsun. Şuyum var, buyum var, şu ne der, bu ne der, toplum ne der, anam ne der, dayım ne der, halam ne der. Evet, bunlar burada duruyor ama burada da bunların hepsini başarmış, geçmiş, aşmış bir adam var. Hakkın hatrı âlidir, hiçbir hatıra değişilmez düsturunu hayatında en üst tepeye koymuş bir adam var. Ve bakıyorsun, hiç takılmıyor bazı meselelere. Bizim 3 gün, 5 gün kafamızın, zihnimizin içinde böyle çorba eden bizi şeylere bu adam takılmıyor. Çünkü hizmet kültürünü öğrenmiş, sindirmiş. Yani nasıl bir elmayı yersin, kursağında başka, midende başka sindirim olur ya. Yani bu insan artık hücrelerine kadar bunu sindirmiş. Kardeşlerden de beklentisi şu: ben yapabildim, siz de yapabilirsiniz. Haftada 5 gün sohbete gidebilmek için 600 kilometre, her gün 600 kilometre gider miydiniz? Birileri gidiyor ama. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Adım Ersin. Aslen Erzurumluyum.
7 yıldır işim gereği Gaziantep'teyim. Müteahhitlik yapıyorum. Daha çok endüstriyel yapılar, fabrika, okul, hastane gibi. 7 yıldır da Gaziantep'te bu tür inşaatları yapmaya devam ediyorum. Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız benim abimdir. Ana baba ayrı abimdir yani. Mehmet abiyle ilk Antep Kitap Fuarı'nda tanıştık. O günden sonra anımız çok ama bende hep hani derler ya ilk görüş. Mehmet abi ilk gördüğüm anda bana bir bakışı vardı. Ya dedim sanki böyle 50 yıllık ahbabı gibi baktı bana. Böyle bir heyecanlı. O bakışın hatta bende bir fotoğrafı var. Şöyle göstereyim. Şu fotoğraftaki bakışı görüyorsunuz. Ben kitap imzalatırkenki bakışı. Beni çok etkilemişti. Yani çok samimi bir bakıştı, en azından öyle söyleyeyim. Yani böyle hiç çıkarsız, menfaatsiz bir bakıştı. Ben öyle yorumladım o fotoğrafı. Zaten o kitap fuarından hemen sonra da dedim artık ben Mersin'e gitmeliyim. Yani onların içinde olmalıyım diye bir karar aldım. Elhamdülillah iyi ki de almışım. Kitap fuarından sonra da düzenli olarak Hayalhanem'e geliyorum. Mümkün olduğu kadar burada vakit geçirmeye çalışıyorum. Çünkü burada ruhumun beslendiğini hissediyorum burada. Yani dışarıda hakikaten yani sığınacak bir liman gibi görüyorum burayı işin doğrusu. Çünkü dışarıda çok fazla menfaate, çıkara bağlı dostluklar var. Mehmet Yıldız'ın duygulandığın bir sohbeti oldu mu? Olduysa hangisi? Mehmet abinin bütün sohbetlerinde duygulanıyoruz. Yani duygulanmamak mümkün değil. Ama beni en çok etkileyen derslerden, sohbetlerden Nesibe annemizin dersinde bayağı bir duygulanmıştım, hatta ağlamıştım. Mehmet Yıldız en çok neye sevinir veya en çok neye üzülür? Bir hatıranız var mı? Bir gün Mehmet abiyle aşağıda karşılaştık. Ben Antep'ten gelmiştim. Böyle bir heyecanlı selamünaleyküm abi dedim. Aleykümselam dedi. Ersin biliyor musun dedi. Hayalhanem İstanbul'un dedi, böyle halları geldi dedi. Abi ama bunu o kadar heyecanlı anlatıyor ki. Ya şimdi ben de daha yeni Hayalhanem'e gelmişim. Ama Mehmet abi bunu öyle bir söylüyor ki ya dedim bir halı ya. Yani bir halı adamı ne kadar mutlu edebilir. Ama bunu o kadar bana hissettirdi ki o heyecanını. Ben dedim ya elhamdülillah bu dava haktır yani. Mehmet abinin o yaklaşımı beni çok mutlu etmişti. Mehmet Yıldız ile karşılaştığında bir olumlu, bir olumsuz anını anlatır mısın? Depremde ilk beni arayanlardan biri Mehmet abiydi. Allah razı olsun. Depremden sonra ben İstanbul'a yola çıkmıştım ailemle beraber. Çok ısrar etmişti Mersin'e gel diye. Yollar kapalıdır, yollar tehlikelidir, gece kar var, kış var diye. O zaman beni çok duygulandırmıştı. Çok da mutlu olmuştum. Bir gün evde namaz kılıyordum. O ara istemsizce gözlerim yaşarmış bir sureyi okurken. Bizim oğlan da işte oğlum benim ağladığımı görünce evi böyle ayağa kaldırmış. Babam namazda ağlıyor, babam namazda ağlıyor diye. Annem de o gün misafirliğe gelmiş bize. Annem dedi ki namazı bitirdim. Oğlum dedi sen dedi bak kendini çok kaptırmışsın dedi. Yani bu kadar olmaz dedi. Yani tamam her şeyin bir ölçüsü var, bir şeyi var. Yani dedi insan dedi durup dururken niye ağlar dedi namazda. Dedi kendini çok kaptırma. Tamam biz de Müslümanız. Namazını kıl. Efendime söyleyeyim vazifelerini yap ama dedi. Yani bu kadar psikolojini bozmaya, bu kadar şey yapmaya gerek yok dedi. Dedim anne dedim keşke dedim daha fazlası olsa dedim. Hani şu anda bu oluyor ama dedim keşke dedim daha fazla olsa. Ondan sonra işte o depremde şeye gidiyorduk ya. Arabada annem de bizdeydi, misafirlikteydi. Annemle beraber İstanbul'a dönüyorduk. O ara Mehmet abi aradı. Mehmet abi arayınca annem dedi ki, dedi oğlum dedi benden de selam söyle Mehmet kardeşime. Dedi onları hiç bırakma oğlum dedi. Onun yanından hiç ayrılma dedi. İhsan Onat, Hayalhanem İstanbul'un açılmasını belki de en çok isteyenlerden biriydi. Bu duasından birkaç gün sonra Hayalhanem'in okuduğu üniversitenin tam da karşısında açılması duanın kabul olduğunun bir işareti olsa gerek. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben İhsan Onat. Yaklaşık 4 yıldır Hayalhanem'deyim. Hayalhanem'de sosyal medya bölümündeyim. Paylaşım, işte YouTube, Twitter, görsel, Hayalhanem'in bütün görsel işleriyle ilgilenen bir ekibimiz var. Onlarla uğraşıyoruz. Onun dışında Hayalhanem İstanbul'dan Hayalhanem Mersin'e ilk hicret eden kişi benim. Bu bilgiyi de burada vermiş olayım. Çünkü Hayalhanem İstanbul'da tanıştım ben ilk Hayalhanem'le. Orada yaklaşık 2-3 ay falan bir sürecim oldu. Ondan sonra buraya geldim. Dedim ki 2 haftalığına orada normalde Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü okuyordum. Sonra işte Hayal'le tanıştım.
Tanıştıktan sonra Mersin'e gelip biraz dedim ki hizmeti öğreneyim biraz. Orada hizmet edebileyim diye. Geleceğim, 2 hafta kalacağım. Sonra yarı yıl tatilinde tekrar dönecektim. Geliş o geliş. Bir daha gitmedim. Eşyalarımı toparlamaya bile gitmedim. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisiyim. Bir süredir de Mersin'de devam ediyorum eğitimime. İnşallah bitince de mimar olacağım. Hayalhanemin yeni inşaatlarında görev almayı düşünüyorum. Mehmet Yıldız kimdir? Ben 21 yaşında sanki hayalhanemin videolarını izleyerek yeniden doğmuş gibi olduğum için, yani o benim için ikinci doğumumdu aslında. Çünkü o zamana kadar Allah arada aklıma geliyordu. O zamandan sonra Allah aklımdan çıkmamaya başladı. Ve baktığım her şey değişti, bakış açım değişti. Yani evdeki anneme, babama bakış açım değişti, okuluma, kariyerime, ne bileyim işte elime, avucuma bakış açım bile değişti. Gündelik her şeyi gördüğüm şey artık değişti benim için. O yüzden 21 yaşımda aslında yeniden doğdum. O yüzden buna da vesile olan kişi sebepler cihetiyle Mehmet abi. Öyle olduğu için Mehmet Yıldız kimdir sorusunun tam karşılığını verecek bir cevap bulamadığım için de vefa borcu 4 yıldır burada hizmet ediyorum aslında. İnşallah ömür boyu hizmet edeceğim. Ömür boyu o vefa borcunu ödemeye çalışacağım Allah rızası için. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? İstanbul'dan Mersin'e geldim böyle. Bir şeyleri öğrenip hizmet etmeye çalışıyorum işte. Burada anlamaya çalışıyorum. Sosyal medya bölümüne girdim. Paylaşımlarla ilgileniyorum burada. Böyle hiç anlamadığım halde böyle sabahlara kadar paylaşım yapıyorum işte. Anlayayım diye kitaplar okuyorum. Böyle sosyal medya kitapları okuyorum. İşte bugüne kadar yapılmış bütün paylaşımları inceliyorum. Daha önce neler yapıldı onu inceliyorum. Mehmet abinin paylaşımlarını inceliyorum. Yani sınırsız cehd. Yani sabaha kadar çabalıyorum, tamam mı? Sonra bir gün işte yine sabah sularında Mehmet abiyle bir plan yaptık. Benden bir şey istedi. Bir paylaşım istedi. Ben de hazırlarım abi falan. En iyisi olsun diye şey yapıyorum, çalışıyorum, çabalıyorum falan. İstanbul'dan Mersin'e ilk gelen kişiyim. O yüzden ilk başta şeydi yani kafada. Hani İstanbul'un meyvesi olarak bakıyorlardı bana. Mehmet abi bana dedi ki, İhsan dedi sana baktıkça yeni medrese açasım geliyor dedi. Ben de dedim ki ya dedim ki hakikaten hakkını veriyoruz abi dedim. Yok öyle demedim tabii de. Sevindim yani. Çok mutlu oldum böyle bir şey deyince. Demek ki hakikaten hakkını veriyoruz diye. Elhamdülillah dedim yani. Öyle o zaman o ilkti işte bir daha olmadı. Şu an bana baktıkça büyük ihtimalle medrese kapatası geliyordur ama olsun. Bir parça mahremdir. Mehmet abinin o şeyi çok hoşuma gitmişti. Buraya gelen bir insan ciddi anlamda bir yükün altına yattığı için Mehmet abi o cihette çok rahatlatıcı oluyor. Böyle birkaç insani muhabbetle, birkaç böyle insani dokunuşla. Yani çünkü burada yaptığın en ufak bir hareket dışarıda milyon insana dokunduğu için çok büyük işler dönüyor burada. Yani sebepleri cihetiyle küçük görünse de aslında her dışarıdaki bir kişinin imanına dokunduğu için bir kişinin imanına vesile olmak üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır diye hadis-i şerif var ya. Şimdi burada sadece şunu algılamamak lazım. Ateist birini iman ettirmek ya da Hristiyan birini Müslümanlığa çekmek gibi algılamamak lazım. Kader noktasında, tevekkül noktasında bir insanın iman zafiyetinin bulunması ve onun sonradan ortaya kalkması da aslında o kişinin imanına vesile olunuyor. O yüzden iman bir paket aslında. Yani bir kişinin kadere olan en ufak bir zafiyeti veya bir açıklığı varsa oranın tamamlanması da iman. Şimdi hayalhaneme baktığında sadece ateist, Hristiyan değiştirme değil, günlük hakikaten binlerce kişinin imanına dokunuyor. Yani çok fazla aslında büyük bir iş yapılıyor burada benim gözümde. Yani en büyük iş denilebilir aslında benim için. Şimdi bu kadar büyük işin içerisinde böyle küçük dokunuşlar yapılıyor. Bir hal hatır sorma olsun. Ne bileyim bir ya nasılsın demek de olur. Bir tişört hediye etmek de olur. Bazen bir şey de olur yani. Bir tebessüm ettirecek bir söz de olur. Mehmet abi Allah razı olsun o gibi insani bağları bizimle çok koruyor. O yüzden aklımda kalan şeyler genelde öyle Mehmet abiyle aramızda geçen fıtri meseleler oluyor. Ya şunu söyleyebilirim, Mehmet abiyle hayret ettiğim bir nokta var. Şimdi bir insan bir derse hazırlanır, çıkar ve o dersi yapar. Değil mi? Bir hafta hazırlanır, çıkarsın, anlatırsın, biter. Ve o dersi de gündemine alırsın, biter. Şimdi Mehmet abiyle bazen İstanbul'da gittiğimizde özellikle çok yoğun süreç geçiyor. Sabah uyanıyoruz, bir grup geliyor işte dışarıdan bir etkinliğe. İşte Mehmet abi diyor bir ziyaret edeyim, 1 saat ders. Sonra odasına işte bizim Hayalhanem ekibinden kardeşler gidiyor sürekli. Bir şeyler danışıyor, bir şeyler soruyor. Her gelene bir şey anlatıyor. 1 saat ders. O gün içerisinde dışarıya etkinliğe çıkıyoruz. Orada bir tane diyor ki Mehmet abi ben seni çok seviyorum diyor. 1 saat ders. Sonra akşam zaten bizim yaptığımız Hayalhanem'in içindeki müzakereler oluyor. Orada 1,5-2 saat ders. Eskiden 1 saatte de artık 2 saat. Oradan sonra da çıkıyoruz. Ateş muhabbetinde birbirimizi özlüyoruz diye gün içinde. Orada başlıyor. Orada da 1 saat ders. Şimdi diyorum Allah Allah insan nasıl olabilir yani? Yani nasıl bu kadar ders yapabilir? Oturuyorum bazen Mehmet abi böyle bakıp düşünürken yakalıyorum kendimi. Hani gözünün içine bakıp düşünüyorum gerçekten mi diye. Çünkü
Ve mesela hayalhanemde bu hayalhanemin arşiviyle de ben ilgileniyorum mesela. Hayalhanemin fotoğraf arşivlerine bakıyorum. Yaklaşık 10 yıl önceki bir klasöre giriyorum mesela. Ya 10 yıl önce de oturmuş aynı Mehmet abi bir şeyler anlatıyor. 5 yıl sonraya bakıyorum yine Mehmet abi bir şeyler anlatıyor. Yani Mehmet abi üzerinden gittiğimiz için bunu söylüyorum. Şu an bakıyorum yine Mehmet abi bir şey anlatıyor. Ondan sonra tam anlıyorum yani aslında. Ya bu iş bir insanın yapabileceği bir iş değil. O yüzden bu iş hakikaten Allah tarafından yönlendiriliyor. Allah kullanıyor yani. Gerçekten onu anlıyorum. Mehmet abinin üzerinde aslında baktığımda en çok onu görüyorum yani. Allah bir şekilde vesile kılıyor aslında onu. Yani Allah kullanmaya devam ediyor. Çünkü gerçekten yani bu kadar yıl, bu kadar sıkıntı, bu kadar takip edilmesi gereken iş, bu kadar dert, bu kadar sorumluluk bir insanın kaldırabileceği bir iş değil. Oradan anlıyorum ki hakikaten Allah Mehmet abiyi bir cihette kullanıyor. Sonra da duaya dönüşüyor bu yani. İnşallah kullanmaya da devam eder. Ölene kadar. Öyle. Mehmet abiyle çok fazla anımız ve dokunmuşluğumuz var aslında. Ve bu beni sevindiriyor. Yani bir şeyin kemiyeti, keyfiyetin önüne geçmemiş demek. Anladın mı? Bu cihette ben çok seviniyorum açıkçası. Yani daha çok takipçim olsunun derdinde değil. Şu işi anlamış, şu işlere hayatını verebilen ve buraya gelip bir sorumluluk alabilen birkaç insana ben aslında hayatımı feda ederim diyor. Ve bunu da Mehmet abinin yaşantısında görüyoruz. Bu beni çok sevindiriyor. Ve bunu inan ki yani her anımda görüyorum. Her anımda görüyorum. Bir ufak derdim olduğunda Mehmet abiye açtığında görüyorum. Ne bileyim bir eksiğimle gediğimle Mehmet abinin ilgilenmesinden görüyorum. Bir maneviyatımla ilgili Mehmet abinin ilgilenmesinden görüyorum. Ya diyorum ulan bir sürü insan var, bir sürü takip edilecek mevzu var, bir sürü ders var, bir sürü program var. Nasıl oluyor da yani sen benim pantolonumun eskidiğinin farkına varabilirsin ki yani? Anladın mı? Ya nasıl olur da benim dolabımda tişörtlerimin azaldığının ya da ne bileyim çorabımın eksik olduğunu nasıl anlayabilirsin yani? Ya da ne bileyim nasıl böyle gün içinde durgun olduğumu fark edebilirsin? Bu noktalar hakikaten benim garibime gidiyor. Demek ki diyorum hakikaten şeyinde var yani. Burası hakikaten gündeminde ki yani. Allah için burası var olsun, burası devamlı olsun. Hakikaten Mehmet abinin gündeminde ki bunu dert edinmiş insanları da dert edinebiliyor. Yoksa hani seven sevdiğini sevdiklerini de sever diyor ya. Mehmet abi aslında bu hizmeti seviyor ve hizmeti sevenleri de sevmiş oluyor aslında. Ben de şaşırıyorum yani. Mesela biz sürekli yan yanayız ama benim birçok noktada kaçırdığım, sormadığım yer vardır. Yani şunu bile soruyor yani. Ailenin ahvali nasıl? Anladın mı? Maddi durumun yerinde mi? Senin için yapabileceğin bir şey var mı? Bir anda soruyor ve samimi de soruyor. Bazen eksiğim oluyor, çıkarıp veriyor yani. Hiç şey yapmıyor. Bir şey danışacak oluyorum, oturup vakit harcıyor. Bir eksiğim oluyor, söylüyorum, oturup onu karşılıyor. Sürekli zaten bir tavsiye, bir nasihat, yani bir dokunmaya çalışma. Anladın mı? O nokta benim Mehmet abiyle yaşadığım ve hoşnut olduğum çok güzel bir nokta. Çünkü kafamda hep şu var yani. Kimse yoksa Mehmet abi var. Yani bu işi birkaç kişiyle devam ettirebileceğimi bilmek aslında bana çok büyük güç veriyor. O 3 elif ittihat etse 111 kuvvetini alır diyor ya mesela üstad da. Ve ondan sonra 3 kişilik bir iş değil 111 kişilik bir iş yapmış olursun diyor ya. Mehmet abi o bağı yapmak için çok uygun seviyede fıtratı var, bir bağı var. Ve bunun için de ciddi anlamda emek harcıyor. O yüzden Mehmet abi çok güzel bir insan. Allah razı olsun yani ben bunları çok yüzüne ifade etmiyorum bu arada Mehmet abinin. Çok fazla sevdiğini ifade edebilen bir insan değilim. Birini çok seviyorum mesela ifade edemiyorum ama olmuyor bazen. Ama Mehmet abi de bunları ifade edemiyorum ama hakikaten seviyorum. Allah razı olsun yani. Ve dua da ediyorum. Allah onu da daim etsin. Ne kadar bu işin ön planında Mehmet abi görünse de her gün dua ediyor. Allah bizi bu hizmetten ayırmasın diye. Dışarıdaki insan tam şu gözle bakıyor. Ya ulan ne güzel siz orada şeysiniz, rahatsınız. Ne güzel orada sürekli iman konuşuluyor diye. Ben çünkü bunu düşünüyordum ve adım gibi eminim ki dışarıdaki %99 insan da bunu düşünüyor. Ne güzel siz orada çok güzel bir ortamınız var. Biz dışarıdayız öyle ortamımız yok diye. Şimdi buradaki adam da şöyle düşünüyor. Ya dışarıdaki adamın böyle bir imkan olmadığı için Allah ona daha fazla aslında tolerans sağlıyor. Buradaki adam sürekli bunlarla muhatap olduğu için daha büyük tehlikede aslında. Ben de böyle düşünüyorum. Mehmet abi de tam olarak öyle düşünüyor. Ve o yüzden sürekli ben Mehmet abinin şu duasını duyuyorum yani. Allah bizi bu hizmette kullanmaya devam etsin. Allah bizi daim etsin. Bana da çok dua edin diyor. O yüzden ben hususiyetle dua ediyorum yani ismen. Sanki şeymiş gibi yani. Nasıl dışarıda şurada dövmeli, işte şu sabahtan akşama kadar barlarda takılan, hiçbir şeyden haberi olmayan, İslam ne diyen böyle gençler var ya. Onlara nasıl bir samimiyetle dua ediliyorsa aynı şekilde Mehmet abiye de dua ettiğime şahit oluyorum yani. Allah'ım onu da alma, onu da devam ettir diye ona da dua ediyorum. İnşallah almaz. İnşallah devamlı kullanır. Hep
dua ettiği bir şey var. Bir imanla gitsek diyor böyle. Bir imanla ölsek ne rahat edeceğiz. Hakikaten ben de dua ediyorum. İnşallah bu kadar çok emek var, çaba var. Ve bunlar Allah'ın izniyle samimi bir şekilde sonlandırılırsa ahirette ciddi büyük bir mükafat bizi bekliyor yani. Yani yeryüzünde yapılabilecek bana en karlı ticaret geliyor bu ya. 29 yıl bomba imha uzmanı olarak görev alan İbrahim abi hayatında bu sefer farklı bir bombayla karşı karşıya. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim İbrahim Avcıoğlu. 49.6 yaşındayım. Emekli askerim. Şu an bir firmanın savunma sanayi departmanındayım. Daha fazla bilgiler için Hayalhanem YouTube kanalında bomba imha uzmanına sorulamayanları sorduk videoda ayrıntıları bulabilirsiniz. Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız dertli diyelim. Derdiniz ne kadar büyükse siz o kadar büyüksünüz. Mehmet abi derdi çok büyük. Bu kulunçtan bel fıtığından falan bahsetmiyorum. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, hani vücudumu o kadar büyütün ki diyor cehenneme başka kimse sığmasın diyor. Şimdi bu cümle de bir derdin işareti. Üstad Rahimullah hani evlatlarımın imanı yanıyor dediği bir dert. Mehmet abinin de derdi böyle bir dert. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Şimdi ben 2018'den beri Mersin'de yalnız kalıyorum. Tabii yalnızlık zaman zaman insanı acıtıyor. Bir gün kırmızı ışıkta denk geldik. Abi yaylaya geleceğim mi dedi. Geleceğim dedim artık. O esnada da yolda durdum. Telefonla görüşmem lazım. Onlar da fark etmişler. Tabii çok söyleyemiyorsunuz bazen böyle içinizdeki yalnızlığı falan. Gece saat 2 gibi falan oldu. Mehmet abi 6. mektuba başladı. Yalnızlık diye. Ya herhalde kanser olsaydım tek çözüm olsaydı o olurdu. O gün psikolojikman yalnızlık açısından sıkıntı çektiğim bir anda o ders tevafuken çok iyi geldi. Böyle birkaç tane daha ders var, anısı var ama en çok tesir eden anısı bu diyebilirim. Mehmet Yıldız'ın duygulandığın bir sohbeti oldu mu? Olduysa hangisi? Mehmet Yıldız'ın duygulanmadığım sohbeti yok. Şimdi hayalhanemde yaş itibariyle biraz ileri yaşta olan biriyim. Dolayısıyla yaşlılar biraz sulu gözlü olur. Yani özellikle sahabe hayatları falan filan böyle dilimi ısırarak izlediğim dersler. Şimdi ben bakıyorum hayalhanemdeki herkese. Sinni Bulu'dan belli burada gençler. Yani teheccüde kaçırmamış, uzun tesbihatlarla namazlarını kılmış, harama bulaşmamış. Sonra kendimi koyuyorum, tamam mı? Hani yarım asıra yakın bir ömür. Diyorum ben layık değilim buraya. Hani bir gün artık yapamadım. Hani Mehmet abi dedim bak böyle. Ben dedim yaptığım bir şey de yok. Yani gördüğüm bir şey de yok dedim. Hani gelip gidiyorum. Çok da keyif alıyorum. Evet hayatımda birçok şey de değişiyor. Ama burada bulmaya hakkım yok diye söylemiştim. Yani o da bana demişti. Cenab-ı Allah'ın katında zaman mefhumu yok abi demişti. Hani dolayısıyla belki de bundan sonra yapacağın bir şey için Allah seni burada istihdam ediyor demişti. O benim böyle ümitsizliğe kapıldığım her noktada evet geçmişe yapacak bir şeyimiz yok. Geçmiş kaza zaten. Yani arabayı çarparsın artık geri alamazsın yani. Geçmiş 50 yıla da bu nazarla bak böyle acaba Allah ne nasip edecek, niye istihdam etti sorusunu keşfetmekle geçiriyordum. Mehmet abiyle birebir diyalogda benim en çok duygulandıran, en çok şevklendiren bir anımdı diyebilirim. 10 yılda birçok zorlukla milyonlara ulaşıldı. İleride hayalhanemi nerede görüyoruz? 10 yılda buraysa 10 yılda bir bu kadar değil. 10 yılda bir 100 bu kadar. Çünkü Risale-i Nur'un ilaç olmadığı bir dert yok. Türkiye için söylemiyorum. Sadece Türkçe bilenler için de söylemiyorum yani. Sadece Müslümanlar için dahi söylemiyorum yani. Çünkü bu çağın bütün yaralarına ilaç olabilecek bir elmas, bir nur eldeki. Ve bu nuru yaymak için de bütün imkanların gerek teknolojik, gerek ekonomik açıdan imkana sahip olduğumuz bir dönem. O yüzden çok değil yani. Bir 5-6 yıl sonra kıtalar içerisinde hayalhanem olacak. Hatta bugünden var yani. Şimdi Sudan'da bürokrat bir arkadaşım var. Geçen Fatih'le görüşmesinde diyor yani. Sudan'da sizi dinliyorlar falan diyor, izliyorlar falan diyor. Ya nasıl Sudan'da acaba büyükelçilik personeli Türk mü falan? Bir de Türkiye'den çok yabancı öğrenci var ya. Hayır yani Sudanlılar hayalhanemi takip ediyor. Şimdi bizim bildiğimiz bir gerçek değil ama milyonlarca insan gerçekten hayalhanemi takip ediyor. Bu yayılarak da gidecek çünkü fedakarlığı zannediyor. Sadece maddi cihette falan zannediyorsun. Veya ya bir gün de hayale geleyim, hizmet edeyim falan diye söylüyoruz.
Yani bu Umre'de olmuştu. Asıl Umre döndükten sonra diye orada bir ders yapmıştık. Allah nasip etti ve meslekteyken 14 projenin içinde olduğu bir program yapmak nasip oldu. Yani şöyle söyleyeyim, 14 tane bir program var, 14 tane alt projesi var. Sadece bir tane projenin altında 9 tane yazılım algoritması var yani. Hani artık diğer projelerin ve programların ne kadar büyük olduğunu düşünün. Mesela projenin bir başlığı farklı bir fakülte açmak gibi bir şey, farklı bir okul kurma bile bu programın altında bir tane projenin bir alt başlığı. Kapsamını o kadar düşünün. Ben hep şey derdim ya, bu proje, bu program hani ben yazdığım bir şey değil. Allah nasip etti. Çünkü bazen alt başlıkları ve birbirleriyle bağlantılarını falan okuduğum zaman şey diyordum. Bunlar kim yazmış diyordum. Kendim yazdım halde yani. Ha, bu kadar geniş kapsamlıydı. Bu benim dedim herhalde hayatımın şeyi oldu. Hani emekli olmadan önce. Zaten o projeden sonra emekli oldum. Tamam, artık hani yapılacak başka bir şey yok. Bu kafayla bu kadar olur. Daha fazla zeki değilim falan diye. Sonra Umre'de dank etti ki Allah beşeri hislerde bazen size öyle istidatlar verir ki bu istidatları Allah'ın dinine hizmette kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız deyince benim o proje çöp oldu. Şimdi o sohbette söylediğim mekandan, zamandan münezzeh, belki de gelecekte yapacağım bir şey için seni burada istihdam ediyor diye. Hani de demiştim ya, hep merak ediyorum falan filan diye. Şimdi bu soruyu ona bağlarsak, projeler içerisinde nasıl yer alırsın diye benim omzumda bayağı bir yük var. Dünya istidadı anlamında, yani dünyada yaptığın işler anlamında, Allah'ın dinine hizmet etmek anlamında. Terazinin bu kefesi çok ağır basıyor. Bu tarafa daha ağır basması lazım. İnşallah duamız, Allah vazifelendirir, istihdam ettirir inşallah. O terazinin kefesini en azından bu tarafa biraz daha kaydırabiliriz. Bir deprem sonrası hayatı değişen Fatih, yaşadığı imtihanı doğru okuyarak hayatının yönünü değiştirip hayalhaneme gelmeye karar verdi. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben Fatih Sarıkaya, aslen Adıyamanlıyım. Doğma büyüme Adıyaman'da ikamet ediyordum üniversite sürecine kadar. 3 seneye yakın Van 100. Üniversitesi'nde çalıştım. Ondan sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Üniversitede antrenör olarak çalışıyorum. Ve aynı zamanda doktora eğitimi de yaptık. Akademisyen olarak devam etmeyi düşünüyordum. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Yani Mehmet Yıldız ile yaşadığım anı aslında benim bir musibet sonrası bir sürece denk geldiği için ya ben çıkıp aslında direkt hayalhaneme geldim. Ramazan ayıydı. İlk geldiğimde nasıl bir şeyle karşılaşacağımı çok bilmiyordum. Ama bir şekilde çıkıp geldim. Yani hiçbir şey sormadan, hiç kimseye danışmadan. Yani biraz sevk ilahi dediğimiz şey. Hiçbir şeyi sorgulamadan gelmeyi istedim. Ve geldiğimde ilk tanıştığımızda da şunu hissettim. Sanki biz yıllardır tanışıyormuşuz gibi. Benim onun videolarını takip etmem gibi o da benim hayatımı takip ediyormuş gibi hissettim. O sıcaklıkta bir karşılaşma oldu. Ve burada kaldığım süreçte de elhamdülillah o sıcaklık sürekli devam etti. Samimiyeti ve içtenliği gerçekten beni çok etkiledi. İnşallah Rabbim dostumuzu daim eyler. Hayalhanem hayatında neler değiştirdi? Yani aslında ben bu sorunun cevabına çok fazla o süreçle, o benim hayatımdaki musibet süreciyle değil de ondan önceki 1-2 senelik dönemden bahsederek giriş yapmam gerekiyor. Çünkü son 2 sene özellikle ben videolar izlerken hayatımla ilgili çok ciddi anlamda sorgulama gereği duyuyordum. Yani bu yaşadığımız hayatın Allah'ın razı olabileceği bir hayat olmadığını, Allah'ın bize vereceği o ebedi hayatta burada sadece ibadetler kısmını tamamlayarak razı edemeyeceğimizi ve bunun için bir şeyler yapmam gerektiğini sürekli sorguluyordum. Ve bu sorgu sürecinde de ya açıkçası ben mesela metroda giderken bir sohbet dinliyordum. O kadar çok onun etkisinde kalıyordum ki üniversiteye giderken. Oturuyordum metrodan indikten sonra bir 5-10 dakika kendime gelmeye çalışıyordum. Yani bulunduğum ortamı sorgulamaya çalışıyordum, yaşadığım hayatı. Çünkü bahsetmiştim ya, yani sahabe hayatı bizim için referans olduğu için böyle bir hayatın bize çok fazla Allah'ı razı etmek için yeterli olamayacağını düşünüyordum. Tam bu süreç devam ederken ben aslında hayalhanemle ilk İstanbul'da tanıştım. İstanbul'a gittiğimde bizim Onur abi var, Onur Akkız. Onunla ilk karşılaştık. Ya yine bahsettiğim gibi yani Mehmet abiyle karşılaşma süreci gibi. O kadar samimi geldi ki. Çünkü ben 4-5 senedir sürekli takip ediyorum. Ve herkesi az çok tanıdığım için gidince de sanki 4-5 senelik süreçte onlar da beni tanıyormuş gibi hissettim.
Çünkü şöyle bir şeyle karşılaştık. Ben işte Onur abiye şey dedim. Abi dedim ben Adıyaman'a geçiş düşünüyordum o ara. Benim ailem Adıyaman'daydı. Eşim öğretmen. Adıyaman Üniversitesi'ne geçiş düşünüyorum dedim. O da şey dedi. Abi gidip ne yapacaksın dedi. Dedim hani aile orada falan. Hicret et dedi. Ya biz buradayız, buraya gel dedi. O söz beni çok etkilemişti. Yani hani hicret et dedi. Bunu söylemesinden sonra zaten çok kısa bir zaman geçti. Ben tekrar gidemedim hayalhaneme. O süreçte birkaç musibet de yaşadım. Benim kuzenim vefat etti. Üniversiteden sınıf arkadaşım vefat etti. Yani ondan sonra da bu depremle karşılaştık. Deprem musibetiyle. Yani deprem günü ben aslında üniversitedeki bir spor organizasyonuyla alakalı farklı bir şehre gidecektim. Hatta biletimi de almıştım. Ama sabah saat 4 gibi ablam aradı. Deprem oldu dedi. Bizim Adıyaman normalde ben deprem bölgesi olmadığını biliyorum. Tarihinde yok yani deprem hiç yok bizim Adıyaman'da. Şimdi deprem oldu deyince ben şey sandım hani normal bir deprem oldu. Sonra işte bizim karşımızdaki ev yıkıldı dedi. İşte annemgilin evini sordum. O ara hiç eşim, çocuklar aklıma gelmedi. Çünkü ablamla annemlerin evi çok yakın. Sanki sadece o iki evde deprem olmuş gibi düşündüm ilk etapta. Sonra annemler iyi dedi evleri. Rukiye'yi ara dedi eşimi. Ben aradım ulaşamadım. Ondan sonra bizim evin karşısında benim eşimin kız kardeşi oturuyor. Onları aradım. Evin yıkıldığını söylediler. Yani bina yıkılmış. Onların evinde bir şey yoktu. Tabii o ara ben ne yapacağımı çok şey yapamadım yani kestiremedim. Ne yapabilirim diye. Yani birilerini aramaya çalışıyorum ama tabii bir arada da şey kalmaya çalışıyorum hani daha böyle hani en azından akıl sağlığı yerinde kalsın. Çünkü hani düşündüğün zaman işte çocuklar, eşin enkaz altında ve daha önce çok karşılaştığımız bir durum yok. Ben Van depremini de yaşadım bu arada. Ama oradaki depremde hani birkaç bina yıkılmıştı ve herkes müdahale edebilecek bir durumdaydı. Hani ben aslında Adıyaman'la ilgili öyle bir şey düşünüyordum. Sonra işte bizim ev yıkıldı deyince çıktık yola. Sağ olsun orada bir arkadaş vardı. O şey dedi, abi dedi beraber gidelim dedi. Yola çıktık işte ya aslında o süreçte şunu gördüm. Yani hani hayatımızdaki hiçbir şey bizim elimizde değil. Çünkü yola çıkış sürecimizde bile biz İstanbul'dan çıkarken birkaç musibet atlattık. İstanbul'da trafik olur diye yukarıdaki yolu kullandık. Oradan geçerken de kar yağıyor, araba yoldan çıkacak. Şimdi yanımdaki arkadaş da hani benim yüzümden o da Allah muhafaza bir şey olmasın onun korkusu, endişesi var. O ara bir şekilde çıktık, Adıyaman'a geldik. Yolda zaten yollar kapalı, ilçelerden, ya köylerden geçerek geldik öyle diyeyim. Ve geldiğimde bizim bina yıkılmıştı. Nasıl anlatayım? Yani o anda gördüğüm zaman zaten şey oldum yani hava çok soğuk, dışarıda durulmuyor. Şimdi benim çocuklar biri 2,5 yaşında, biri 4 yaşında. Yani o süreçte şey oldu yani. Nasıl anlatayım? Hani üşüyorlar mıdır falan diye bir tedirgin oldum. Durdurabilir miyiz? Onları o şekilde gördükten sonra artık ya inşallah içeride acı çekmiyorlardır. Çünkü bina çok kötü durumdaydı ve ses alınmıyordu ve hava inanılmaz soğuk. Hani biz bile yani zaten içeri girme şeyimiz yok. Çünkü empati kuruyorsun küçücük çocuk nasıl orada o şekilde bekler diye. Biz ikinci gün ulaşabildik enkaza, eşime daha doğrusu. Biz ses aldık. Bu arada ben burada olduğum için benim kaynım da bizde kalıyordu. İlk ondan ses aldık. Ben duydum. İşte abi biz buradayız, yardım edin diye. Sonra ikinci konuşmadan sonra ondan ses alamadık. Eşim benimle iletişim kurdu. Buradayız, kızımın vefat ettiğini söyledi ilk başta. Ben tabii onu duydum. Yani hani ben zaten bir bedel ödemeye hazırdım o gün. Ben şey dedim, tamam dedim bu bedel bu. Eşimi çıkarma sürecinde enkazı yardımcı olan madenci kardeşler vardı. Allah razı olsun onlar da çok destek oldular. Ya gidip geldiklerinde zaten yüz hallerinden anladım yani. Hani çok böyle şey değiller. Ben de hatta şey dedim ya tam kızımdan haberim oldu dedim. Ama farklıymış yani. O süreçte eşimi çıkardığımızda oğlum da vefat etmiş. İşte biz eşimi çıkardık, hastaneye götürdük. Ya şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Hani Rabbim orada sadece bir imtihan yaşatmadı. İmtihan içine imtihan koymuştu. Ve tabii bunun hikmeti olduğunu düşünüyorum. Yani hani bu anlatacağım kısım
aslında çok haşa Rabbime şikayet değil yani. Onu belirteyim. Bu sadece dünyada yaşadığımız bir musibetin karşılığını bilmemiz için aslında anlatıyorum bir nevi. Önce eşimi çıkarmaya çalıştık. Tabii eşim çıkmıyordu. Kızımı istiyorlar, vermiyor yani. Hani yok diyor. Öyle içeride bir yarım saat öyle bir durum oldu. Sonra eşimi aldık, geldi, çıkardık. Eşim sağdı. Hastaneye gitti. Tabii o hastaneye gittikten sonra ben gidemedim. Çünkü ondan sonra kızım ve oğlum geldi. Yani kızım çıktığında zaten vefat etmişti, onu gördüm. Oğlum da nasıl söyleyeyim? Yani maksimum 1 saat önce vefat etmiştir. Çünkü sıcacıktı daha. Kaynım, onun yeri biraz rahat değildi ama o da bizle iletişim kurduktan yaklaşık 1 saat sonra vefat etmiş. Sonra eşimi buraya gönderdik. Ve bize şey dediler, kalçasında kırık var dediler. Onun tedavisi için herhangi bir yere sevk edelim. Biz de bura uygun olur diye düşündük. Burada hastane girişinde vefat etmiş. Sanırım iç kanama yapmış. Çok orada şey yapamamışlar. Bu süreç aslında bana şunu daha net gösterdi. Ya gerçekten bu dünyanın Allah katında hiçbir kıymeti yok. Yani çünkü eğer Allah katında bir kıymeti olmuş olsaydı böyle büyük musibeti bir kuluna yaşatmazdı. Demek ki Allah'ın muradı farklı. Ben bunu gördüm yani. Çünkü burada Rabbim imtihanlarla aslında bizi kendine yaklaştırmaya çalışıyor. Çünkü dediğim gibi imtihan içinde imtihan yaşattı. Yani şöyle söyleyeyim. Yani aslında ben bunları çok anlatmak istemiyorum. Dediğim gibi hani bu benimle Allah arasında olan bir şey. Ama bu video belki bazı insanlara vesile olur. Nasıl ki hayalhanem bana vesile olduysa Allah razı olsun. Yani ben 2 çocuğumu defnederken yanımda sadece abim vardı. Yani normalde bizim oraları bilirsin Akif. Orada defin olaylarında yaklaşık hele böyle bir durumda yani sığmaz kimse. Ama herkes de aynı durum var. Herkes de aynı acıyı yaşadığı için yani ben şöyle söyleyeyim, yani çocuklar elimdeyken eşimin ölüm haberini aldım yani. Yani o yüzden hani imtihan içinde imtihan yaşattı Rabbim. O birkaç gün çok zordu. Ben onunum, eşim onun. Yani hiçbirimiz bize ait değiliz. Yani Rabbim bir kere bunu net bir şekilde bize anlatıyor. Şimdi bize ait olmadığımız için hiçbir şekilde de sorgulayamıyoruz. Çünkü mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir. Ve şöyle söyleyeyim, bu süreçte ben birkaç ay düzenli kabir ziyaretinde bulundum. Ve ziyarette bulunurken de sürekli Mehmet abinin videolarını izliyordum, dinliyordum. Ve bu dinlediğim süreçte de rahatladığımı hissediyordum. Çünkü imani konularda hepimizde o kadar çok eksik var ki benimle gelip benimle dertlenmek isteyen insanların tamamı maalesef zahire manada bakıyor. Yani maddi manada bakıyorlar. İşte çocuğun öldü. Ya Allah yardımcın olsun. Çok zor. Ama ben Mehmet abinin videolarını izlerken ya da hayalhanemle tanışırken bunun tam tersi olduğunu, Allah'ın bana verdiği bu musibetin aslında benim için ciddi bir fırsat olduğunu gördüm. Urfalıların arasında nadide bir Suruçlu. Halis'in dilinden Mehmet Yıldız'ı dinleyelim. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Adım Halis Bozdağ. 36 yaşındayım. Vergi uzmanıyım. Şanlıurfalıyım. Urfa'da doğdum. 2009 yılından sonra Mersin'de yaşamaya devam ettim. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Şimdi Ramazan ayıydı. Biz de misafirleri davet etmiştik. Benim de ilk zamanlarım herhalde 2. ya da 3. ayım. Şimdi misafirler var, işte iftar vereceğiz. İftara çağırdık misafirleri. O arada ben de böyle tabildotlar elden ele misafirlere giderken ben de ayaktayım işte. Mehmet abi tam böyle kapıdan girdi, karşı karşıyaydı Mehmet abiyle. Şimdi ben de o zamanlar telefonumu şuradan araya koyuyordum, yani kemerin üstünde. İlk tanışmamız öyle oldu. Böyle baktı bana, sen Urfalı mısın dedi. Aynen dedim, ben Urfalıyım dedi. Belli dedi, telefonu oraya koymandan belli. Öyle bir tanışmamız oldu Mehmet abiyle. Mehmet Yıldız ile karşılaştığında bir olumlu, bir olumsuz anını anlatır mısın? Yani benim çiğ köfte tepsisi üstünde çiğ köfte yoğururken görünce biraz mutlu oluyor yani. Ne zaman üzülüyor? Hizmetlerimi aksattığım zamanlar çok üzülüyor ya. Şimdi bir gün eski hayaldeyken kardeşler abi mısır patlatalım mı diye gelip benden izin aldılar. Ben de yapabilir misiniz falan, yani mısır patlatmayı biliyor musunuz falan. Abi biz yaparız, hallederiz falan. İyi tamam dedim. Yapın dedim. Mısır var mı? Yok. Abi gidelim marketten alalım. Tamam gidin alın dedim. Gittiler. Marketten o kuru yemiş olarak satılan böyle kavrulmuş mısır var. Ondan almışlar. Onu patlatacaklar ama benim haberim yok.
Patlamış mısır istemişler aslında adamdan. Yani patlatmalık mısır yerine patlamış mısır istemişler. Getirip mutfağa koymuşlar tencereye. Yağını falan koymuşlar, tuzunu koymuşlar. Sonra onun patlamasını bekliyorlar. İşte ocağı da açmışlar. Bekliyorlar patlamıyor. Daha sonra anlamışlar ki bu o patlayan mısırdan değil. Ne yapalım ne edelim? Bir akıllı arkadaş bir çöp poşeti almış. Sonra o çöp poşetini sağlam olsun diye ikinci çöp poşetin içine koymuş. Poşeti açmış halının üstünde. O yapamadıkları şeyi yağıyla birlikte poşete dökecekler ki çöpe atacaklar. Ama yağ kaynıyor. Şimdi onu dökmüşler ama döktükleri gibi o poşet eriyip bütün yağ halıya. Allah. Şimdi halı bizde namus. Tabii beni çağırdılar ama ben de bir hışımla koşa koşa gidiyorum. Ne oldu? Bir baktım ki halının üstünde böyle bir leke. Yağ halıyı eritmiş. Hem kararmış halı hem de pörsümüş, erimiş yani. Allah. Şimdi Mehmet abiye bunu nasıl açıklayacağız? Neyse Mehmet abi geldi. Abi dedim yani anlatılmaz belki gösterilebilir. Benim burada kelimeler yetmiyor. Neyse mutfağa çağırdım işte. Mutfakta ocağın olduğu yerin aşağısında işte. Tabii ben daha anlatmadan girdiği gibi gördü. Yani orada çok sinirlendi. Çok üzüldü. Bir tepki vermesini bekliyorum ama vermedi. Sustu. Kafasını eğdi. Hiç kimseye bakmadı. Çekip gitti. Bir insan böyle bir olay karşısında bağırsa çağırsa rahatlarsın. Ama hiçbir şey söylemedi var ya haftalarca bizim psikolojimiz bozuluyor. Yanına gidemiyoruz yani. Abi bir hizmet var bir şey var söyleyeceğiz ama aklımıza hemen o halı mevzusu geliyor bizimle konuşmuyor. Bir gün şimdi hayalhaneme ait olan araçlardan birini bizim bir kardeş işte park edecek bir yerden bir yere götürecek. Bizim hemen dış bahçenin duvarının orada. Biz de bahçede oturuyoruz. Mehmet abi var birkaç kişi falan. Her gece bahçede otururuz. İşte muhabbet ederiz, çay, çorba, muhabbet falan. Böyle ders falan yaparız. O gece de dışarıda bahçede oturuyoruz. Bizim kardeş de arabayı park edecek, yanlış bir yere koymuşlar. O da oradan yerini düzeltecek. Bana dedi ki abi dedi, istersen dedi arabanın yerini düzelteyim dedi. Orada biraz yanlış durmuş dedi, yolu da daraltıyor. Tamam dedim. Anahtarı verdim. Şimdi biz bahçede oturuyoruz. O da işte dışarı çıktı, arabayı çalıştırdı. Tam böyle araba hareket etmeye başladı. Bir yerde böyle haturt diye böyle bir ses geldi. Tabii ben anladım. Araba duvara sürtüyor yani ve hala ısrar ediyor sürtmekte. Mehmet abi o ara ne oldu dedi, bir şey falan mı oldu falan. Yok dedim abi sıkıntı yok dedim, ben bir hemen ilgileneyim geliyorum dedim. Dışarı bir çıktım baktım arabanın yarısından aşağısı komple duvarın kenarında böyle harç arabaya şey olmuş yani, tamam mı, tutmuş yani öyle. O kadar sürtmüş yani. Niye böyle bir şey yaptın dedim. Yani o kadar yol geniş dedim yani böyle dönebilirdin. Niye böyle duvarın içine girdin dedim. Bilmiyorum ki dedi, ben sürdüm dedi. Farkına varmadım. Mehmet abi hizmetin, derneğin malzemesi olan her şeyde çok hassas. Elhamdülillah yani o bize de geçti biraz ama çok hassas. Küçücük bir zarar geçsin ama şimdi ben nasıl anlatacağım bunu? Neyse geldim yanına oturdum. Tabii o biraz mevzuyu anladı. Abi dedim ufak bir şey. Ne kadar ufak dedi. Arabanın yarısı kadar dedim. 4 katlı da ilk zamanlarımız. Bu karo halı dediğimiz olay var ya. Belki bir yıl araştırılmış. Tamam mı? Mehmet abi işte İstanbul'a gitmiş, oradan sormuş. Biz bir yere gitmişiz, oradan sormuşuz. Bir yıl araştırmışız böyle hepimiz. En güzel halı, yani en kullanışlı halı nasıl olur diye. Karo halı bulduk. Tamam mı? Böyle altıgen. Şimdiki hayaldeki halılar. Onlar hepsi böyle dizildi. İşte ustalar geldi başka yerlerden falan, böyle işte dizdiler, hepsini yaptılar. Şimdi gözümüzden sakınıyoruz, tamam mı? Yani üstüne basarken bile öyle şey basıyoruz. Aman zarar gelmesin. Daha ilk 15-20 gün olmuş, tamam mı, halıları dizeli. Bizim terasta da o gün işte kardeşler ya abi bugün yemeği terasta mı yesek falan diye. Tamam dedik, terasta yemek yedik. Yemek bitti. Bulaşıklar falan toplanıyor. Terasta yıkanıyor. Çıkan malzemeler aşağı inecek. Şimdi ben de odadan çıktım. Abdest almaya gideceğim. Tam böyle merdivenle yukarı baktım. Kardeşim biri aşağı doğru iniyor. Ama yani kardeşin eline bir bidon ketçap vermişler. Kova. Üstüne bir bidon mayonez koymuşlar. Bir kova mayonez koymuşlar. Onun üstüne de 2 tane ketçap ve mayonezin şişelerinden koymuşlar. Yani çocuk pimi çekilmiş bomba gibi aşağı doğru iniyor. Bir de çocuk yani 17 yaşında. Kardeşim dedim sen dur. Hiç kıpırdama yerinden. Olduğun yerde bekle. Neyse ben yukarı doğru çıkarken o da o ara heyecan mı yaptı, ne yaptı falan filan. Ben üstteki 2 taneyi aldım ki onlar düşmesin. Onların düşmesinden korkuyorum. Yetiştim, o 2 taneyi aldım.
Kardeş de heyecanla bir şeyle falan, o zaman da daha korkuluklar takılmamıştı. Sen ketçap, sen mayonez, bir devril. Biz 4. kattayız. Hol var 3. kata. Kovayı izliyorum böyle. Baş üstü. Yere yapıştı. Sonra birden böyle bütün mayonez etrafa yayıldı. Ana! 10 günlük halı, 20 günlük halı, mayonez ortalık 56. Şimdi ben nasıl temizleyeceğimi mi düşünsem, çocuğa ne diyeceğimi mi düşünsem, 5 dakika önce çıkmış olan Mehmet abiye bu olayı nasıl anlatacağımı düşünsem. Allah'tan 5 dakika önce çıktı. Olayı görseydi kıyamet kopardı. Şöyle durdum, kara kara düşündüm. Çocuğa da bir şey söyleyemedim. Bir de 17 yaşında, lan ne yapacağız, ne edeceğiz? Allah'tan da yani çok yakın zamanda halı temizleyici bir makine almıştık. Böyle o halı yıkama var ya, o makineden. Abi biz girdik bunun baştan sona kadar. Ya sabaha kadar. Kaşıkla kimimiz alıyor mayonezi, tabakların içine koyuyor. Diğeri arkadan makineyle çekiyor. Ben dedim bu biraz mayonez de yağlı ya, sarımsaklı yağlı falan. Dedim burası kokar, burasının izi çıkmaz. Mehmet abi yarın gelir ortalık 56 olur. Vallahi sabaha kadar temizledik. Sabah kalktık baktık hiç orijinal, hiçbir değişiklik yok. Aradan birkaç gün geçti, ondan sonra çağırdım Mehmet abi. Abi dedim vallahi sana bir olay anlatacağım ama hiçbir problem yok dedim. Rahat olabilirsin. Nedir dedim. Birkaç gün önce dedim buradan komple mayonez döküldü yere abi. Ortalık harita gibi oldu ama hiçbir şey olmadı elhamdülillah. Hepsini temizledik, sildik, süpürdük. Şöyle bir sessizleşti. Tekrar kafasını böyle çevirdi. Yanımdan uzaklaştı. Öyle sıkıntılı şeyler geçirdik yani. Ama hamdolsun hep böyle güzel oldu yani hiç. Mehmet Yıldız'ın 10 yıldır bahsettiği tantuniyi ısmarladığı şanslı kişilerden misin? Bir düşüneyim. Yani birlikte çok tantuni. Evet. Yani ben de o şanslı kişilerden biriyim. 10 yıldır tantuniden bahsediyor ama tantuni de bahsedilmeyecek bir şey değil arkadaş. Ben Urfa'dayken benim kuzenlerim vardı işte Mersin'de yaşıyorlardı. Urfa'ya geldiklerinde böyle tantuniden bahsediyor. Tantuni şöyle, tantuni böyle. Ya biz et yiyen bir toplum olduğumuz için yani bir de doğu. Kahvaltıda bile ciğer yiyoruz yani. Tantuni ne olabilir ki falan yani. Çok ehemmiyet vermiyordum yani ne kadar güzel olabilir falan diye ama Mersin'e geldiğimde tantuniymiş ya. Yani boşuna övmüyor Mehmet abi ya da boşuna bahsetmiyor o kadar. Hayalhanem bugün büyük bir projeye girse, senin yapacağın fedakarlık ne olurdu? Fedakarlık noktasında büyük projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mersin'de ve İstanbul'da külliye projelerimiz var. Tabii bu soruyu sorarken şunu da konuşmak lazım. Zaten belli bir kapasitede belli birkaç tane insanız yani. Bu büyük projeler olurken bizimle birlikte başkalarının da fedakarlık yapması lazım. Başkalarının da bazı şeyleri feda edip bu projelerde bulunması lazım. Hem bedenen hem madden. Ne icap ediyorsa yani. Biz zaten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. O noktalarda söylenilecek çok bir şey yok gibi yani. Mehmet Yıldız neden fotoğraf çekilmeyi sevmiyor? Yani ne bileyim Mehmet abi mesela bir topçu değil, bir ne bileyim popstar değil, bir şey değil. Yani böyle bir ünlü görmüş gibi fotoğraf çekilmek falan biraz... Normalde insan olarak da ben de olsam, sen de olsan veya başka biri de olsa çok insanın hoşuna gidebilecek bir şey değil yani. O yüzden Mehmet abi daha çok yani nasıl fayda verebilirim, işte iman noktasında nasıl bir adım daha insanların imanını derinleştirebilirimin derdine düştüğü için yani o fotoğraf çekmek falan biraz şeyde kalıyor. Yani manayı anlamamışlık gibi bir şey oluyor. O yüzden üzülüyor aslında yani kızmıyor veyahut istemiyor tarzında değil de üzüldüğü için aslında biraz o noktada şey yapıyor. Yani ben de onun çok üzüldüğünü görüyorum. Bizim kardeşler de görüyor. Tabii biz sürekli rica ediyoruz. Lütfen yani bir dualaşalım. Yani ama hocam işte yolda geçerken hemen bir durdurayım da bir fotoğraf çekeyim falan. Bunlar çok aslında biraz samimi de gelmiyor. Yani bizim yaptığımız veyahut Mehmet abinin yapmaya çalıştığı şey ile karşılık gördüğü şey çok birbirine denk gelmiyor yani. O yüzden o noktada sürekli ricamızdır yani Mehmet abi görünce ilk şey abi bir fotoğraf çekinelim olmasın yani. Mehmet abi popstar değil, topçu değil veyahut ne bileyim ünlü olmaya çalışan veyahut ünlü olan biri değil. İnsanların imanına yetişmeye çalışan, o fotoğraf çekmeye gelen arkadaş gibi bir insan yani. Kendi mesleğini hayalhanemde de yapan Akif bu zamana kadar Mehmet Yıldız'la birçok mimarlık anısı yaşadı. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Akif. 4-5 yıldır hayaldeyim. Normalde meslek olarak mimarlık yapıyorum. Hayalhanemde de sosyal medya işleriyle ilgileniyorum. Yani ben genelde hep aslında
Kameranın arkasındaki adamdım. Bu sefer buraya geçtim. Normalde de mimarlık yapıyorum. Hayalde de mimarlık yapıyorum. Hayalhanem hayatında neler değiştirdi? Ben sürekli kaldığım dönemlerde 2. hafta falandı. Bir gün böyle sabah yüzümü yıkıyorum. Gözümü açtım, aynaya baktım ve şunu net hissettim. Ben 2 haftadır mutluyum. Bak bu çok önemli bir ayrıcalık. 2 haftadır bir insanın mutlu olması, ya ne bileyim, bulunmaz bir şey. Önceki hayatımda çok tatile de gittim, çok güzel ortamlarda da bulundum. Ben 2 üniversiteyi de özel üniversitede okuduğum için rahat bir hayatım vardı yani. Bir insanın ulaşması istediği birçok şeye ulaşmıştım zaten. Ama o rahatlığın içerisinde büyük bir iç sıkıntım vardı. Elde etmek istediğim her şeyi elde etmiştim ama hala sanki hiçbir şey elde edememiş gibiydim. Sonra hayalle tanıştım. Geldim, imanı öğrendim. Sahabeleri tanıdım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdım. Şimdi onlarla tanıştıktan sonra, imanı öğrendikten sonra da insan hayatı bir bütün değişiyor tabii. Artık dünyanın gereksiz şeyleriyle olabildiğince vakit kaybetmemeye çalışıyorsun. Olabildiğince ahiretini kurtarmaya çalışıyorsun. Ve sen bunları yaparken fark etmeden huzurlu ve mutlu oluyorsun. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Biz abilerle beraber İstanbul'a gittik. Çünkü oradaki Beşiktaş'taki ofis çok küçüktü. Bir sohbette yani neredeyse 1000'e yakın kişi geliyor ama sadece bir işte iş merkezinin üst katı. İnsanlar sokaklara falan taşıyor. Dedik ki en azından 300-500 metrekare bir alan tutalım. İşte gittik böyle geziyoruz. Bir iki bina gezdik. Böyle 2 bina gezdik, hiç bizim tarzımız değil. Orada işte bizden önce bakan İstanbullu abiler var. Dediler ki abi sizi en son bir yere götüreceğiz. Orası çok iyi. Kesin çok beğeneceksiniz. Ya bir gittik. Şu anki İstanbul Medrese binası işte. Binada her şey çok güzel. Malzemeler kaliteli kullanılmış. Bina ferah. Böyle -1. kat var. Bağımsız bir girişi var ve kocaman bir yer. Aha dedik burada ders yaparız. Şurada şey yaparız. Şimdi Mehmet abiyle geziyoruz ya. Öyle bir heyecanlandı ki bana şey yapıyor. Akif şuranın ölçüsünü al diyor, tamam mı? Lazer metreyle ölçü alıyorum. Onu söyleyene kadar Mehmet abi bakıyorum 3. kata çıkmış. Biraz oralarda geziniyor böyle. Şu ne kadarmış diyor. Mutfak varmış bak burada diyor. Böyle arkasından bir 6-7 kişiyiz. Ekip geziyoruz, tamam mı? Yetişemiyoruz. Ona gidiyor. Aha burası olurmuş diyor. Şurası olurmuş diyor. Ondan sonra işte adamlarla alalım mı? Satın alma opsiyonunu mu alalım? Kiralayalım falan, böyle istişareler yapıyoruz, tamam mı? Mehmet abi çok heyecanlı. O heyecanlanınca sürekli yürümeye başlar. Buradan yakalayabilirsiniz. Mesela odanın içinde sürekli ya bir şey düşünüyorsa, ya heyecanlıysa, yani önemli bir durum varsa sürekli böyle yürür. Oraya gider, oraya gider. Baktım Mehmet abi böyle hızlı yürüyor. O anki heyecan benim için çok değerliydi. Çünkü orada yani genelde insanlar kendi evlerini, arabalarını ya da onlarla alakalı bir şey alırken böyle çok heyecanlanırlar. Ama biz orada hiçbirimiz kendi evimizi almıyoruz. Kendi arabamızı almıyoruz. Hayalhanem ve ümmet için yeni bir projeye girmenin heyecanı. Hayalhanem bugün büyük bir projeye girse, senin yapacağın fedakarlık ne olurdu? Ya şimdi şöyle, büyük küçük insan ne varsa Allah yolunda harcaması gerekiyor. Ve bu her zaman maddi bir karşılık değil. Mesela ben ilk hayale geldiğim zaman şöyle bir şey olmuştu. Videolar izliyorum ve hayatım çok güzelleşti ya. Ya öğrencisin zaten, işte zor geçiniyorsun, paran az, öğrencilik ortamları. Ama böyle çok cüzi miktarlar yine gönderiyordum, tamam mı? Her dersten sonra 100-200 bir şeyler atıyordum. Çünkü oradaki insanlara bir şey yapmak istiyorum. Onlar benim hayatımı düzeltmişler. İnşallah ahiretimi düzeltmişler. Ya ben de onlara bir şey yapayım istiyorum. O zaman da işte hayalim Mersin'de olduğunu daha fark etmediğim için, şimdi İstanbul'da da var. Ben de ne yapıyordum işte? Gidemiyorum, edemiyorum. Para göndereyim falan diyordum. Ve çok az ya da fark etmez. İnsan gönlünden kopup o infa yapması belki de ona çok güzel kapılar açıyordur. Devamında da şöyle geldim Burak. Dedim ki ya ben çok cüzi miktarlar gönderebiliyorum. Çünkü param yok yani. Ne yapayım? Elimde bir yetenek var. Ya da okuduğum bölüm var. Mimarlık yapabiliyorum. Bu adamlar da inşaat yapıyor. Medresenin sürekli inşa işi oluyor. Tadilatı oluyor, şunu oluyor, bu oluyor. Her malın zekatı kendi nevindendir. Ben de o zaman gideyim onlara mimari, inşaat anlamında yardım edeyim diye gelmiştim. Yani elimde ne varsa onu feda etmeye çalışmıştım. Şimdi bu düşünce inşallah hala devam ediyordur. İleride büyük bir proje olursa da maddi sıkışırsak elimizde ne varsa bunu feda ederiz. Yani o an saat, telefon, gözlük ne varsa işte satıp medreseye de verilebilir. Çünkü o yerin kurulması lazım. Onun dışında uykusuz geçilecek bir gece varsa da kişinin kendi imanı için bunu geçirmesi gerekir. Ben belki 6-7 yılda hayalde birçok arkadaş gördüm. Onlar başka işlere gitseler de gitmeseler de bu işler hep devam etti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra da bu işler devam etti. Ve hayalde inşallah benim hüsnü zannım bu yani. Devam edecek zaten.
Buradaki mevzu acaba biz orada devam edebilecek miyiz? Yani biz oradaki işlere yardım etmiyoruz. Aslında oradaki işler bize yardım ediyor. Bu mantaliteyi anlamamız lazım. O yüzden insan orada neyi feda ettiği hiç önemli değil. Zamanı gelmiş, Üstad Hazretlerinin talebelerinden Asım abiler, başka abiler canlarını dahi feda etmişler. Biz o yani klasmanlarda adamlar değiliz ama biz de elimizden ne geldiyse feda etmek için hazırızdır inşallah. Hayalhanemde dişçi diye tanınan Fatih'in İstanbul'dan Mersin'e taşınma serüvenini duyunca çok duygulanacaksınız. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Fatih, dişçi Fatih diyorlar. Yaklaşık 4 yıldır hayalhanemdeyim. Diş hekimiyim, evli bir çocuk babasıyım. Hayalhaneme Mersin'e İstanbul'dan geldim. 3 yıl Mersin, 1 yıl İstanbul diyebiliriz. Hayalden önce diş hekimliği yapıyordum. 2013 İstanbul Üniversitesi Çapa'dan Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Ondan sonra 2014'te bir klinik işletmeciliğine başladım. Aynı zamanda hekimlik yapıyordum. 2015'te yine 2-3-4 diye böyle ufak bir zincir oluşturmaya çalışıyordum. Klinikler zinciri. Akabinde bir de yazılım şirketi kurmuştum. Web uygulaması, aplikasyon yani dental sektörden yine diş hekimliği ile ilgili yazılım üretimine geçmiştik. Tam hayalhanemle tanışma süreçlerimde. Ve hayalhanemle tanışınca biraz daha işin rengini değiştirdik, şeklini değiştirdik diyelim. Var olan 3 kliniği devrettim ortaklarıma. Yazılım şirketini askıya aldım. Ondan sonra abimin yaptığı bir ticaret vardı. Abimin yaptığı ticarete ortak oldum. Abim de gayrimenkul işiyle uğraşıyordu. Daha sonra kendim aktif çalışmamak için oradan oraya geçiş yaptım. Bir tane kliniğim duruyor. Oradan da ortaklarım yönetiyor. Ayda bir, 2 ayda bir İstanbul'a uğradığım zamanlarda bir ziyaret edip çaylarını içiyorum. Mehmet Yıldız kimdir? Yani gerçekten Türkiye'de bunu bilmeyen varsa hala 2 elini başının arasına koyup düşünmesi lazım. Mehmet Yıldız kimdir? Abimizdir. Yani tanışalı 4 yıl olmasına rağmen sanki bir ömür boyu berabermiş gibi, yani sanki ömür boyu beraber dostluğumuz, kardeşliğimiz, abiliği devam ediyor gibi. Öyle bir hissiyat var. Sanki evveliyatı da varmış gibi işin. Ama görünüşte yani zahire bakılırsa 4 yıldır tanışıyoruz Mehmet abiyle. Benim kafamda şu var. Mehmet Yıldız şudur. Yani Risale-i Nur'u bildiğim zannettiğim eserleri, yani bildiğim zannettiğim ahireti, bildiğim zannettiğim iman hakikatlerini aslında bilmediğimi anladığım, yani izleyince anladığım o hakikatleri böyle aktif yansıtan ve bunu tam anlayabileceğimiz ölçüde, yani bu asrın anlayabileceği ölçüde çok güzel harmanlayıp, özetleyip neticelendiren bir abimizdir. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? O zaman ilk karşılaştığımız anıyı anlatayım. Şimdi İstanbul'dayız. Hayalhanem İstanbul'un ilk süreçleri böyle. Ünal abiyle beraber böyle o dönem sık gelip gidiyoruz, iletişimdeyiz böyle sürekli. Bir gün Ünal abi dedi ki yarın dedi müsait misin, Bursa'ya gidelim mi dedi. Ben de olur abi gidelim dedim. Sonra ertesi gün oldu, geldim ya dedi Fatih dedi Ankara'ya gideceğiz dedi. Ankara'ya gidelim mi? Olur abi gidelim dedim. Bastık Ankara'ya gittik Ünal abiyle beraber. Ondan sonra Ankara'da o sırada da biz çıkarken İstanbul'dan İrfan abiyle Mehmet abi de Mersin'den çıkmış, Ankara'ya doğru yola çıkmış. İlk bizim Mehmet abiyle tanışmamız Ankara'da oldu aslında. Ne İstanbul'da ne Mersin'de. Yani ben Mersin'e de gelmiştim evveliyatında. İstanbul'da da bulunmuştuk ama biz İstanbul'da ve Mersin'de denk gelmedik ilk aylarda. Ankara'da denk gelmiştik. Ankara'da bir işlerinden dolayı onlar İrfan abiyle Mersin'den Ankara'ya geliyor. Biz de Ünal abiyle İstanbul'dan Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'da ilk tanışmamız, ilk buluşmamız orada oldu. Ve şunu hatırlıyorum böyle 2 arabayız. Hani ben Ünal abiyle gidiyoruz. İrfan abiyle de Mehmet abiyle geliyor ya. Arabaları değiştik orada. Mehmet abi benim arabaya bindi. İşte İrfan abinin arabasına da Ünal abi bindi. Yer değiştirdik yani. O sırada da Mehmet abi önceki günden ve o gün yine yolculuktan, seyahatten ve girdikleri işte görüşmelerden dolayı 48 saati deviriyordu yani. 48 saat uykusuz kalmış yani, hiç uyumamış. Ben de yeni tanışmışım, böyle arabadayız, muhabbet ediyoruz. Ben bir şeyler anlatıyorum. O da böyle hani yeni tanışmışız, böyle kırmamak için işte dinliyor ama nasıl dinliyor böyle hani bir göz kapalı bir göz açık böyle, hani 48 saatin sonunda artık böyle şey olmuş vaziyette. En son şöyle dedi ya dişçi dedi sen arabada ne anlattın dedi öyle. Ben de böyle yarım saat konuş. En son meğersem o ara gitmiş Mehmet abi. Ara ara uyanıp böyle dinlemeye çalışıyor. O da zorluyor, iradeyi zorluyor ama tabii öyle ufak bir anımız yani. İlk tanışma böyle olmuştu. Mehmet Yıldız'ın duygulandığın bir sohbeti oldu mu? Olduysa hangisi? Daha İstanbul'da olduğum dönemler Mersin'e böyle ara ara ziyarete geliyordum böyle 2-3 günlüğüne. Bir sefer böyle bir arkadaşla beraber gelmiştik. Bizde de hani böyle en vurucu dersler normal izlediğimiz o videolardaki derslerden ziyade ateş başında böyle aşağıda çay muhabbet, ders sonu böyle biraz daha oturuyoruz böyle bahçede. Şimdi o dersler çok daha tesirli oluyordu. Bir arkadaşla beraber gelmiştik. Gece yine oturuyoruz böyle muhabbet ediyoruz ama nasıl yani böyle. Hatta ben şöyle söyleyeyim, belki o gece ben İstanbul'dan Mersin'e taşınma kararını o gece aldım. 3 saat 4 saat böyle ders ama nasıl hararetli akıyor. Böyle
İnanılmazdı yani. Hatta o dersten bir hatıra da anlatayım. Tam o ders esnasında benimle beraber gelen arkadaşa bir örnek esnasında Mehmet abi şey dedi mesela. Hani ders anlatırken örnek verir ya. Ya dedi ki mesela şimdi evine hırsız girse diye işte şöyle yapsa böyle yapsa diye o hırsız muhabbeti oldu. Neyse 3-4 saatin sonunda ders bitti. Arkadaş en son telefona bir baktı. Tam bizim o konuştuğumuz sırada evine hırsız girmiş. Aramışlar işte eve hırsız girdi vesaire diye. Yani o acayip bir olaydı, o şeyin üstüne bir tevafuk olmuştu. O gece unutamadığım gecelerden biri yani. Dediğim gibi hani Mersin'e taşınma kararını da o gece almıştım. O yüzden en etkileyen ders dediğin zaman aslında benim aklıma ilk o ders geliyor. Ama onun dışında duygulandığım, etkilendiğim çok fazla ders oldu. Özellikle sahabe efendilerimizin hayatları. Adana Mustafa, hayalhaneme daha rahat gelebilmek için evini Adana'dan Mersin'e taşıyan Mustafa çok kısa sürede çok fazla anı yaşama fırsatı elde etti. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Merhaba, Mustafa Akbalık ben. 40 yaşındayım, evliyim. Aslen Diyarbakırlıyım, doğma büyüme Adanalıyım. Elektrik ve elektronik mühendisiyim. 8-9 sene kadar yurt dışında çeşitli ülkelerde elektrik mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2018 yılından bu yana kurduğum mühendislik firmasında genel müdür olarak çalışmaya devam ediyorum. Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız dava adamıdır, aksiyon adamıdır. Kendisi nereden geldiğini, nereye gittiğini, neden yaşadığını dert edinmiş. Bu dert çekmenin ve ızdırabın sonucunda belli hakikatlere ulaşmış. Anladığı bu hakikatleri de ulaşabildiği herkese ulaştırmaya çabalayan aksiyon adamıdır. 10 yılda birçok zorlukla milyonlara ulaşıldı. İleride hayalhanemi nerede görüyorsun? Yani ben bir mühendis olarak gelinen noktayı böyle bir grafiksel olarak incelediğimde eksponansiyel bir yükseliş olacağını görüyorum, yorumluyorum. Yani atıyorum son 10 yıl içerisinde alınan mesafe belki önümüzdeki 1 yıl içerisinde daha fazlası alınacak. Çünkü bir kar topu etkisini görüyorum gerçekten. Zaten temel olarak elmas hükmünde olan Kur'an hakikatleri baz alındığı için safiyane bunlar yansıtıldığı sürece arkasında Kur'an hakikatleri olduğundan sebeple duyan, insaflı bakan bütün kalabalıkların ciddi bir şekilde etkilenmesini bekliyor ve ümit ediyorum. Mehmet Yıldız en çok neye sevinir veya en çok neye üzülür? Bir hatıranız var mı? Mehmet Yıldız benim gördüğüm kadarıyla şimdi ben yaklaşık 15 yıldır bir mühendis olarak mühendislik firmalarında patronlarla, iş insanlarıyla iç içeyim. İş insanları genelde hani parasal mevzuları bir kenara bırakıp iş bitirmeyi seven insanlardır ve çok ciddi hırslı insanlardır. Yani belli bir yaşa gelmiş olsa bile senin benim gibi rahatı, zevkleri tercih etmek yerine iş bitirmeyi tercih eden insanlardır. Ben bunun aynısını Mehmet Yıldız'da kendi davası için bu özellikleri görüyorum. Gerçekten kabiliyetli bir insanı derdine ortak ettiğinde, yük omuzlayacak bir insan kazandığında, meseleleri anlayan bir insana meseleleri anlattığında çok ciddi sevindiğini görüyorum. Bunu kendi manevi şirket olarak görüyorlar. Bu manevi şirketi olabildiğince büyütmek istiyorlar. Öncelikle bu hakikatlere insanların ulaşmasını gerçekten ızdırapla dert edindiği için hakikatlerin ulaşabildiği insan sayısı çoğaldığında, anlayan insanların çoğaldığında çok ciddi ümitlenildiğini ve mutlu olduğunu görüyorum. Nerede ızdırap çekiyor? Çarkların işlemesinde bir sıkıntı çıktığında, bir arkadaşın bir konuyu anlamadığında ya da birilerine dert edinip bir meseleyi anlatmasına rağmen o meseleyi kitlenin anlamadığında çok ciddi dertlendiğini ya da sorumluluk alan insanların sorumluluğunu bir hakkın yerine getirmediğini, bunu ciddiye almadığını gördüğünde, dünya meselelerinde çok ciddi yeteneklerle çok ciddi sorumluluk alabilen insanların konu Allah'ın davasına, meselesine geldiğinde pasif kalmasını gördüğünde çıldırma derecesinde dertlendiğini müşahede ediyorum. Mehmet Yıldız'ı görmeden önce beklentin neydi? Gördükten sonra ne oldu? Mehmet Yıldız'ı görmezden önce böyle bir kitap yazarı, ünlü bir insan, ünlü bir kanaat önderi gibi birini bekliyordum. Gördükten sonra aşırı mütevazi, muhabbet insanı, her detayla ilgilenen ki ben bunu çok eleştirmişimdir. Yani bizim dünya cihetiyle şirket mantığında hani yönetici bir insanın, şirketin en başında görev alan bir insanın o kadar detaya inmesi kendi yapması gereken katma değerli işlerin aksamasına neden olabilir diyebiliyoruz biz. Yılların girişimcisi ve şirket yöneticisi olarak. Ama kendisinin adeta hayalhaneme yeni gelmiş, böyle en avam, en böyle ince
basit meselelerde bile işleri kontrol eden, işlerin içerisine giren, işleri yapan kişileri muhabbet edip hem maddi hem manevi duygularını, durumlarını kontrol eden birini görünce çok şaşırmıştım. Yani bu enerjiyi nereden buluyor? Bu sürdürülebilir bir enerji mi? Bu doğru bir yöntem mi? İlk başta yadırgamıştım yani. Ama şahsı manevi cihetiyle bu işlerin bu şekilde yapılması gerektiğini, bu detaylara kadar bu şekilde inilmesi gerektiğini yavaş yavaş ben de kabulleniyor ve öğreniyorum. Yıllar önce camiye giremeyince Mehmet Yıldız'la birlikte namaza tutunan bir hayat. İlk duyuşta bile kulağa ilgi çekici geliyor. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Evet, ben Ömer. Yaklaşık 7 senedir hayalhanemdeyim. Doğma büyüme Adanalıyım. 6-7 sene önce de Mersin'e yerleştim, hayalhanemdeyim. Burada iletişim ekibindeyim. Gelen telefonları cevaplıyorum, mesajlara cevaplar veriyorum. Normalde Çukurova'da iletişim fakültesi okudum. Radyo, sinema, televizyon. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Yani şöyle, şimdi ben ilk hayalhaneme beni şöyle getirdiler. İlk Mersin'e gidelim dediler. Ben de ne yapacağız oğlum Mersin'e dedim. Adana'da yaşıyordum. Dedi ki işte tantuni yeriz, künefe yeriz falan. Öyle kandırdılar. Mersin'e getirdi bir arkadaş beni. Dedi ki Mersin'e geldik. Şeye de gelelim. Hayalhanem diye bir yer var burada. Ne işte İslami sohbet yapıyorlar. Ne yapacağız dedim ben de. İşte gideriz otururuz falan. Şimdi daha önce Adana'da birkaç defa bizim camiden kovulma meselesi vardı. Babam dedi ki bir gün oğlum bugün Kadir Gecesi. Bari dedi bugün gidin namaz kılın dedi öyle şey yaparak. Ben de dedim ki adamı üzmeyelim. Gidelim namaz kılalım, böyle 4 kişi miyiz? 3 kişiyiz. İşte ikimizin saçlar uzun, küpeler falan var. Bir arkadaş daha normal. Gittik böyle namaz kılıyoruz. Bizim arkadaş da şort giymiş ama böyle tam dizinde yani. Tam hani üstü de değil, altı da değil. Namaz falan kılıyorduk böyle Kadir Gecesi, işte dua edeceğiz. Bir tane amca geldi. Dedi böyle namaz kılınmaz. Niye kılınmaz? İşte dedi şort var ayağında dedi. Ya dedik zaten bak şurada 2 rekat namaz kılacağız, gideceğiz yani amca dedik. Sen bizi boş ver, sen git dedik cemaatine. Ama yok dedi, kılamazsınız. Çıkarttılar bizi camiden böyle küpe müpede olunca. Ben o zaman dedim ki kendi kendime, biz herhalde bu dini yaşayamayacağız. Bize göre değil yani. Çünkü ben de şort giyiyorum. Ben saçım uzun, saçlarım küpeli. Hani böyle camiye almıyorlarsa bizi, demek ki biz camiye giremeyeceğiz yani. Bu İslam'ı yaşayamayacağız. Çok da bize göre bir din değil demek ki dedim. Böyle tamamen ondan sonra zaten uzaklaşmıştım. Hayalhaneme geldim. Başta Mehmet abinin bize böyle muhabbeti. Hani sanki biz dışlanacağız diye, biraz ters bakışlar olur diye düşünüyordum. Veya biri bir şey söyler diye, üfler püfler diye. Çünkü daha önce böyle abim beni götürmeye çalışıyordu sohbetlere. Hep aynı şeylerle karşılaşıyorduk. Başta Mehmet abinin bize güzel yaklaşımı, hayalhanemdekilerin güzel yaklaşımı benim böyle tamamen düşüncemin değişmesine sebep oldu yani. Hayalhaneme ilk gelip gitmeye başladığımda böyle namazlar, sohbetler, bunlardan lezzet aldığım için gelmiyordum. Muhabbet vardı yani. Birileri benimle güzel muhabbet ediyordu. Ondan sonra baktım ya birileri benim gibi ve namaz kılıyor. Birileri benim gibi ve Kur'an okuyor. Birileri benim gibi ve İslam'ı yaşıyor. Gülüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Espri yapıyorlar birileri benim gibi. Ben ondan sonra İslamiyet'i evet ben de yaşayabilirmişim dedim ve burada Mehmet abinin en başta, sonra tüm ekibin rolü çok büyük oldu benim için. Böyle ilk geldiğimizde hatırlıyorum, hop nereden geldiniz gençler ya, tiplere bak falan, böyle şakalaşmıştık, esprileşmiştik. Sağ olsun böyle çok sevecen yaklaşmıştı. Onu hiç unutamıyorum. Mehmet Yıldız en çok neye sevinir veya en çok neye üzülür? Bir hatıranız var mı? Ekibe birinin katılmasına çok seviniyor. Yani gerçekten çok sevindiğini gördüm. Veya bizlerin herhangi bir başarı, dünyevi de başarıdan da bahsediyorum bu arada. Herhangi bir ekip arkadaşların, hayalhanemdeki herkesin dünyevi bir başarı olduğunda kendisinin çok sevindiğini gördüm. Buradaki insanları çok önemsediğini gördüm. Neye üzülür? Buradaki insanların zarar görmesine üzülür. En çok da şunu üzülüyor. Ekip arkadaşlarından birinin ahiretine karşı olacak bir zarardan çok üzüldüğünü gördüm. Bir insanın en hassas noktası, bir annenin, bir babanın çocuğudur. Hani bir insanın annesi babası ölse bunu kaldırabilir ama çocuğu ölse Allah muhafaza bunu kaldırmakta çok güçlük çeker, doğru mu? Şimdi bir gün oturuyoruz Mehmet abiyle hayalde, işte 1. kattayız. Ecmel Vera var ya Mehmet abinin kızı. Böyle içeride koşturuyor, zaten yerinde durmuyor ya. Böyle koşturuyor. O bizim 1. katta otomatik kapı var. Büyük bir de yani kapı, böyle 2 metreye bilmem kaç, bayağı büyük bir kapı. Böyle kapı tam kapanıyordu. Ecmel de böyle elini soktu araya. Aha dedim bak, eli arada kalacak dedim, böyle uzaktayım ben de izliyorum. Eli arada kaldı. Bir de Ecmel Vera çok tatlı bir kız. Hani bilen bilir. Böyle hani alsan sabaha kadar seversin. Ben de Mehmet abi oturuyordu. Şeye dikkat ettim. Acaba nasıl tepki verecek? Bir baba yani. Çok tatlı bir kız çocuğu. Kendisi zaten bir baba. Anlatabildim mi? Bazılarının hani çocuğuna bir şey olduğunu duyduğu an böyle koşarak gittiğini hatırlıyorum ortamdan.
Böyle baktı Mehmet abi, hani ciddi bir şey yok, anladı meseleyi. Böyle Ecmel de ağlıyor tabii, bağırıyor falan. Ama dedi kızımı getirin dedi, böyle onu yatıştırdı biraz. İşte şeker verdi, bir şey çikolata verdi, susturdu. Böyle çok sakin kaldı. Ama mesela ekipten birinin bazen oluyor yoğunluktan dolayı böyle bazen bir okuması aksıyor, anlatabildim mi? Bazen insan her an aynı modda olamadığı için bazı birinin böyle maneviyatı düşüyor ya. Mehmet abinin buna çok üzüldüğünü, çok ciddi hemen refleks gösterdiğini gördüm. Çünkü bir insanın ahiretine vereceği zararın geri dönüşü olmayacağını bazen veya ahirette bunun ciddi sıkıntılar çekeceğini hepimiz biliyoruz ya, Mehmet abi de biliyor tabii. Buralarda çok üzüldüğünü, çok böyle dert ettiğini, belki yani abartısız, mübalağasız gecelerce düşündüğünü gördüm. En çok herhalde o sevindiriyor. Ekibe yeni birinin kazanması ve ekipten birinin ahiretine vereceği zarar, bunlar çok üzüyor diye biliyorum. Mehmet Yıldız ile karşılaştığında bir olumlu, bir olumsuz anını anlatır mısın? Hayalhaneme gelip gittiğim ilk zamanlar şu çok oluyordu. Ya saçım uzun işte o zaman. Namaz kılmaya da yeni başlamışım. Küpem de var. Böyle burada 2 tane, burada 1 tane. Ve namaz kılmaya başlamışım ve tepki alıyorduk yani. En kötüsü camiye gidiyorsun, adam sana ters ters bakıyor. Ya abi dedim, ben namaz kılmayayım mı dedim yani. Veya namaz kılmam için bunlardan vazgeçmem mi gerekiyor? Küpemi çıkartayım mı, saçımı kestireyim mi diye. Yok dedi, sen namazına devam et dedi. Yani şimdilik dedi böyle şeyleri düşünme dedi. O sonraki mesele, sen namazlarına oturt dedi. Daha 5 vakit oturtmamıştım. Oradan aldığım manevi kuvvetle sen bakma onlara ya, sen namazını kılmaya devam et dedikten sonra benim aslında namazlarım bir düzene bindi. O zaman deseydi ki kardeş böyle olmaz tabii, böyle namaz kılınmaz deseydi herhalde büyük ihtimal namazı bırakırdım yani. Bu olumlu bir anı benim için. Hayalhanem bugün büyük bir projeye girse, senin yapacağın fedakarlık ne olurdu? Şöyle, ben şimdi doğma büyüme Adanalıyım. 6 senedir de Mersin. Hem Akdenizliyim hem de Akdeniz iklimine çok alışık biriyim. Benim en zorlandığım yerler İç Anadolu bölgesi. Hem iklim olarak hem insanların kimyası olarak. Ama hayalhanem Ankara açılacak. Ankara'da hep bana böyle hani gri bir şehir, anlatabildim mi? Düşünsene, ben en düşük gördüğüm sıcaklık -2. O da Adana'nın kışı, yani gecenin bir vakti. Hayalhanem Ankara açılacak dediler. Ben de böyle düşünüyorum, diyorum ki şimdi bu hayalhanem Ankara açılacaksa daha önce 2 şehir için aynı lafı ettim. Bir dedim bu Mersin'de yaşanmaz dedim. 6 senedir Mersin'deyim. Bir de Ankara'ya gittiğimde bu nasıl soğuk dedim ya, insanlar burada nasıl yaşıyor dedim. Buralarda zor dedim, yaşanmaz dedim. Hayalhanem Ankara açılacak dendiği an biliyordum ki ben hayalhanem Ankara'ya gideceğim. Şimdi birilerinin de gitmesi lazım. Mersin'den uzaklaşmak, yani Mehmet abilerden, diğer arkadaşlardan uzaklaşmak çok kolay bir şey değil. Zaten kendi şehrinden uzaklaşıp Mersin'e gelmişsin. Bir de buradan tekrar uzaklaşmak aslında çok istediğim bir şey değil. Ama hayalhanem Ankara açılınca Mehmet abi gitmek ister misin dedi. İsterim abi dedim. Aslında istemiyordum. Sonradan çok alıştık tabii Ankara'ya da. Şimdi çok seviyorum Ankara'yı. Ama yarın bir gün yani hayalhanem, hadi Konya'ya açılsa gitmek ister misin? Evet giderim yani, problem değil. Diyarbakır'a açılsa evet oraya da giderim. İzmir'e açılsa evet oraya da giderim. Yani hayalhanem, şimdi Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor. Hastaların hayatı Risale-i Nur'a aittir diye. Yani bundan sonraki hayat bize ait olamaz. Çünkü ben bir bataklıktaydım. Allah beni o bataklıktan aldı. Bir bahçenin içerisine koydu. Bu hayalhanemle tanıştırdı. Bu davanın bir parçası olmayı nasip etti. O yüzden hayalhanem nereye gitse, nereye açılsa, ne iş yapsa ben her türlü orada olmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o bataklıkta da kalabilirdik. Allah oradan almaya da bilirdi. O yüzden nereye derse okey diyorum yani. Allah nereye gönderirse gitmek istiyorum. Fedakarlık sayılır mı bilmiyorum tabii de öyle düşünüyorum. Ozan, kendisi hayalhaneme geldiğinde şöyle küçücük bir bebeydi. Kendini bildi bileli hayalhanemde zaten bu Ozan. Çocukluk döneminden büyüyene kadar Mehmet Yıldız'ı gözlemlemiş biri. Bakalım Mehmet Yıldız hakkında neler söyleyecek? Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben Ozan. Hayalhaneme yaklaşık 10 senedir falan gelip gidiyorum. 10 seneyi buldu. Hayalhanemde belli başlı işlerimiz var. Ben de iletişim ekibi kısmına ve içeriye gelen giden kısımlarına bakıyorum. Ben Elazığlıyım. Mehmet abinin videolarda sürekli anlattığı zazalardan bir tanesiyim. İlahiyat okuyorum. İlahiyat 2. sınıfım. Şu an öyle devam ediyor. Mehmet Yıldız kimdir? Yani o klasik cümle vardır ya, yeri geldiğinde anne gibidir. Çok şefkatli yanaşır. Yeri geldiğinde bir baba gibidir yani. Hesap sorar ama o hesap sormayı istersin yani, başında biri olsun istersin. Yeri gelir abi gibidir, odasına alır, yanına oturur. Ne derdin var anlat der. Yeri gelir kardeş gibidir. Rahatça böyle
Oturabilirsin, arabasına binebilirsin, muhabbet edebilirsin. Bir derdin olduğunda çıkıp direkt söyleyebilirsin. Yeri gelir haçlığın kalmaz, onu bile isteyebilirsin yani, abi kardeş gibidir gerçekten. Yeri geldi de mi işte bir hoca gibidir. Böyle bizi senelerce yetiştirip imanımızı muhafaza etmiştir. Yani aslında baktığında birçok alanda Mehmet abiyi görüyorum hayatımda. Hem anne rolünde, hem baba rolünde, hem kardeş rolünde, hem abi rolünde. Ve ben bundan çok razıyım. Allah da inşallah ondan razı olur. Çünkü hayatımda en çok şükrettiğim meselelerden bir tanesi. Evet Ozan, soruyorum kendime. 10 sene önce Mehmet Yıldız gibi biriyle tanışmasaydın. Bu dediğim gibi tabii sebepler, yan şeylere girmiyorum. Diğer abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Onları bir köşeye alıyorum şu anda. Mehmet Yıldız gibi biriyle tanışmasaydın hayatında ne olurdu diye sorduğumda sanırım bir hayatım bile olacağını sanmıyorum. Sağlıklı bir hayatım olacağını. Çünkü gerçekten Mersin'e gelip gitmiş kişiler bilir veya Mersin'de büyüyenler bilir. Burada bir ortama düşmek çok kolay. Evimde kafam atsın, bir alkole karışmak isteyeyim. 15 dakika otobüs mesafesi. Yani hayatımdan Mehmet Yıldız'ı çektiğimde, yani hayalhanemi çektiğimde, Mehmet Yıldız hayalhanem demek zaten, diğer şeyleri bana musallat olacağını hissediyordum. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Mesela eski hayalhanemdeyiz o zaman, daha böyle küçük olan yerde, tek katlı olan yerdeyiz. Bir gün böyle dedi ki, hep biz kardeşler temizlik yapıyorduk. Böyle sabah uyan, şurayı temizle, burayı temizle. Niye? Gelen gidenler olacak, onları ağırlamak için. Bir gün Mehmet abi dedi ki, bugün abiler biz temizlik yapalım dedi. Orada bir şaşırdım. Ve şunu bekledim, acaba Mehmet abi kendisi yapacak mı diye. Ya insan bekliyor çünkü. İşte İrfan abisi aldı, Koyuncu abisi aldı. Biri mutfağa giriyor, biri ardiye giriyor, biri başka bir yere giriyor. Mehmet abi de kendine o gün tuvalet görevi yazmıştı. O tuvaletin temizliğini, banyonun temizliğini yazmıştı. Ve o banyoyu neredeyse en az kullananlarımızdan biriydi. Yani biz kendimiz orada duş alıp kullanıyorduk. Mehmet abinin o gün orayı temizlemesi benim kafamda, bak 10 senedir unutamadığım bir anı oluşturdu. Belki çok ufak bir mesele, bir tuvaletin temizlemesi. Ama ben hayalhanemde en çok şükrettiğim ve Mehmet abiyi tanıdığımda en çok sevdiğim huylardan bir tanesi, benim bir hocamla aynı masada oturup yemek yiyebiliyorum. Aklıma gelen espriyi üslubunca yapabiliyorum. Veya canımız sıkıldı abi, hadi bir yemeğe çıkalım dediğinde atlayıp arabasına gidebiliyorum. Yeri geldiğinde de beraber böyle temizlik yapabiliyoruz. Bu böyle unutamadığım bir anı olarak kalmış aklımda. Hayalhanem hayatında neler değiştirdi? Küçük bir yaşta geldiğim için çok böyle hayata bakış açısı olarak bir şey göremedim yani. En fazla sınıfta sulumu çalıyorlardı, ona üzülüyordum yani. 11-12 yaşlardan bahsediyoruz ama hani bazı insanlar vardır ya, böyle kafası erken basmaya başlar bazı haramlar noktasında veya başka noktalarda. Ben de kendimi biraz öyle görüyordum. Hem oturduğum semt itibariyle hem kurduğum arkadaşlıklar itibariyle. Eğer hayalhanemde olmasaydım şu an kötü ortamlara tabii ki düşmüş olabilirdim. Hayalhanem hayatımda ne değiştirdi? Ben küçük yaşta geldiğim için şuna şöyle biraz daha cevap verebilirim. Ben 12'lerin başında geldim, 12 yaşında. Şu an 22 yaşındayım. Kısacası şöyle desem yanlış olmaz yani. Ben oturmayı da, kalkmayı da, aslında bir nevi insanlarla muhabbet etmeyi, İslam'ı, Allah'ı, birçok şeyi burada öğrendim. Yani aslında sıfırdan bir şey kuruldu bende. Yani böyle evet, belki geçmiş büyük günahları elimin tersiyle tepip gelmedim. Ama şu an buralarda olmasaydım belki o günahların içinde olabilecektim. Mehmet Yıldız kaç gün hayalhanemde? Ne zaman çıkıyor? Derslere ne kadar çalışıyor? Mehmet abi ailemden çıkmıyor gibi bir şey yani. Mehmet abi, en çok şaşırdığım konulardan da bir tanesi bu. Yani genelde böyle öğleden sonra vakitlerinde gelir. Genellikle de 3.30, 2-2.30 gibi medreseden çıkar. Ve istisna bir durum olmadıkça da günlük 10-15 saat ders çalıştığına şahit oluyoruz yani. Bir gün böyle medresede oturuyoruz, bir pazar günü. Güneşli bir gün, soft bir gün ama böyle. Pazarları medrese biraz daha sakin geçer. Misafirler genelde akşama doğru gelir. Biz de böyle gündüzleri biraz daha rahat ederiz, muhabbet eder, yemek yer, işte okuma ne varsa, işin ne varsa, kendi şahsi bir işin varsa onu halledersin. Çok şaşırdım ya. 1. katta oturuyorum böyle, biriyle muhabbet ediyoruz. Aynı anda okuma, mesaj işlerimizi falan hallediyoruz. Böyle gelen mesajlara cevaplıyoruz. Kapı çaldı böyle. Bir akşam vaktine yaklaşıyor artık böyle zaman. Kapı çaldı, bir baktım Mehmet abi. Şimdi insan şöyle düşünüyor. Evlisin, güzel bir evinde oturuyorsun, eşinle oturuyorsun, çocuğunla oturuyorsun. Çok dünya tatlısı bir de çocuğu var yani. Gerçekten bir medreseye gelmek için teptiği şeyler çok fazla. Çocuğunu bırakıyor, eşini bırakıyor, evindeki o güzel rahatını bırakıyor. Ve onları tepip medreseye geliyor. Kapı açıldı böyle ama hiç demezsin ya Mehmet abi gelir. Bu arada Mehmet abi her pazar geliyor. Sadece o pazar işte böyle bir hissiyat oldu bende. O pazar bir açtık kapıyı, baktık Mehmet abi. Şöyle izledim, geldi, bize selam verdi, muhabbet etti. Sonra çıktı yanına. Odaya da çay kahve istediğinde bir bakayım dedim.
Bakıyorum orada bile ders çalışıyor. Orada ben gerçekten yani bu küçük küçük adımlar benim çok imanımı arttırdı yani. Çünkü gerçekten öyle bir davaya inanmış ki, öyle bir şekilde kabul etmiş ki o rahatından pazar günü dahil feda edip gelip 10-15 saat ders çalışıyor. Ve sadece o ders çalışması da değil yani. Bazen bizim aramızda en büyüğünden en küçüğüne kadar bir problemle beraber ilgilenebiliyor. Mehmet Yıldız ile karşılaştığında bir olumlu, bir olumsuz anını anlatır mısın? Şimdi Mehmet abiden çok şey saklamıyoruz şimdi ama bazen böyle keyfi kaçmasın diye, gerçekten burayı samimi söylüyorum. Keyfi kaçmasın diye, tadı bozulmasın diye, o gün böyle modu değişmesin diye sakladığımız ufak çaplı şeyler olabiliyor. Zaten geri kalan şeyleri çok saklayamıyoruz. Çünkü hep bir derdin olduğunda, bir problem olduğunda direkt onun yanına gittiğin için çok bir şey de saklanmıyor. Saklayamazsın. Bir de adam zaten direkt anlıyor. O kadar yıl vakit geçirmişsin. Bir gün medresedeyiz, eski hayaldeyiz. Tezgahın orada tam böyle hayal meyal hatırlıyorum ben de bu arada olayı. Tezgahın orada böyle bir hazırlık oluyor. Yere kazayla işte bir bal dökülüyor. Ama fazla bir bal dökülüyor. Kim denk gelir o arada? Bizim işte mutfakçı Abdullah denk gelmez tabii. Kim denk gelir? Mehmet Yıldız. Mutfağın kapısı açılıyor. Bizim oradaki arkadaşlar hemen balın önüne geçip dik duruyorlar böyle. Belli olmasın diye. Çünkü adam halıya bir damla çay dökülünce gündemi değişiyor direkt. Hemen böyle üzülüyor. Çünkü biliyor yani o halı ne zorluklarla alındığını, ne kadar zor şartlarla oraya geldiğini. O balı görse gerçekten orada kalp krizi geçirebilirdi yani. Bizimkiler de Allah razı olsun iyi ki böyle bir şey yapmışlar diyorum. Tabii zaten yıllar sonra farkına vardı da inşallah bir daha benim ağzımdan dinlemez bunu. Orada onu saklamıştık olumsuz olarak. Bu var. Araştırmacı, sürekli sorgulayan bir insan sizce Mehmet Yıldız'ı nasıl tanımlardı? Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Selam. Selamun aleyküm. Merhaba. Bonjour. Здравствуйте. Gamarjobat. Uslavres. Navim Serhat Seydoğlu. Ez salime و از خلکی وانیمه و تقریبا 15 ماه از خیالخانه خدمت ادامه. I just have explained myself briefly in Kurdish. If it's needed, I can explain in English as well. Ama zannedersem bu kadar yeterli. Yılbaşından önce geldim buraya. Geçen 18 Mayıs'ta ben tanıştım. Onun da tabii serüveni çok ayrı bir şey. Halis abi sağ olsun bana vesile oldu. 5-6 ay ben İstanbul Hayalhanem'de devam ettim. Hem çalışıyordum hem mümkün mertebe hizmetlerim, sorumluluklarım vardı. Onları yerine getirmeye çalışıyordum. Hasbelkader işte yılbaşı öncesi buraya geldik. O günden beridir de buradayım. Burada farklı farklı birimler var. İşte sosyal medya, sizin ekip ve ondan sonra içeriye ekibi dediğimiz bütün Hayalhanem'in sorumluluğunu üstlenen bir ana vazifesi yapan bir ekip ve iletişim ekibi. Ben de iletişim ekibindeyim. Gelen mesajlara, gelen aramalara mümkün mertebe cevap vermeye çalışıyorum. Gerek Türkçe, gerek yabancı dillerde, Rusça ya da İngilizce ya da farklı bir dilde gelirse yine yardımcı olmaya çalışıyorum. Mehmet Yıldız kimdir? Mehmet Yıldız kimdir? Arada Mehmet Yıldız kimine göre bir hoca, kimine göre bir pedagog, kimine göre bir doktor, kimine göre öğretmen. Yani bunu çok vasıflandırabiliriz. Fakat bana göre Mehmet Yıldız dertli bir insan ya. Vallahi çok dertli bir insan. Şimdi normalde videoyu izliyorsun, Mehmet abi dersi veriyor, işte ondan sonra belki hayalle bağlantın bir nebze kesiliyor. Fakat gel de burada gör. Dertli bir insan dememin sebebi ise burada çok kısa bir süre olmasına rağmen Mehmet abiyle gerçekten çok güzel vakit geçirdik. Gerek hayalde, gerek bahçede, gerek yolda, gerek İstanbul'da çok güzel anılarımız oldu. Ben çoğu şeye şahit oldum yani dertli olmasına. Ümmetin derdiyle dertlenmiş bir insan. Şöyle bir eğer title koysak, profesör mü, doçent mi, doktor mu? Değil abi, değil ya. Mehmet abi yani Hazreti Ali'nin dediği gibi ferden minen nas. İnsanlar içinde bir insan yani. Dertli bir insan ama. Ve en büyük derdi de yanan imanlar. Sonra herkesle hususi olarak ilgileniyor. Buradaki gelen abilerin, kardeşlerin hepsiyle hususi olarak bizzat ilgileniyor. Gerek maddi gerek manevi buna ben kendim şahit oldum. Bugün daha benim tecvidimi sordu. Bana etiket atmış grupta. Tecvid ne durumda diye. Şimdi şu soruyu soruyorum kendime. Serhat diyorum, bunu sana hayatta kim yaptı? Uğruna hayatını feda ettiğin, uğruna gidip işte kavga ettiğin, dostum dediğin, canım ciğerim dediğin insanlar şu an neredeler yani? Bunlar sana dünyada belli bir yere kadar eşlik ettiler. Çoğusu vefasızlık etti, Mehmet etti. O sevdiğim, canım ciğerim dediğin işte uğruna hayatımı veririm dediğim insanlar şu an yoklar. O sevdiğim insanlar sana bunu yaptılar mı? Yapmadılar. Gerçekten yapmadılar. Yani düşünüyorum en yakınımdaki ailemdeki insanlar dahi Mehmet abinin buradaki abilerin bana yaptığını yapmadılar yani. Çünkü bunu çok samimi söylüyorum yani. Gerek benim dış görünümüm, gerek benim işte üslubum, konuşmam, halimi, hatırımı, ondan sonra maneviyatımı en ince ayrıntısına kadar soran insan Mehmet abi ve diğer abiler.
Şu soruyu kendime sordum. Bu adam mecbur mu ya bunu bana sormaya? Ben bu adamın babasının oğlu değilim ki yani. Düzenli olarak Almanya'dan hayalhanem Mersin'e git gel yapan ülke abi özellikle Avrupa'da Mehmet Yıldız'la birçok anı yaşadı. Şimdi onları sizlere paylaşacak. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Ülkücan. Almanya'dan geliyorum. Doğma büyüme Almanya. Üniversitemi bitirdim. Master'ımı yaptım. Asya ekonomisi üzerine. E-ticaretten ilgileniyorum. Çin'den, Türkiye'den vesaire mallar alıyoruz, ürün alıyoruz. Almanya'da satış yapıyoruz. Amerika'da satış yapıyoruz. Türkiye ile Almanya arasındaki ürün akışını, ihracatını biraz daha geliştirmek için bir pazar yeri kurmaya çalışıyoruz şu an. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? İlk Almanya'ya geldiklerindeydi. 2018 yılıydı herhalde. Ben de biraz tez canlıyım. Eskiden daha fazlaydım. Yani sen düşün. Dedim Mehmet abi işte her şey yolunda mı? Her şey iyi mi? Suyun var mı? Şu var mı? Şu ihtiyacın var mı? Bir zaman sonra biraz sıktım yani işin açıkçası. O da dedi kardeş bak böyle devam edersen biz otele gideriz dedi. Dedim abi böyle bir ayıp yapmasın değil mi? Valla daha büyük bir ayıp yapmamak için bunu yaparım dedi. Öyle bir anımız var. İstanbul'dan Mersin'e çok dönmüşlüğümüz var araçla. Orada da hem şakalaşmayı hem de Risale'den veya diğer dersleri vermekten kendini geri çekmiyor yani. Hala devam ediyor. Ve beni etkileyen Mehmet abi de en çok şu oldu. Geçenlerdeydi. İstanbul'dan geri döndük Mersin'e. Gece 4 artık. Hem konferanslar bitmiş, İstanbul'da toplantımız vardı o bitmiş. 8,5-9 saat yol yapmışız Mersin'e kadar. Bitmedi. Gece 4 bir de sabah uykusuzuz. Grupta çok küçük bir mesele aslında. O aklına gelip gruba yazdı. Arkadaşı etiketledi. Dedi ki bu iş halledildi mi? Yani beni etkileyen aslında tam oydu. Yani küçük işleri bile unutmuyor ve bize hatırlatıyor. Orada aslında ben kendime de ders çıkardım yani. O gece sabah 4'te olsa o kadar yol da gitsen bu işlerin aslında temel noktası bu küçük işleri halletmek. Ondan sonra da Allah zaten büyük işleri böyle hayalhanem gibi yerleri ondan sonra nasip ediyor. Avrupa'da en kalabalık konferans Almanya'da oldu aslında. Biz aslında bunu yapmıyoruz. İmza gününden sonra bir de bir konferans yaptık. Duisburg Kitap Fuarı. Düğün salonuydu kitap fuarının direkt yanı. 1400 kişi sadece oturmalı bir şekilde sığıyor ama biz oturma yapmadık. Oraya 2500-3000 kişi girdi benim gördüğüm. Bir o kadar da giremedi yani. O kadar doluydu. Viyana'da ilk kez böyle bir seminer salonu gibi bir yerde böyle Gazomeita dedikleri Viyana'da büyük bir yerde. Oraya da yaklaşık 1400-1500 kişi geldi. Yani şöyle söyleyeyim 2000-2500 kişilik yer olsa yine odada olacak yani. O da çok etkiliyor insanı. Çünkü 3000 kilometredeki ötedeki insana nasıl ulaşıyorsun? Nasıl etkiliyorsun ki o insanlar geliyor oraya? Ve çok güzel geçti bence. Ki bundan sonra da büyük ihtimal o şekilde seminerleri, konferansları Avrupa'da da devam edeceğiz. Hayalhanem hayatında neler değiştirdi? İlk başta işte 4 ayda bir, işte ondan sonra 2 ayda bir, ondan sonra işte korona patladı. Biraz daha sıklıkta gelmeye başladı. Baktık bir aya düşmeye başladı ama işim engel olmaya başladı bu seferden. Yani belirli bir izin günümüz var sonuçta. İşimi dedim acaba nasıl değiştirebilirim? E-ticarete dönüştürmeye çalıştım. Dönüştürdüm oradan. Dedim ne olacaksa olsun Allah rızka kefil. Tabii ki sebeplere başvurarak, ihtiyat ederek e-ticaretten devam ettim. Allah'a şükür bir eksiğimiz gediğimiz yok. İşte Almanya'dan hayalhaneme, Mersin'e, İstanbul'a çok gelen kardeşler var. Allah razı olsun onlardan sayılarını da artırsın. Şimdi Allah beni buraya sevk etmeye başladı. Resmen Allah'ın sevki yani bizim isteğimizde olan bir şey değil. Baktım benle birlikte farklı kardeşler de gelmeye başladı. İşte Fatih abi, işte Ömer Çuğur vesaire. Baktım çoğalmaya başladık Almanya'da. Baktık Almanya'da da bir kapı açılmaya başladı. Başka kardeşler de gelmeye başladı. Allah bize aslında Almanya'da bir arsa nasip etti. Demek ki insan daha fazla bu hizmet kapılarını zorladıktan sonra Allah daha güzel yerler, daha fazla yerler nasip edecek. Almanya'dan şimdi bakıyorsun 6 kişi, 7 kişi hizmet etmeye başladı. Allah bir arsa nasip etti. Bu işte Hollanda için de geçerli. Fransa için de geçerli. Belki Türkiye'nin farklı şehirleri için de geçerli. Ankara'dan da çok fazla kişi gelmeye başladıktan sonra aslında Ankara nasip olmaya başladı. Dua külliyet kesbedince kabule karin olur. Demek ki biz çok fazla Allah'ın kapısını zorlamamız gerekiyor. Allah ondan sonra da inşallah bize rahmet eder, hizmetinde kullandırır. Mehmet Yıldız'ın duygulandığın bir sohbeti oldu mu? Olduysa hangisi? Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke fethinden sonra o Hazreti Hatice'nin kabrin karşısına geçip oturup izlediği an var ya, orada çok duygulandım. Orada da bir nevi ağladım yani işte açıkçası evde. En çok duygulandığım derslerden bir tanesiydi. Namı diğer Halo Ömer, hayalhanemin ilk yıllarından beri Mehmet Yıldız'la süre gelen bir dostluğu var. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Ömer Çur. 1991 yılında Mardin'de doğdum. Almanya'da 6 yıldır yaşıyorum. Turizm gastronomi okuduğum için sürekli hizmet sektöründe bulundum. Birçok yerde çalıştım. Türkiye'deyken otellerde
çalıştım. Kafe evlerinde barista eğitmeni olarak çalıştım. Yurt dışına çıkınca da franchise restoranda çalışmaya başladım. 3. yılında restoranın bir tane şubesini devraldım. Tam 2 yıl sonra devraldım. Ve orayı işlettik. İşler de güzel gidiyordu. Pandemi süreciydi ama gene de ayakta kalmayı başarmıştık. Evet. Ama maneviyata biraz zarar verdiğini düşündüğüm için onu devrettim. Yani ondan kurtuldum bir an önce. Onun yanında ekstra ticaretle uğraşıyorum. Bu ticaret işini de şu an minimum bir seviyeye indirip öyle devam ediyorum. Hani çünkü yapılacak çok daha önemli işler olduğunu farkına vardık. İnşallah Allah farkındalık yaratır, devam ederiz. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Şimdi biz Avrupa'dayız ya. Bir organizasyon oldu 2018'de. Hayal'in Avrupa'ya ilk gelişi. Geldiler, organizasyon yaptık. İşte Duisburg'da farklı ülkelere gittik. İsviçre'deyken bir markete gittik. Ondan sonra da ben dönecektim. Mehmet abiler de Hayal'e döneceklerdi. Şimdi evden uzaklaştık ya, ben Almanya'dayım. Normalde ben hazırlık yapmıştım. İsviçre'ye gelince hazırlıksız olduk dedik. Şimdi adamları eli boş göndermeye birkaç bir şey alak. Şimdi markete girdik. Ya dedim birkaç bir şey alalım. Şimdi abi de acele ettiriyor. Gel yok falan yapıyor. Oğlum bırak, ne yapacaksın diyor. Abi ben önüme gelen ne var ne yok almışım. Şimdi o aldıklarım da %95'i sakızmış. Bir çuval sakız göndermiştim. Sakız göndermişim. Ya o reklam oldu. O güzel bir anımız olmuştu. Elhamdülillah. Yani sayamayacağım kadar çok güzel anımız var. Mehmet Yıldız'ın duygulandığın bir sohbeti oldu mu? Olduysa hangisi? Abi duygulandırmayan sohbeti yok neredeyse. İnsan ihtiyacını hissedince ona göre de duyguları inkişaf ediyor halim. Şimdi beni de en çok duygulandıran, dediğim gibi 9 yıl önce izlediğim "Sakın bu sohbeti izleme, sinirlerin alt üst olur" sohbeti. Hatta bizim kısa bir tane videomuz da var. Orada diyor ki içtimai hayattayız, sosyal hayattayız, mallar, mülkler, bu nasıl olacak, şu nasıl olacak. Diyor ki aklıma Karun geldi Mehmet abi. Karun da dünyadaki en büyük kapitalist. Şimdi Karun nerede? Malı da kendisi de yerin dibinde. 3'te 2'si su olan dünyada planların sular altında kalma ihtimali çok yüksektir diyor. Bir gün kafanda 40.000 planla gömerler adamı, bir de bakmışsın hiç olmuşsun. Şimdi bunu ben duydum, gerçekten perişan oldum. Bir de o videoda yani gerçekten her zaman biz çevremizde gördüğümüz hep kendimizden üsttekilere bakıyoruz ya. O videoda da kolun kırık ise kesilmiş ellere bak diye bir dersti. Ve gerçekten beni çok etkilemişti. Sabaha kadar ağlamıştım, hatırlıyorum yani. Caner, Avrupa'da bir müteahhit, Mehmet abinin sohbetlerinden sonra değişen bir hayat hikayesi. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Caner Aydoğan. Aslen Şerenurkoslar, Ankaralıyım veya Aksaraylı. 38 yaşındayım. Avusturya Viyana'da yaşıyorum. Maschinenbau tekniğim, yani makine yapım teknisyeniyim. Aynı zamanda Baumeister. Ticaretle uğraşıyorum uzun zamandır. İlk ve orta öğrenimimi Türkiye'de yaptım. Lise başlarında Avusturya'ya geldim 2001 yıllarında. İşte 2005'ten beri de ticaretle uğraşıyorum. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Burada seminerlerde Avrupa'da son 5-10 senedir görüşüyoruz, buluşuyoruz, denk geliyoruz. İşte Avusturya'ya ilk geldikleri zaman bunlar adamlar yoldan geldi, yorgundur falan filan diye düşüncesiyle saat 9'da 10'da bunları otele götürdüm. Dedim siz dinlenin falan. Ben bilmiyordum bunların sabaha kadar hizmet ettiklerini, sabah namazına kadar sohbet ettiklerini falan. Ya kardeşim de bizi 9'da 10'da otele getirdin dedim falan. Yani biraz orada şaşırmıştım. Ve yine Prag'da bir gezimizde akşam namazı vaktiydi. Türk restoranına gitmiştik. Orada restoran sahibi namaz kılmamıza izin vermedi. Orada biraz üzülmüştü. Ben de üzülmüştüm hakikaten. Yani böyle bir anılarımız oldu. Ama hakikaten samimiyeti öyle bir şey ki. Yani elimi, kolumu, belimi hep kırıyor. Hakikaten çok samimi insan. Allah razı olsun. Hakikaten samimi insan. Yani iki kişi olurken de aynı. 1000 kişinin önünde de aynı. Yani zaten kendisi de birkaç kere demişti. İşte benim hayatımda en büyük gayelerimden bir tanesi Hazreti Osman radıyallahu anh gibi olabilmek. Her yerde aynı durumda, aynı pozisyonda, aynı samimiyette. Yani bir kişinin de yanında olsam, 1000 kişinin de yanında olsam gibi hakikaten hayatımda gördüğüm en samimi insanlardan bir tanesi diyebilirim. Açık ara. 10 yılda birçok zorlukla milyonlara ulaşıldı. İleride hayalhanemi nerede görüyoruz? İnşallah ileride hayalhanemi yine şimdiye kadar olduğu gibi bu hakkı, hakikati kimseden korkmadan, yılmadan, gerektiği gibi
dünyaya, en azından Avrupa'ya, Türkiye'ye haykırabilecek bir mekan olarak ben hayalhanemi görüyorum. O potansiyel kesinlikle hayalhanemde var. Yani samimiyet zaten tartışılmaz. İhlas, samimiyet bunlar kesinlikle hayalhanemde var. Benim gördüğüm kadarıyla, dışarıdan takip edebildiğim kadarıyla çizgiyi bozmadan bu samimiyetle, ihlasla Türkiye'de olsun, Türkiye'nin değişik önemli illerinde olsun, Avrupa'nın değişik yerlerinde, Avusturya'da, belki Almanya'da veya bilmiyorum başka İngiltere'de falan. İnşallah bizim de inşallah vesilemizle, çabamızla, gayretimizle böyle bir yerde görmeyi düşünüyorum cani gönülden. Çok ciddi bir ihtiyaç var. Şöyle çok ciddi ihtiyaç var abi. Mesela Türklerde olsun, Almanlarda olsun. İnsan mesela 40'ında 50'sinde tanıdığım Almanlar vardı. Şimdi adamların olduğu yaşı 60-70. Adamlarda hakikaten ciddi problemler var. Nasıl problemler var? Adam 65-70-75 yaşına geliyor. Adamlarda hakikaten yani psikolojik bunalımlar baş gösteriyor. Kendilerini alkole veriyorlar. Gayrimeşru yollara ciddi sapıyorlar. Çünkü adamda yokluk korkusu var. Adam belli bir müddetten sonra, zamandan sonra adam artık kafayı yiyor, anlıyor musun? Ben yok mu olacağım, nereye gidiyorum, öldüm mü, öleceğim mi falan filan. Bu hakikatlerin gerçekten yani insanlara bir an önce ulaşması lazım. Yani vicdanımı da hakikaten çok ciddi bir şekilde rahatsız eden konulardan, olaylardan bir tanesi. Mehmet Yıldız en çok neye sevinir veya en çok neye üzülür? Bir hatıranız var mı? Mehmet Yıldız en çok neye sevinir? Tabii ki de hizmetin bir adım daha ileri gitmesine sevinir. Üstadımızın bu hakikatlerinin herkese ulaşmasına çok sevinir. Yani Mehmet Yıldız hakiki manada birinin böyle Risale-i Nur'a başladığını görse, duysa ben yani eminim bir erkek evlat müjdesi almış gibi sevineceğinden eminim yani hakikaten. Mehmet Yıldız'ı görmeden önce beklentin neydi? Gördükten sonra ne oldu? Yani çok öyle aşırı bir fark olduğunu söyleyemem. Sohbetlerinde takip ettiğim gibi böyle samimi, içten, böyle fıtri, hakikaten çok fıtri bir insan. Samimi, ihlaslı. Yani dedim ya 1000 kişinin önünde de aynı, bir kişinin yanında da aynı. Öyle bir afaki, olağanüstü bir fark yoktu. Beklediğim gibi yani gönül adamı, dava adamı. Hayalhanem bugün büyük bir projeye girse, senin yapacağın fedakarlık ne olurdu? Bu yıl başında siz kesin görmüşsünüzdür, denk gelmişsinizdir. Weihnacht zamanında bazı şirketler, hatta açık açık da olsun veya gizli olsun ama ben çok denk geliyorum açık açık böyle. Biz bugünlük karımızı, şirketimizin, bu grubumuzun bütün bugünlük karını İsrail'e veya onların bazı belli başlı kuruluşlarına yardım ediyoruz diye açık açık söylüyorlar. Ya kardeş, madem böyle biz de safımızı belli etmemiz lazım. Ya duvar meylettiği yere yatar. Ya kuru yani ben dava adamıyım, ben Müslümanım, ben Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i seviyorum, üstada muhabbetim var demekle bu işler olmuyor yani. Biraz insan bazı şeylerde hayatından fedakarlık etmesi lazım, infak etmesi lazım, canını acıtması lazım. Yoksa her şeyin bir hesabı kitabı var. Bir de burada kesin ayeti var yani. Bu onu biriktir, bunu biriktir. Yani sık sık yala 3-5 kuruş böyle yaladığından ver. Nasıl olacak bu işler? Olmaz ki. Yani insan bir şekilde boyasını, meylini, yerini, yurdunu belli etmesi lazım. Eğer ortada güzel bir böyle karlı, böyle samimi bir oluşum varsa hayalhanem gibi, ne yapıp edip Azrail Aleyhisselam kapıya dayanmadan bir şekilde oradan kendine pay çıkarması lazım diye düşünüyorum. Yani çok önemli. Çünkü kimin ne zaman gideceği belli değil. Ben bugün gitsem benim çoluğum çocuğum bile yok. Arkadan bizim şeyler anca sevinir yani. Olmaması lazım. Yani bir şekilde ömür sermayesi bitmeden bir yerlere, bir şeylerde yardımda... Ya şimdi şöyle söyleyeyim yani, şimdi Hazreti Ali'ye sormuşlar insanlara yaptığın en büyük iyilik, kötülük ne diye. O da demiş ki ne? Benim kimseye yaptığım ne bir iyilik var, ne bir kötülük var. İnsan ne yapıyorsa iyilik olarak veya kötülük cihetinde kendine yapar abi. Yani ben kime ne kötülük yapabilirim, kime ne iyilik yapabilirim? Ben kimim ki? Ne yapıyorsam kendime. Ne yapıyorsam kendimle ve kendimle gidecek. Her şeyin bir hesabı kitabı var Mahkeme-i Kübra'da. Her şey önüne çıkacak ne yapıyorsan. Bu kadar basit bu iş. Onun için dediğim gibi eğer Allah Teala bir şey nasip ettiyse, bir şeyler nasip ediyorsa ben kimim ki? Ben dediğim gibi yani Türkiye'de çobanlık yapıyordum ciddi manada. Ben 16-17 yaşında geldim buraya. Çobanlık da yaptım çok ciddi manada. Irgatlık da yaptım, tarlada da çalıştım. Pazarda, tezgahta da çalıştım. Yani sen onları bırak gel buraya, işte böyle işlere gir falan, ticarete. Yani bunlar Allah Teala'nın kesin ve bariz bize nasip ettiği olaylar. Yoksa ben kimim? Öyle bir zengin bir ailem yok, öyle olağanüstü bir eğitimim yok. Hiç alakam yok yani o işlerle. Hatta ben bu işe nasıl girdim ben hala şu an bilmiyorum. Hiç ailemde, etrafımda bu işlerle ilgilenen, yapan yok. Ben bu pozisyona nasıl geldim hala ben bilmiyorum. Ama işte her şey Allah Teala'nın takdiri, nasibi. Onun için insan kendini kaybetmeden, benim rahmetlimin de bir sözü vardı. Rabbim az verip aratmasın, çok verip kudurtmasın. Yolumuzu, şirazemizi sapıtmadan bir şekilde hayırlısıyla ölmek. Defteri kapatmak. Son finali bir şekilde paçayı yırtmak. Abi çok tehlikeli durum valla. Hesap kitap var.
Mehmet Yıldız'ın meşhur bir kalıbı vardır, bilenler bilir. Kimileri de bu kalıbın kurbanı olmuştur. Ali de bunlardan biri. Ölmeyelim mi bu davada? Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Adım Ali, soyadım Günaydın. Niğdeliyim. Niğde'de büyüdüm. 24 yaşına kadar Niğde'de yaşadım. Daha sonra bir yıl civarında bir İstanbul'da kaldım. Sonra 8-9 yıldır Mersin'deyim. Evliyim. Bir tane çocuğum var. Adı Yahya. Hayalhanem hayatında neler değiştirdi? Yani neleri değiştirmedi desek belki 2-3 parça şey sayabilirdik ama neleri değiştirdi deyince çok fazla şey saymak gerekir bence. Yani ahlaktan tut, ibadete, ibadetten tut, insanlara karşı davranışımıza, ne için dertlendiğimize varana kadar. Yani say bitmez yani şu an. O kadar çok şeyi değiştirdi. Mehmet Yıldız'ın duygulandığın bir sohbeti oldu mu? Olduysa hangisi? Çok oldu. İlk duygulandığım zaten tanıştığım sohbetti. Bu sohbet sakın izleme videosuydu. Onda bayağı bir duygulandım yani. Gözyaşları sel olmuş olabilir. Hayalhanemle tanışma anım aslında bu benim. Şöyle, ben aslında keyfime düşkün bir insan değilim. Kahvaltıda ne varsa yer kalkarım. O gün kahvaltıda böyle çeşit çeşit malzemeleri koydum. İşte bal, kaymak, tereyağı, reçel, işte peynirin çeşitleri, sıcak işte menemen, yumurta bilmem ne 2-3 çeşit yaptım. Normalde hayatımda yapmam ha böyle bir şey. Neyse yaptım, oturdum. Kahvaltı yapacağım. Tek başımayım. Annemgil içeride oturuyor. Tam kahvaltıya başlarken babam getirdi laptopu, tam önüme koydu. Bu sohbeti sakın izleme dersi. Açtı gitti. O sohbet de yani arkadaşlar bu videoyu izlerlerse kesin izlesinler. Efsane bir şükür ders. Yani sen hangi konumdasın? Bak senden daha düşük yaşayan insanların haline bak. Yani elin kırık ise kesilmiş ellere bak dersiydi. Abi ben bunu videoyu izliyorum. İşte Afrika'dan, susuzluktan ölen çocuklar, ondan sonra başka bir yerde aç kalmış insanlar, bacakları kesik ama namaz kılmaya çalışan insanlar var. Onlar kulluk vazifelerinden hiç geri durmamış ama sen kulluk vazifesini yapmıyorsun falan. Mehmet abi orada bayağı bir anlatıyor ve resimlerle anlatmış. Ben kahvaltıdan herhalde ilk başlangıcında Mehmet abinin yaptığı bir espride lokma aldım. Ondan sonrası bende yok yani. İlk etkilendiğim, duygulandığım sohbet oydu. Öyle iz bıraktı yani. İyi ki de iz bırakmış hamdolsun. Allah belki oradaki o hissiyata binaen bizi sürükleyip ta buralara getirip onunla omuz omuza hizmet ettiriyor. Mehmet Yıldız kaç gün hayalhanemde? Ne zaman çıkıyor? Derslere ne kadar çalışıyor? Evet, tam adamına sordunuz. Bunları detaylı biliyorum. Mehmet abi her gün hayalhanemde. Yani hayalhanemde olmadığı bir gün kesin yani başına bir musibet gelmiştir. Ya da hastadır, hastaneye falan gitmiştir. Onun dışında yani Mehmet abinin ben hayalhaneme gelmediği bir gün hatırlamıyorum. Öğlenden gelir. Önce arkadaşlarla muhabbet eder, oturur, kahvaltı yapar. Ondan sonra odasına geçer. Sonrasında zaten ders çalışmaya başlar. Dersleri de saat 10'da yapıyoruz biz, akşam 10'da. Sabahtan geliyor, akşama kadar ders çalışıyor. Tabii sadece ders mi çalışıyor? Hayır. Zahiren hizmetin başında olduğu ve yürüttüğü için Mehmet abi her yerde aktif. Bununla alakalı bir şey anlatmak istiyorum ben aslında. 4 katlının inşaat sürecindeyiz. İnşaatla da ilgilenen 2-3 tane abi var ve bu adamlar inşaattan anlıyorlar. Tabii işler kısım kısım tıkansa da ilgilenip devam ettiriyorlar yani bir şekilde. Ama Mehmet abi her gün ders çalışsa da aynı zamanda 4 katlıya gelip inşaatı geziyor. Her yerde ne eksik var, ne yok, ne yapılması lazım. Bunların hepsini ayrıntılı not alıyor. Sonra gidiyor bunlara hususi çalışıyordu yani inşaattan anlamamasına rağmen. Mehmet abi ilk başta dedi niye bunu yapıyorsun diye sorduğumuzda kardeşim dedi Allah'ın rızasının nerede gizli olduğunu bilmiyorum dedi. O yüzden Allah'ın rızasını aramaya çalışıyor. Bu iş sadece kürsüde olsaydı ben böyle bir ekip kurmaya çalışmaz, böyle bir 4 katlıyı yapmaya çalışmaz. 2 tane kameraman alır, videoları çeker, seminerlere gider, konferanslar yapardım. Ama bu iş böyle değil. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı miras insanlarla birebir ilgilenmek, onlarla beraber bir şeyler yürütebilmek ve başkalarının imanına bir cemiyet ve cemaat halinde koşabilmek. Herkes bir parça iş alsa fabrikanın çarkları gibi her iş döner. Ama sadece bu iş konuşmakla olsa o zaman yanan imanlara nasıl yetişilecek? Sokaklara iniyoruz değil mi? İnsanlara davetiyeler yapıyoruz, medreseye çağırmaya çalışıyoruz, geziyoruz, ayaklarına gidiyoruz. Yani tonlarca iş yapılıyor. Tek bir kişi olsa ve tek bir video çeken olsa bu işlerin bu seviyeye gelmesinin sebepler cihetinde hiçbir mümkünatı maalesef görünmüyor. Yani ağam Mehmet abi hizmette 7/24 var desem abartmış olmam yani. Her şeyle ilgilenir, herkesle ilgilenir, herkesin eksiğini, yediğini sorar ve bunu tamamlar. Şöyle cüzdanını çıkarttı.
ortaya koydu. Dedi bu benim cüzdanım. Biz dedi cibili kardeşten öteyiz. Yani öz kardeşten daha öteyiz. Mehmet Yıldız neden fotoğraf çekilmeyi sevmiyor? Şimdi insanlar burada şahsa değer vermeye çalışıyor. Mehmet abi de işin şahstan ziyade şahsı maneviyle alakalı olduğunu videolarında defaatle söylüyor. Yani kendi şahsı yerine söylediği hakikatlere insanların değer vermesi gerektiğini Mehmet abi anlattığı için kendi şahsını ön plana çıkarmak istemiyor yani. Ve insanların o hakikatlere yönelmesini istiyor. O yüzden gelenlere kardeşim resim çekinmeyelim ama dualaşalım diye güzel bir cevap veriyor. Ve dua resimden daha önemli bence. Mehmet Yıldız ile karşılaştığında bir olumlu, bir olumsuz anını anlatır mısın? Ben hislerime nazaran anlatmayı istiyorum bunu. Mehmet abi bir sohbet yapmıştı. Sohbet sonrasında Mehmet abi herkesle böyle birebir ilgileniyor ya. Şimdi de devam ediyor yani muhabbet etmeye. O zaman da ben de köşede oturuyorum öyle Mehmet abiyi izliyorum. Biriyle oturdu muhabbet etti kalktı. Öbürüyle oturdu muhabbet etti kalktı falan. Ben de tam çıkacaktım. Çıkarken ayaküstü beni yakaladı şöyle omuzumdan tuttu. Kardeş dedi bu davada beraber ölmeyek mi dedi. Ben de dilim lal oldu tabii ilk başta. Sonra dedim ölek abi. Şimdi dünyada nerede olacaktık kim bilir yani. Yani Mehmet abiyle çok böyle kötü bir anımız yok. Yani her halimiz güzel derler ya. Hamdolsun Mehmet abiyle kötü anı yaşayacak bir arkadaş bence yoktur yani. Mehmet abi güzel bir adam. O yüzden güzel şeyler yaşıyoruz. Hamdolsun yediriyor, içiriyor, giydiriyor, gezdiriyor. Yunus İçen, kendisi bir psikolog olmasına rağmen Mehmet abi defalarca derdini dinlemiştir. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Yunus İçen. 7-8 senedir hayalhanemdeyim. Psikoloğum, dert dinlerim, bir daha dert dinlerim, bir daha dert dinlerim. Sonra biz dertleniriz. Mesleğimiz bu, dertlenmek. Hayalhanem hayatında neler değiştirdi? Şimdi hayalhanem ilk önce hayatımda şunu değiştirdi. Ümidimi çok değiştirdi açıkçası. Yani insan okulda olsun, dışarıda olsun, tanıştığı kişilerden hep bu noktada bir yerde bir darbe yiyor. Ne olursa olsun. Muhabbet beslediği bir arkadaşı oluyor. İşte yıllarca takılıyorlar, aynı sırada oturuyorlar ama okullar bir ayrılınca muhabbet bitiyor. İşte ortamlar değişiyor. Çevrendeki o eskiden gördüğün samimiyet olmadığını anlıyorsun. Gittikçe böyle insanlığa karşı bir ümitsizliğe doğru gidiyor insan. Yaş geçtikçe. Ne kadar psikoloji okudusam da insan hani derler ya işte doktor kendine ilaç veremez. O hesaptım ben de. Yani psikoloji okuyordum birilerine belki bu noktada yardımcı olabilecek miyim diye ilimler alıyordum işte terapiler görüyordum. Terapi çeşitlerini görüyordum ama insanın kendi ruh dünyasına ulaşması çok zor. Yani kendi ümitsizliğini yenmesi çok zor açıkçası. Hayalhanem burada benim ümidimi tamamen değiştirdi. Yani insanlığa tekrardan özellikle bu kararmış bir çağda böyle yeşermiş bir ışık gibi gönlümde parıldayınca benim de kendime dair ümidim de geldi. Hani ben de bir şeyler yapabilirim. Ben de olumlu manada iyi bir insan olabilirim. Bu İslam davası için bana da yer varmış. Ben de burada rol alabiliyormuşum gibi bir ümit geldi. Bu ümit dediğimiz şey de hayatın bence en temel şeyi. Çünkü ümidi olmayan insanın psikolojik sorunları da oluyor. Ümidi olmayan insanın yaşama karşı adım atacak bir durumu da kalmıyor gibi. O yüzden hayalhanem bana ümit verdi. Yani o ümitsizliğimi ümide dönüştürdü. En önemlisi bu benim için. Mehmet Yıldız kaç gün hayalhanemde? Ne zaman çıkıyor? Derslere ne kadar çalışıyor? Mehmet abi 7 günün 7 günü hayalhanemde. Ne zamana kadar burada? Yani gece 3-4'e kadar burada aslında. Şimdi geceye kadar burada mı diye şaşırabilir ama insan öyle. Yani çünkü biz de burada olduğumuz için. Neden öyle? Çünkü gerçekten yetiştirmeye çalıştığımız iş oranı çok fazla. Demin de söyledim ya, yani iş bu kadarsa insan sayısı bu kadar. Bu kadarsa bir bedel istiyor. Bu bedel gece 4'e kadar kalman gerekiyor. Evet abi, gece 4'e kalma sebeplerinden biri de şu. Şimdi gün içinde içerideki kardeşler işlerden dolayı denk gelemiyoruz. Mehmet abi de aslında bizleri özlüyor. Yani Mehmet abi sadece ders verip gitmiyor buradan. Hani bizlerle geceleri muhabbet de ediyor. Bizlerin derdini de dinlemek istiyor. Her kardeşin ayrı ayrı sağlığını bilir mesela. Benim dizim sakattır, dizimi bilir. İşte Fatih Koyuncu abinin başında ufak bir ağrı vardır, onu bilir. Aile durumlarını bilir hepimizin, kimin ne durumda olduğunu. Şimdi bu da gece muhabbetlerde çıkıyor aslında. O yüzden
gece kalmalarının sebeplerinden biri de bu diyebilirim. Sadece iş değil yani, beraber oturup ateşbaşı muhabbetler etmemiz gibi. Vallahi ne kadar ders çalıştığını bilen kimse yok bence. Çok yani. Tam sayı olarak tam saat veremem ama dediğim şeyler dışında full derste yani. Bir de Mehmet abi zihnini de ders çalışma büyük ihtimal şöyledir. İşte geçeceksin, yazacaksın, Risale okuyacaksın, oradaki kelimeler. Mehmet abinin ders çalışma yöntemi sadece bu değil. Seninle mesela bir yere gittiğimizde, kahvaltıya gittiğimizde de gündemi ders olduğu için herhangi bir örnek aslında onun için ders konusu oluyor. Yani o yüzden tüm gün ders çalışıyor desem az olmaz. Çünkü günlük hayatında kendi kızını sevmeye giderken de Ecmel'den de çok örnek. Nereden çıkıyor? Günlük hayattan işte. Yani kızını severken de aslında bir ders çalışıyor bence. Mehmet Şimşek'in dilinden Mehmet Yıldız'ı dinleyelim. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Mehmet Şimşek. Ben aslen Gaziantep'liyim ama Mersin'de doğdum büyüdüm. Yaklaşık 7 yıldır, yani 7. yıla gireceğiz inşallah. Bu arada bayağı bir zaman da olmuş. Hayal Alem'deyim. Hayal Alem'de iletişim bölümündeyim. Yani bizim Hayal Alem'de farklı hizmet alanları var. Çekimi sosyal medyada oluyor. Paylaşılan videoların çekimi ve işte onların editlenmesi alanında hizmet ediyor. Kimisi işte içeride gelen misafirlerin karşılanması, onların ikramı ve kalan kardeşlerin işte orada ihtiyaçları falan gibi durumlarda hizmet ediyor. Kimisi de benim gibi sosyal medyada gelen soruların cevaplanması, işte insanlara imani konuda yardımcı olabilme, belki işte bir nebze bir sorusuna cevap verebilme noktasında iletişim bölümünde oluyor. Ben de o alandayım. Mersin Üniversitesi'nde okuyorum. İslami İlimler bölümündeyim. Öyle gariban öğrenciyiz ya. Başka bir vasfımız yok yani. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Bir sıkıntı yaşadı diyelim. Tamam mı? Ailesiyle alakalı, kendiyle alakalı, bir şeyle alakalı falan. Ona hususi ilgi gösterir. Hatta bazen böyle yer yer üzerinde mesela gömleği falan olur böyle. Onu çıkarıp böyle verdiği olur. Tabii bu çok fazla yani. Birçoğumuzda vardı da mesela Mehmet abinin kıyafeti falan. Şaşırıyorum mesela böyle. Çünkü hani 1, 2, 3, 5 anladın mı? Mesela Mersin'de 40-50 adam var. İstanbul'da keza bir sürü adam var. Ama Mehmet abi şey yapar yani. Sürekli sorar herkese. Bir eksiğin var mı? Bir ihtiyacın var mı? Bir kıyafet eksiğin falan var mı? Ben derim ya bana unutursun. Ben ne bileyim bir yere kadar yaparsın ya. Böyle yapmıyor işte. Mesela özellikle az önce dediğim gibi böyle birinin bir şeyi olduğunda veya birisi mesela böyle bir şey, hizmet sahibi yeni bir adım attığında biraz da hani moral verme cihetiyle hani bir kıyafetimi vereyim, kardeşini işte bir yere götüreyim falan der. Hem görmüştüm, hem duymuştum, şahit olmuştum da olmuştu. Birisinin böyle bir fedakarlığını görüyorsun ya, diyorsun ki ya bu adam ölüme giderim diyorsun yani. Çünkü hani hem insanların böyle dünyada bile en zor bulabileceği insanlar oluyor ya, böyle hani bir alo dediğinde böyle hemen gelebilen. Ne bileyim bir eksiğin bir gediğin olduğunu hemen orada olan. Bir şeyin olduğunu böyle bir bakışından anlayan bir insan ararsın ya. Bizim hani hayal alemdeki Allah razı olsun abi kardeşlerin hepsi öyle. Ama Mehmet abi o noktada daha da böyle hassas yani. Şimdi mesela birine bir şey olsun falan böyle herkes seferber oluyor bir anda, soruyor ediyor falan. O yüzden mesela ben bir yere gideceğim, mesela hastaneye gideceğim diyelim. Gruba hastaneye gideceğim diye yazmaya korkuyorum. Çünkü hastaneye gideceğim diye yazdığımda hemen grupta ne oldu, bir şey mi oldu, bir sıkıntı mı var işte hemen işte bize de haber ver. Hastaneden çıktıktan sonra işte sonuçlarını bize de söyle. Seni ben bırakayım mı edeyim mi falan diye tepki alıyorsun. Ya o yüzden ben diyorum ki bir işim var dışarı çıkacağım. Yani normal atıyorum göz muayenesine gideceğim. Veya işte bir tahlil var ona vermem lazım. Ciddi bir şey yok yani. Ama o kadar böyle çok fazla ilgi olduğu için söyleyemiyorsun. Hastaneye gideceğim diyemiyorsun. Veya işte atıyorum annemi hastaneye götüreceğim, bir kontrolü falan var diye bir grup böyle bir yazı yazayım. Ha tamam bittim ben yani. Telefonlarda susmaz, herkes işte arar eder falan. Bu çok güzel bir şey tabii bu arada. Böyle şaka yapıyorum da. Bir hem o kısım bir de şey kısmı. Mesela bizim hayalin içerisinde birisine şunu diyemiyorsun. Üzerindeki çok güzel, sana yakışmış diyemiyorsun. Bir anda bir adam çıkarıp veriyor sana böyle. Anladın mı? Mesela diyorsun ki tişörtün çok güzelmiş diyorsun. Tamam hemen sana vereyim mi diyor. Böyle hemen bir anda çıkarıp verebiliyor adam sana. Ve o an vermiyorsa bile üzeri müsait değilse odasına gidiyor veriyor. Veya işte adamla bu muhabbeti yapmışsın. Akşam odana bakıyorsun yatağın üstüne tişörtü falan koymuş. Kapadokya'da işlettiği alkollü oteli olan Cem abi Hayalhanem'le tanıştıktan sonra alkol satışını bıraktı. Bu süreci bakalım kendisi nasıl anlattı? Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Cem Demirci. Kapadokya bölgesinde otel, restoran, ajanta işletmemiz var. Burada çalışıyoruz. Burada yabancı turistlere hizmet vermekteyiz. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Alkol, restoranımızda alkol satışımız vardı. O alkol satışını durdurmayı planlıyorduk. Ve Mehmet hocamı da anlattık bunları. Mehmet hocam da çok yardımcı oldu. Ve şöyle söylemişti, hiç unutmuyorum. Bir gün herkes bırakacak bu alkol satmayı. Siz büyük bir kapı açtınız demişti. Yani elhamdülillah bıraktık. Her ne kadar insanlar burası iş yapmaz dediyse de şu anda iş yapıyoruz elhamdülillah. Gayet başarılıyız. Yani alkol olmayınca yemek yemeye bile dahi gelmez diyen insanlar şu anda
şaşırıyorlar yani, öyle söyleyeyim. Gayet başarılı yani. Hiç sıkıntı yaşamıyoruz elhamdülillah. Bir rahatlık geldi, bereket geldi. Bu bir gerçek. İnsanların işte bakış açısı değişti. Daha manevi insanlar daha böyle güler yüzlü bakmaya başladı etrafımızdaki. Ama tabii bazı insanlar da acıyarak baktığı oldu mesela. Alkol satamıyorlar, bunlar çalıştıramayacaklar falan gibisinden düşüncelere kapılan insanlar da oldu ama biz hiçbirine bakmadık. Elhamdülillah bugün geldiğimiz nokta 7. ayımızdayız. Yani hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Gelmeyen misafirler oldu alkol yok diye ama bence büyük bir kaybımız olmadı. Yeni medrese hayalleri kurarken bu zorlu süreçte ilk omuz olanlardan olan Mustafa, yeni medrese için oldukça heyecanlı. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Karadoğan, Ankara'da ikamet ediyorum. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. Ayrıca Gazi makine mezunuyum. Ben aslında okuduğum okulun mesleğini yapıyorum tam anlamıyla. Makine imalatı yapıyoruz. Otomatik hayvan kesimhaneler yapıyoruz. Anahtar teslim çok sayıda hayvanların helal olarak kesilme sistemlerini kuruyoruz. Ayrıca bunun yanında gene hayvansal ürünlerin işte et parçalama tesisleri, işte sucuk, kavurma tarzı üretimleri yapan tesislere makineler yapıyoruz. Ve deri işleme tesislerine makineler yapıyoruz. Mehmet Yıldız kimdir? Ümmetin imanıyla dertlenmiş, hakikaten videolardaki gibi bir insan. Ben ilk videolarda tanıdım birçok insan gibi ama gerçekten kendisiyle hem gruplarda otururken hem böyle şahsi birebir bile otururken aynı dertle, aynı şekilde yaşayan biri olarak gördüm. Mehmet Yıldız ile yaşadığın bir anını anlatır mısın? Mehmet abiyle Özbekistan'a gittik. Özbekistan'da oraları gezdik. Biraz böyle turistlik gibi böyle gezilerimiz oldu ama en önemlisi Mehmet abiyle bir 7 saat yolculuk yaptık. Arabadaki herkes uyuyordu. Ben sürüyordum arabayı. Mehmet abi de sağ olsun benden daha çok yoruldu çünkü beni uyutmamak için bayağı mücadele verdi sağ olsun. Yollar biraz meşakkatliydi orada yani. Bayağı uğraştık. Orada muhabbet ederken gerçekten böyle insanlarla ilgili konuşurken, mevcut ülkenin durumundaki gençlerle ilgili konuşurken Mehmet abi ara ara es verdi. Yani böyle durdu, duruldu, dışarı baktı. Sonra tekrar böyle başka muhabbetlere girdik. Oralarda gerçekten cidden böyle kalben dertlendiğini gördüm. Yani hep muhabbetlerinde, konferanslarında işte biz dert vermeye geldik dediği derdi ben Mehmet abi de orada gördüm. Yani gerçekten ümmetin imanıyla dertli bir insan. Ben onu gördüm yani. Hayalhanem hayatında neler değiştirdi? Sanki böyle içimde bir köz varmış ama üstü kapatılmış gibi hayalhanem bunlara üfledi. Yani o közü tekrar çıkarttı, o yangını tekrar çıkarttı. Kendi ilk zamanlar buraya gelmeden sadece videoları izlerken etrafımdakilere de bunu söylüyordum. Diyordum ki ya bu benim içimde bir yangın var. Sanki bu videoda izlediğim diğer arkadaşların içinde de aynı şeyi görüyorum. Yani bu işi çok uzatmadan direkt bu işin menbaına gidip ben tanışmak istiyorum. Ya kovarlarsa da kovsunlar, almazlarsa da almasınlar diyerek zaten ilk seferinde gelmiş. Yani benim için hayalhanem uyuyan böyle közleri üfleyerek tekrar uyandırdı. O alevi tekrar yandırdı. Öyle diyebilirim yani. Mehmet Yıldız'ın duygulandığın bir sohbeti oldu mu? Olduysa hangisi? Genelde buraya katıldığım sohbetlerde ve izlediğim sohbetlerde ki burada katıldığımda bunu yaşamıştım. Sahabe sohbetlerinde yani sanki böyle onlar buradaymış gibi yani o sahabelerin enerjisi mi artık nedir tam bilmiyorum. O maneviyatı burada hissettim. Yani sanki böyle burada boş koltuklar vardı. Açıkçası Mehmet abiyi dinlerken ara ara böyle hem bakmaya korktum hem de orada öyle birileri oturuyormuş gibi hissettim yani. O manevi duyguya beni sokmuştu yani. 10 yılda birçok zorlukla milyonlara ulaşıldı. İleride hayalhanemi nerede görüyoruz? Hayalhanem gerçekten şu anda benim için yani ümmetin bu gençlerinin bu halini gören, anlayan ve kurtuluşunu bilen bir kuruluş. Başta tabii Risale-i Nurlarla ana tandans olarak yani Risale-i Nur tandansından gelerek yaptığı için bu ümmetin kurtuluşunu ben hayalhanemde görüyorum. Ve inşallah önümüzdeki yıllarda birçok şehirde, birçok merkezi şehirde olacak ve binler değil milyonlar buraya gelecekler, yer bulamayacaklar diye düşünüyorum. Yani inşallah hepsinin imanı bu vesileyle kurtulur. Zaten bizim amacımız da öyle. Yani buradaki birçok arkadaşın hepsinin hayatını buralara vakfetmesinin amacı insanların imanını kurtarmak. Buralarda Allah'ın izniyle bura ve bura gibi binler yerler olacağını düşünüyorum. Hayalhanem neden Ankara'da olmalı?
ilk etapta tabii adım adım bu işler başladığı için Mersin'de bu iş başlamış ve Türkiye'nin en metropol şehri İstanbul'da var. İstanbul'dan sonra mantıken hani en büyük şehir olarak Ankara'da olmak zorunda. Çünkü hem öğrenci kenti hem böyle gençlerin çok olduğu yerler. Bence Ankara'da olması gerektiği noktasında sadece kalabalık olması diyebilirim yani şu anda. Mehmet Yıldız en çok neye sevinir veya en çok neye üzülür? Bir hatıranız var mı? Mehmet abi yani tabii birçok şey geliyor aklıma ama en çok ben böyle derslere Ankara'dan gelip gidiyorum bazen gün içerisinde. Aynı gün gelip gece gidiyorum. Mehmet abinin beni gördüğünde gerçekten kalben sevindiğini inanıyorum yani. Görüyorum onu gözünde. Yani neye üzülür? Herhalde ben gelmezsem üzülür. Hayalhanem bugün büyük bir projeye girse, senin yapacağın fedakarlık ne olurdu? Yani burada hayalhaneme gördüğüm kadarıyla yapılabilecek en büyük fedakarlık tabii ki maddi cihet çok önemli. Ama burada maddiyattan ziyade bizzat buralarda olup insanların elinden iş yükünü alabilmek çok önemli. Yani bunu devam ettirebilmek bu işi çok önemli. Ben onu gördüm. Yani maddiyat evet tekrar söyleyeyim önemli ama buralarda hakikaten bedenen, zihnen böyle hayattaki birçok konudan daha ön planda tutarak bir şeyler yapmak işi çok önemli yani. Çünkü birçok insan burada görüyorum hayatından fedakarlık etmiş, ailesinden fedakarlık etmiş. Buralara gelip o insanların yükünü azaltmak çok çok daha önemli, çok çok daha elzem. Ben de açıkçası böyle bir proje olsa herhalde hem maddi ve özellikle de manevi olarak yani bedenen buralarda olmaktan yani en büyük yapacağım şey o olur gibi fedakarlık olur. Fedakarlık değil bir zaruriyet olarak görüyorum ben şöyle bir zamanda. Şu anda ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Ankara'ya açılıyor. Yani inşallah Ankara'ya bir medresemiz olacak. Şu an tam böyle ilk aşamalarında. Yani hep böyle burada Mersin'in ilk videolarda dinlediğimiz gibi işte 4 katlı yapılacak. İşte İstanbul'da yer arıyoruz. İşte daha büyük bir yer bakıyoruz dedikleri zaman gibi bir fırsat. Benim için de Ankara'da var. Ben de inşallah Ankara'da bu fedakarlığın böyle en dibine kadar yaparım diye düşünüyorum. Yani maddi cihette elimden ne geliyorsa ama en önemlisi de manevi olarak yani bedenen oralarda koşturarak yapmak isterim. Tam kavga esnasında karşı taraf size hayalhanemden tanıyorum seni dese o an kavgayı bırakır mıydınız? İsmet abi her zaman denk gelemeyeceğiniz insanlar arasında. Ben İsmet Şimşek, Mersin'de ikamet ediyorum. Şanlıurfa doğumluyum. Yaklaşık 30 senedir Mersin'deyiz. Bütün ailemiz Mersin'de. Otomotiv sektöründeyiz, alım satım işi yapıyoruz. Emlak sektöründeyiz, yiyecek içecek sektöründeyiz. Her türlü ticari faaliyetlerimiz var. Bir gün biriyle tartıştık, kavgaya gittik. Tam böyle kavga edeceğiz. İsmet abi dedi ben seni hayallerimden tanıyorum. Öyle dedi ben o çocuğu ellemedim. Öyle bir anım var. Mehmet Yıldız'ı görmeden önce beklentin neydi? Gördükten sonra ne oldu? Ya Mehmet abi görmeden önce böyle normal bir cami hocası gibi bir hoca bekliyordum. Sonra bir baktım gençlere hitap etmek, gençleri bu kötü şeylerden kurtarmak, yani iman hakikatleri anlatmak. Sana arkadaş gibi davranıyor. Mesela sen futbolcuysan senin futboldan konuşur. Bir arkadaş gibi, kanka gibi yaklaşıyor insana. Yani böyle yakın arkadaş gibi. Böyle soğuk değil, sıcak. Yani böyle babacan, sevecen. Ya adam gibi adam yani. Şimdi Mehmet abiyle bir yakınlığımız, bir dostluğumuz var ya. Onu ben sana nasıl anlatayım? Yani biz yani halhanem yok ki biz bir abi kardeş gibiyiz yani. Mesela dışarıda birisi Mehmet abiye bir şey dediği zaman ben onunla yani tartışan birisiyim, anladın mı? Biz arkadaş gibiyiz yani. İrfan abiyle de öyle, Fatih abiyle de öyle. Yakın arkadaşız yani. Onun adamlarını seviyoruz, babacanlarını seviyoruz. Bizim için üzülür, bizim için sevinir. Mesela benim çocuğum doğdu. Yani ilk Mehmet abi aradı o zaman. Evime geldi. Normalde Mehmet abi gitmez böyle ziyaretlere falan. Biliyorum yani. Fazla çıkmaz hayalimde. Daha demin de söylediğim gibi benim nikah şahidim. Ben çok mutlu etti o zaman. Normalde düğünlere gitmez, benim için geldi. Aileye geldiğimde çok ferahlıyorum. Böyle sanki üstümden 2 ton, 3 ton yük kalkmış gibi oluyorum. Kuş gibi oluyorum. Ama moralim de bozuluyor. Çünkü iman hakikatleri bunu yapmamız lazım. İmani olarak eksik olduğumuz için de moralimiz bozuluyor yani. Mersin'deki iftardan Trabzon'daki yaylalara uzanan bir yolculuk. Yıllar bu anıları hiç eskitmemiş gibi.
Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? İsmim Sefa, soy ismim Şahin. 35 yaşındayım, Trabzonluyum. Özel bir sağlık sektöründe üst düzey yöneticilik yapıyorum. Evliyim, 2 çocuk babasıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Mehmet Yıldız'ı görmeden önce beklentin neydi? Gördükten sonra ne oldu? Şimdi şöyle, Mehmet Yıldız'ı ben hep videolardan görüyordum daha çok. Videolardan aslında bir beklenti çok fazla oluşamıyordu. Şöyle bekliyordum, acaba cana yakın mı? Sohbet edip hemen ayrılıyor muydu? Hani bir sohbet için mi şey yapıyordu? Ama tanıştıktan sonra, sohbetlerine katılınca, sohbetten sonra da bizle zaman geçirip halımızı, hatırımızı sorması, bizim okumamızı takip etmesi, yani okumamızı takip ediyor yani. Hani soruyor, kaç sayfa okudun, neredesin diye. Onlar beni çok mutlu etmişti ve şaşırtmıştı. Hani beklentim o kadar değildi ama üst düzeye çıkmıştı. Şey bekliyordum, videolardan hani şey oldum, daha böyle olgun, hani yaşını genç görünüyor ama daha böyle hani yan yana gelince, ama ilk gördüğümde böyle Mehmet abiden ziyade Mehmet kardeş gibi böyle şeydi, ama böyle tanışınca, yanına gelince bir Mehmet abi olduğunu onu orada hissettiriyor. Hem gönlü geniş, hani o anlamda. Mehmet abinin beklentimiz bir de şeydi. Ben istiyordum ki Mehmet abi bildiğimiz bir babacan. Ben öyle beklemiyordum aslında. Hani Mehmet abi bizi karşılarken oranın bir lider gibi değil de hani sohbet edip gidecekti. Ama orada bizi bir babacan tavırla, misafirperverliğini kendisi bizzat ilgilenerek göstermişti. Beklentimi şaşırtmıştı yani. Karadeniz yemekleri de hani biraz meşhurdur. Hani Mehmet abi köfte falan deyince tabii biz onu bir köfte yemeğe getirmiştik. Onu çok beğenmişti. Beni her gördüğünde söylüyor. İnşallah bir gün Trabzon'a köfte getireceğim Mersin'e de. Burada yapacağız. Söz verdim çünkü ona. Onu da yapacağız. Yemeklerimizi çok beğenmişti. Onu çok beğendim. Evet, biz Mehmet abi anlatmaya çalıştık ama gerçekten yüz yüze tanışsanız bundan daha fazlası olduğunu anlarsınız. Yani tam olarak anlatabilmiş değiliz belki de. İyi ki öyle bir dostumuz, iyi ki öyle bir abimiz, iyi ki öyle bir hocamız var diyelim. Ve şimdi de kamera arkasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Ali'den dinliyoruz. Ölmeyelim ya bu dava. Ya sanki şiir okuyacak Ali. Ey dede, nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Kanka bunu çok güzel okudum. Ne nokta var ne virgül var. Bence gayet güzel noktaladım. Görüşürüz. Sen yorgun musun? Uykusuz musun? O zaman yenge biraz fırçalamış seni. Tamam. Bekarken konuşuyoruz işte. Abi çekimdeyiz de ısrarla arıyorsun diye açtım. İnşallah hastanede filansındır. Cenazede misin? Ne oldu? Trafik kazası mı? Tamam buyur abi seni dinliyorum. Bu tabirleri nereden buldunuz? Çok aradınız mı ya? Ya Fatih ne ya? Abi yıllardır abim dediğin insana ben şimdi Fatih mi diyeyim? Ana diyeceksiniz. Peki ne mi dinleyeceğiz? Mehmet Yıldız aslında kimdir? Mehmet Yıldız'ı ne üzer ne sevindirir? Hayalhanemi nasıl kurdu? Abi şunu bir kapatır mısın tamamen ya? Sorular da şey ya, bir dahakine sorular öyle bir hazırlayın. Ben sadece evet diyeyim. Hiçbir şey söyleyemeyeyim. Öyle bir sorular hazırlayın, tamam mı? Evet, o şanslı kişilerdenim. Nasıl açayım ya? Spor programlarında falan ortalık geriliyor ya. Sorulardan geriliyormuş meğersem yani soru o kadar kötü ki insan geriliyor, tartışmaya mahal buluyor yani. Derslerde bahsettiği örneklerden aklında kalan var mı? Soruyu soran arkadaşa sesleniyorum. Ben hatıralarımı anlatıp gitseydim, bu sorular bozmasaydı daha iyiydi. Yani şu an bütün doğallığımı kaçırdınız yani. Ve gerildim şu anda. Böyle bir kere dedim Mehmet abi burayı şöyle böyle yapsak mı falan dedim. O da hiç aldırmadı yani. Hiç. Herhalde bu salonda falandık, neredeydik hatırlamıyorum. Sonra o çocuk... Ama buralar kesin ha. Kaç saat oldu lan? 1.25. Hani ne yapabiliriz, ne ders çalışılıyor mu burada falan gibi çok anlamamıştım ama şimdi baktığım zaman bu kadar. Böyle gidiyordu durdu. Seninki de 4 yıldır hayalhanemdeyim. Yaklaşık 4 yıldır hayalhanemdeyim. Bayağıdır 4 yıldır hayalhanemdeyim. Ne iş yapıyorsun? Şu an bu. Mim. Bitince mimarlık inşallah. Her yer sinek geldi ya. Ya bu da sineklerim var ya. Ana bunlar video çıkacak. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan
Senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.